mücadele devam edeceğiz. Alt boylarda başaltı mücadeleleri birazdan baş pehlivanlar çayıra çıkacak. İkili ya da üçlü ekrana devam edebiliriz değerli yönetmenim. Tam bugün değerli güreş severler kaç baş pehlivan güreşiyor biliyor musunuz? Tam 62 baş pehlivan güreşiyor. Yusufcan Zeybek, Ali Gürbüz, analar şeker zahmeti, babalar verir kıymeti, Recep Kara, Osman Aynur, Fatih Koyuncu, Osman Kan, Ertuğrul Dağdeviren, Faruk Akkoyun, Furkan Durmuşaltın, Fatih Atlı, Orhan Okulu, İsmail Koç, Nedim Gürel, Serdar Yıldırım, Kürşat Şevki Korkmaz, Mehmet Yeşilleşil, Mustafa Taş, Hüseyin Gümüşalan, Yıldıray Akın, Hamza Köseoğlu. Birbirinden önemli tam 62 baş pehlivan birazdan çayıra çıkacaklar. Kura çekimi yapıldı. Değerli güreş severler, kura çekimi yapıldı. Fatih Çakıroğlu Ahmet Kavakçı'yla, Ali İhsan Batmaz Mustafa Arslan'la, Arif Akın Hüseyin Demir'le, Mustafa Batu Ali Gökçen'le, Recep Kara Hasan Cengiz'le, Osman Aynur Okan Acar'la, Fatih Koyuncu Osman Kan'la, Ertuğrul Dağdeviren Yunus Emre Yaman'la, Faruk Akkoyun Salih Erinç'le, Furkan Durmuşaltın Atilla Güzel'le, Fatih Atlı Serhat Balcı'yla, Orhan Okulu İsmail Koç. Çok zorlu bir eşleşme söz konusu ilk turda. Şahali Kurt Serdar Yıldırım'la, Nedim Gürel Enes Doğan'la, Ali Yanatma Serkan Sertürk'le, Emre Erkal Süleyman Aykırı'yla, Kürşat Şevki Korkmaz Hasan Zeybek'le, Mehmet Yeşileşil Osman Özgün'le, Mustafa Taş Ünal Karaman'la bir zorlu eşleşme daha. Hüseyin Gümüşalan Ahmet Selbest'le, Özkan Yılmaz İbrahim Çoraman'la, Abdullah Güngörbekir Yücel'le, Semih Turgut Ramazan Bircan'la, Mecit Yıldırım Yalçın Üncül'le, Yıldıray Akın Salih Dorum'la, Hamza Köseoğlu Rıza Kaya'yla, Serhat Gökmen Erkan Ertan'la, Menderes Saltık Onur Şener'le, Süleyman Başar Recep Çakır'la, Ali Gürbüz Gökhan Arıcı'yla ve Yusuf Can Zeybek Recep Taslak'la kapışacak. Değerli güreş severler, kura çekimi tamamlandı. Çok doğru bir aslında ayrıntı bu değerli güreş severler. Baş pehlivanlar kayıtlarını yaparken aynı anda kuralarını da çekiyorlar. Bu demek oluyor ki çayırda tam 1 saat süren kura çekimini toler etmiş oluyor. Federasyonumuzun, MHK üyelerimizin almış olduğu bu yerinde kararı da biz alkışlıyoruz. Çok çok da doğru buluyoruz. Evet, alt boylardaki mücadeleler devam ediyor. Değerli güreş severler, birazdan baş pehlivanlarımız paçalarını bağlayarak çayıra çıkacaklar. İkili ekranda geçebiliriz değerli yönetmenim. Evet, baş altında miniklerde, ayakta, destede mücadeleler devam ediyor. Baş pehlivanlar, baş pehlivanlar, her meydanı sizi bekler baş pehlivanlar. Dost koparan pehlivanları, her meydanda yerinizi alın. Dost koparan. Dost koparan boyunda Can Ergen, Mehmet Arda Tanır. Evet, tekli ya da çiftli de kalabiliriz değerli yönetmenim. Ertan Yakın, Çok Hoca, her meydana geliniz.
Evet, bugün değerli direktörümüz Volkan Topaloğlu direktörlüğünde bu organizasyonu siz çok değerli güreş severlerimize ulaştıracağız her hattıyla. Rejide çok değerli Turgut kardeşimiz olacak. Ekibiyle siz değerli güreş severlerimize güzel işler çıkartacağız. Ayak boyu yanıma gelin arkadaşlar. Evet değerli güreş severler, saygıdeğer misafirlerimiz, ayak boyu yarı final müsabakaları. Arda Özbullu, İstanbul Tatarca Belediye Başkanımız Sayın Mesut. Evet, bu arada yorumlarınız oldukça fazla gelmekte, Mustafa Bayram yok mu diye. Evet değerli güreş severler, üzücü bir haber vermek istiyorum. Bugün de aslında gönlümüz buruk. Çarşamba günü Samsun Vezirköprü Er Meydanı'nda da yüreğimiz buruktu. Gençlerimiz trafik kazasında yoğun bakımda olan gençlerimiz vardı. Yaka Mahalle Muhtarımız Sayın. Bugün de değerli yorumcum Mustafa Bayram yok. Çünkü bir güreş aşığı, güreş sevdalısı olan kardeşim Mustafa Bayram'ı 30 yıl önce güreşe başlatan, her zorlu şartlarda yanında olan çok değerli muhterem babası Ali Mercan dün akşam aramızdan ayrıldı. Sizden dua istemiştik ama Rabbim kendi katına aldı. Rabbim onu cennetiyle şereflendirsin diyoruz artık. Değerli kardeşim, değerli dostum, can arkadaşım, yol arkadaşım Mustafa Bayram'ın da en kalbi duygularla, en içten duygularımla sabırlar diliyorum. İkindi namazında cenazesi defnedilecek. Bugün burada yalnızım ama gönlüm onunla birlikte. Siz çok değerli güreş severlerimize bu konuda bilgi aktarmak istedim. Bizi izleyen güreş severlerimiz hasreten Ali Mercan değerli büyüğümüzün ruhuna ve tüm ölmüşlerimizin ruhuna birer El Fatiha okursanız çok ama çok mutlu edersiniz beni. Değerli öğretmenim, ikilide kalabilir miyiz? Değerli öğretmenim, ikilide ya da teklide kalalım. Teşekkür ediyorum değerli öğretmenim Turgut'a. Bu arada bugünkü güreşlerin sevk ve idaresinde Tarık Kırkpınar'ın başcazgırlarından Eminger kardeşimiz, Osman Çayır kardeşimiz ve Bülent Pele Bülent Tura bizlerle birlikte olacak. Siz değerli güreş severlerimize bu güreşlerin sevk ve idaresini konusunda omuz verecekler. Evet, başpehlivanların anonsunu duyuyorsunuz. Bu arada Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Türkiş çok değerli kardeşim Mustafa Bayram'ı arayarak ilk başsağlığı dileğinin de bulunanlardan gönülden teşekkür ediyorum değerli başkanıma. Bu zor günler hakikaten insana mental olarak çok ağır gelmekte. Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Arif Akın Hüseyin Demir ile, Mustafa Batu Ali Gökçen ile, Recep Kara Hasan Cengiz ile, Osman Aynur Okan Acar ile, Fatih Kuyucu Osman Kan ile, Ertuğrul Dağdevren Yunus Emre Yaman ile, Tarık Akkoyun Salih Eriç ile, Furkan Durmuş Altın Atilla Güzel ile, Fatih Allı Serhat Balcı ile, Orhan Okulu İsmail Koç ile, Şah Ali Kur Sardar Yıldırım ile, Nedim Güler Enes Doğan ile, Ali Yanatma Serkan Sarkürk ile,
Emre Arkan Süleyman Aykır ile, Gülşen Şevki Korkmaz Hasan Zeybek ile, Mehmet Yeşil Osman Özgün ile, Mustafa Taş Ünal Karaman ile, Hüseyin Gümüşalan Ahmet Serbest ile, Özkan Yılmaz İbrahim Çoraman ile, Abdullah Güngör Bekir Ali Yücel ile, Semih Turgut Ramazan Bircan ile, Mecit Yıldırım Yalçın Öncül ile, Yıldıray Akın Salih Dorum ile, Hamza Köseoğlu Ali Rıza Kaya ile, Serhat Gökmen Erkan Ertan ile, Menderes Saltık Onur Şener ile, Süleyman Başar Recep Çakır ile, Ali Gürbüz Gökhan Arıcı ile, Yusuf Can Zeybek Recep Taslak ile. Evet baş pehlivanlarımız. Bu arada Sizlere çok hemen değerli güreş severlerimiz tam cephenize karşıya kardeşi istirham ediyoruz. Mustafa Bayram Baş pehlivanlar adına yollamış Mustafa, olduğunuz karşıya baş başsağlık pehlivan. mesajları hakikaten çok fazla. Hasan Basri Koç'a gönülden teşekkür ediyorum. Büyük orta pehlivanları buralarınızı çekmek Bilal Üç Kardeş, birçok isim var. Çok değerli baş pehlivanlarımız, Size lütfen hak karşı tarafta vereceksiniz yerimizi ki alalım. hepsine Yer vermem çok zor olacak. Mehmet Erçetin Dua hocam. etmeniz yeterli değerli güreş severler. Hakikaten şu anda en büyük ihtiyacımız bu noktada. Evet, Recep Kara ilk çıkan baş pehlivanlardan şimdi dizilecekler. Antalya'dan da Ozan Bostunç, Can Ergen. selamlar yolluyorum. 8 yıldır yol arkadaşımız. Çok emeğim var. Mehmet Arda Tanır, Muğla Seyit Kemer Belediye Başkanımız Sayın Önder Akdenizli'nin pehlivanı Muğla Seyit Kemer. Mustafa Aslan ekranlarda, Hamza Köseoğlu ekranlarda, İsmail Koç çayıra çıkıyor değerli güreş severler. Türkiye Adı Güreşi'nin prensi Belediye Başkanımız İsmail Koç. Mesut Üner'in pehlivanı Ersan Yatkın İstanbul Çatalca. Allah Allah illallah Muhammedur Resulullah. Genç pehlivanlarımızla hep beraber alkışlarla diyelim maşallah. Allah Süleyman derman Aykırı, versin. Yalçın Öncül. Ali Gürbüz ekranlarda. Davutlar. Baş pehlivanlarımız. Baş pehlivanlar. Hüseyin Gümüşalan da ekranlara geldi. Davulcular. Bülent hocam. Evet baş pehlivanlar lütfen her meydanda kura numarasına göre sıraya geçelim. Evet. Cazgır Osman, istesen de ise bir daha oku başlık pehlivanların ismini aldı. Gel buraya. Gel buraya Cazgır Osman. Recep Kara ekranlarda. Türkiye Adı Güreşi'nin yaşayan efsanesi Ahmet Taş'tan sonraki Erçetin hocam. en kariyerli baş pehlivan, Ordu Ünyeli Recep Kara Osman kan ekranlarda. Türkiye Adı Güreşi'nin büyük umudu, geleceğin parlayan yıldızı. Baş pehlivanlarımız birinci tur salavatlaması için şu anda her meydanında hazır bulunuyorlar. Baş pehlivanlarımıza şöyle kocaman bir moral alkış istiyorum. Evet. Evet. Saygıdeğer güreş severler, değerli konuklarımız. Baş pehlivanlık birinci tur. Evet. Ümraniye Belediye Başkanımız Sayın İsmet Yıldırım Bey. Biz sözü cazgırlarımıza bırakıyoruz. Değerli güreş severler, baş pehlivanlarımızı salavatlamak üzere. Hayır, en başta kalalım değerli yönetmenim. Salavatlamada kalalım. Sakarya Hendek
Evet. Sayın Turgut Babaoğlu adına güreş yapıyor. Bugün burada Trabzon Ok Fidanlı çifi Sayın Özgür Yılmaz Bey adına güreş yapıyor. Sakarya. Evet, 1 Ekim tarihlerinde tüm güreş severleri Serikler Meydanı'na davet eden Serik Belediye Başkanımız Sayın Enver Afutkan adına güreşiyor. Hüseyin Demir, Antalya Serik. Karamürsel Belediyesi adına güreş yapıyor. Arif Akın, Karamürsel. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tahir Büyük. Değerli öğretmenim, kura çekimini ekranlara getirebilir miyiz? Düzeltiyorum, anonsu, sallavatlamayı ekranlara getirebilir miyiz? En solda, en solda. Evet, bu şekilde, evet. Antalya Korkuteli. Antalya Büyükşehir Belediyesi adına güreş yapıyor. Mustafa Batu, Antalya. Manisa Yunus Emre Belediye Başkanlığı adına güreş yapıyor. Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı adına güreş yapıyor. Ali Gökçen, Manisa. Güreşlerimizin tertip komite başkanı. Değerli öğretmenim, evet, evet, bu şekilde kalalım. Burada kalalım, bu şekilde değerli öğretmenim. Teşekkür ediyorum. Sporcunun başkenti haline getiren Fatih Koyuncu ekranlarda. Şile'nin öz ve öz evladı. Eski milli güreşçimiz ve baş pehlivanımız. sunuyor. Fatih Koyuncu, İstanbul Şile. Serik Belediye Başkanımız Sayın Enver Akutkan adına güreşiyor. ...662. tarihi Kırkpınar Baş altı ikincisi... ...er meydanlarımızın çiçeği burnunda baş pehlivanı... ...Osman Kan, Antalya Serik. 2004, 2007, 2008, 2016 yılları... ...Tarih Edirne Kırkpınar Baş pehlivanı... ...Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adına güreş yapıyor... ...hep birlikte alkışlıyoruz... ...Recep Kara, Ordu, Ürya. Antalya'da faaliyet gösteren... Recep Kara'nın rakibi Hasan Cengiz, çok sertli bir kapışma bizi bekliyor. Antalya Korkuteli Bozova. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreşiyor. Yine bugün burada Aslı Nesli Şile'mizin öz evladı manevi abisi Süleyman Kırman adına güreşiyor. 2006 yılı tarihi Kırkpınar Baş Pehlivanı Osman Aynur, Antalya Serik. Gönül İnşaatlar sahibi iş adamı Sayın Ali Abay adına güreş yapıyor. Okan Acar, Antalya. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına Güreşiyor Şarli Kurt, Antalya Korkuteli. Sakarya Akyazı Belediye Başkanı Sayın Bilal Soykan adına güreş yapıyor. Serdal Yıldırım, Sakarya. Başaltı pehlivanları kura çekmek için cepler Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz adına güreşiyor. Ertuğrul Dağdeviren, Balıkesir Ümiteli. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş adına güreşiyor. Yunus Emre Yaman, Zonguldak. Evet, baş pehlivanlarımıza yağ getirelim yağcımız. Sancaktepe Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü adına güreşiyor. Avrupa Dünya Şampiyonumuz, milli gururumuz Serhat Balcı, Samsun Ladik. Evet, Aslı Nesli Samsun Radikli Manavgat Belediyesi adına güreş yapıyor. Hep birlikte alkışlıyoruz. Fatih Atlı Samsun Ladik. Çorum Belediye Başkanımız Sayın Halil İbrahim Aşkın adına güreş yapıyor. Ekrem Bekir Yüce, alkışlıyoruz Çorum. İstanbul Kartal Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel adına güreşiyor. Akdeniz Oyunları şampiyonumuz, milli gururumuz Abdullah Güngör, Samsun. Antalya Gazi Paşa'da faaliyet gösteren yanık hazır betonların sahibi, aynı zamanda Gazi Paşa yağlı pehlivan güreşleri güreş yağımız namıyla maruf yanık Ramazan Yıldırım adına güreşiyor. İsmail Koç, Koya Beyşehir. 2015-2018 yılları Tarih Edirne Kırkpınar Baş Pehlivanı, Antalya Murat Paşa Belediyesi'nin pehlivanı. Hep birlikte alkışlıyoruz. Orhan Okulu, Antalya. 2-3 Eylül tarihlerinde tüm güreş severleri Balıkesir Kurtdere Er Meydanı'na davet eden CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi
Kurtdere Yağlı Pehlivan Güreşleri Tertip Komite Başkanımız, aynı zamanda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz adına güreşiyor. Yine bugün burada Antalya'da faaliyet gösteren Veli Demir Otomotiv, Veli Demir Filoları Yönetim Kurulu Başkanı, Serik Yağlı Pehlivan Güreşleri Güreş Ağamız Sayın Veli Demir adına güreşiyor. 2009-2010 tarihi Kırkpınar Baş Pehlivanı, Gençler Avrupa Şampiyonumuz, 2023 yılı tarihi Kırkpınar Baş Pehlivan üçüncüsü Mehmet Yeşil Antalya Aksu Karus. Mustafa'dan boyu puanlama saatiniz gelmiştir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş adına güreş yapıyor. Osman Özgül, Kocaeli Gölcük Halıdere. Çorum Belediye Başkanımız Doktor Sayın Halil İbrahim Aşkın adına güreşiyor. Ahmet Serbest Çorum. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Tahir Büyükakın Türkiye adı adına güreşinin güreş yapıyor. Aslı Koca Özdekli, Yusuf lakaplı altın baş kemerli baş pehlivanı pehlivanlar Hüseyin Şekli Gümüşalan ekranlarda. Karamüsel, Hüseyin Bu arada değerli güreş severler, Karamüsel 62 baş pehlivan var. İkinci turda 31 baş pehlivan kalacak. Bir baş pehlivan tur atlayacak ve 16'ya çeyrek finale, yarı final ve finalle nihayet erecek değerli güreş severler. Özkan Yılmaz Samsun. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreş yapıyor. İbrahim Çoraman Antalya. Antalya Finike'de faaliyet gösteren Erdoğan İnşaatlar Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda Antalya Finike Yağlı Pehlivan Güreşleri Güreş Ağamız Sayın Emrah Erdoğan adına güreşiyor. 662. tarihi Kırkpınar baş altı birincisi meydanlarımızın Çiçeğiburnu'nda baş pehlivanı Enes Doğan Antalya Elmalı Yuva. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Tahir Büyükakın adına güreş yapıyor. Bugün burada Erdem Taş Makina ve Elektrik İnşaatları Ticaret Limited şirketler sahibi Sayın Ömer Erdem adına güreş yapıyor. Nedim Gürel, Kocaeli Gölcük. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Tahir Büyükakın adına güreş yapıyor. Faruk Akkoyun, Kocaeli Kandıra. Ankara Büyükşehir Belediyesi adına güreş yapıyor. Değerli belediye başkanımız Sayın Mansur Yavaş adına güreş yapıyor. Salih Erinç Samsun Tekkeköy. Furkan Durmuş Altun. Antalya Konyaaltı Belediyesi adına güreş yapıyor. Antalya Atilla Güzel. Dünya şampiyonumuz, milli güreşçimiz, Konya Gençlik Spor İl Müdürümüz Sayın Abdullah Şahin adına güreş yapıyor. Evliyalar şehri Konya. Sakarya Hendek Belediye Başkanımız Sayın Turgut Babaoğlu adına güreşiyor. Süleyman Aykırı Sakarya Hendek. Antalya Kemerli iş adamı Sayın Tuncer Tosun adına güreşiyor. Emre Erkan Bu arada değerli Antalya Ömer Kemer. Oğuzhan büyüğümüz Amasya iyi Belediye yayınlar diliyor. Başkanımız Yakın köylüm olan İstanbul Kağıthane'de görevi başında şehit olan polis Hakan Telli kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum demiş. Sayın Mansur Yavaş adına güreş yapıyor. Mekanı cennet olsun demiş. Diyarı Erzurum. Bursa Biz Büyükşehir de Belediye Başkanımız Sayın tüm Nur Aktaş adına güreş şehit yapıyor. asker ve polislerimize, kolluk güçlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize de sağlık sıhhat versin diliyoruz. Güreşlerimizin tertip komite başkanı, aynı zamanda Şile'mizin deyim yerine ise yeni mimarı Şile Belediye Başkanımız Sayın İlhan Ocaklı adına güreşiyor. Mecit Yıldırım İstanbul Şile. 5 Kasım tarihlerinde tüm güreş severleri Fethiye Er Meydanı'na davet eden Fethiye Belediye Başkanımız Sayın Alim Karacan adına güreşiyor. Yine Muğla bölgesi Tumoson Bayisi. Bu arada değerli güreş severler, yarın Sayın Ümit tanıtmış adına 300 asıra yakın, 300 yıla yakın bir geçmişe sahip olan tarihi Çanakkale Çardak Er Meydanı'nda olacağız. Sayın Halil Öztürk adına Çardak güreş Belediye Başkanı yapıyor. Sayın Metin Semerci ve Çardak güreşlerinin
O artık efsane güreş ağası olarak anılacak. Sayın Seyhan Arslan himayelerinde tertip edilecek. Ve pazar günü de Muğla Seydi Kemer 8 Zümrüt Çayırı Er Meydanı'nda olacağız. Seydi Kemer Belediye Başkanımız Sayın Önder Akdenizli himayelerinde tertip edilecek. Ve canlı olarak da ekranlara getireceğiz. Zeybek. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş güreş yapıyor. Ünal Karaman Çorum. 2022 yılı tarihinde Pınar Başpehlivanı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Göçek adına güreş yapıyor. Mustafa Taş alkışlıyoruz. Sinan. Gölcük Belediye Başkanımız Ali Yıldırım Sezen adına güreş yapıyor. Red Şahsar Sahibi adamı Şahsuan Orul adına güreş yapıyor. Yıldıray Akın Kocaeli Gölcük. Recep Özbarlar Spor Kulübü adına güreş yapıyor. Salih Doruk Antalya. Manisa Turgutlu Belediye Başkanımız Çetin Akın adına güreş yapıyor. Onur Şener Samsun. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Göçek adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Türkiye Geleneksel Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu üyemiz Aslenesi Antalya Elmalı'mızın özevladı Sayın Bilal Öz adına güreşiyor. Menderes Saptık Manisa Turgutlu. Yalova Subaşı Belediye Başkanımız Sayın Turan Canbay adına güreş yapıyor. Semih Turgut, Altın Kemerli Başpehlivanlar Şehri Karabüşen. Antalya Karayolları Bölge Müdürlüğü adına güreş yapıyor. Yine burada Aslenesi Antalya Evliyalar Elmalı'mızın evladı. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Bilal Öz adına güreş yapıyor. Ramazan Bircan, Antalya Kumluca. Karabüşen Belediye Başkanım Sayın İsmail Yıldırım adına güreş yapıyor. Altın Kemerli Başpehlivanlar Şehri Karabüşen'de Erkan. Antalya Manavgat Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Sezen adına güreş yapıyor. Aslı Nesli Başpehlivanlar Şehri Samsun Vadisi. Serhat Gökmen Samsun. Ve Serhat Gökmen de ekranlarda. Ve Yusuf Can Zeybek. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında baş pehlivanlığa uzanmış Kırkpınar'da. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti baş pehlivanlık unvanını bulunduran yiğidimiz. Altın kemer onda emaneten. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl başpehlivanı, Türkiye Cumhuriyeti Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek, Antalya Kuraller. Samsun Çabuk Belediye Başkanımız İbrahim Sandıkçı'nın pehlivanı Recep Bastak alkışlıyoruz başpehlivanımızı. Antalya Döşemealtı Belediye Başkanımız Mimar Sayın Turgay Genç adına güreşiyor. Yine bugün burada hizmetin gizli mimarları Şile Muhtarlarımız ve Şile Muhtarlar Derneği Dernek Başkanlığı adına güreşiyor. 2011, 2012, 2019, 2021 yılları tarihi Kırkpınar Başpehlivanı Ali Yıldız Antalya Korkuteli Sınavlı. Altın Kemerli Başpehlivanlar Şehri Karabüşenli Gökhan Arıcı. Antalya'dan Evet, ana fotoğrafı çekilmelere. hocam bir saniye. Şileli Sayın Süleyman Kırman adına güreş yapıyor. Recep Çakır Antalya. Alkışlıyoruz başpehlivanımızı. Evet, yağ görevlisi. Büyükşehir Belediyesi Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği değerli başkanımız Sayın Yücel Yılmaz adına güreş yapıyor. Süleyman Başar alkışlıyoruz. Manisa Akhisar. Evet, değerli güreşseverler görüyorsunuz. Her meydanı yerindeyse pehlivanlarımızı almadı. Pehlivanlar hemen yönünü değiştirdi. Er meydanını daha uzun yerine geçtiren, bu anlamda bu güreşleri tertip ve komite eden ve yine
Hakikaten er meydanı almadı. Böyle bir tabir vardır yağlı güreşte. Er meydana davetimi arz ediyorum. Yine anı fotoğrafı çekilmek üzere çok kıymetli kaymakamımız Sayın Mehmet Nebi Kaya'yı, güreşlerimizin güreş ağası Sayın Seyfi Şahin'i, yine çok değerli hava savunma albayımız Sayın Mehmet Sütaşır'ı, yine Evet, İlhan Ocaklı, İstanbul Şile'nin Şehrülemini atasporumuz güreşi çok seven bir belediye başkanımız Sayın İlhan Ocaklı şu anda hatıra fotoğrafını çekmek üzere. İlçe başkanlarımızı anı fotoğrafı çekilmek üzere her meydana davetimi arz ediyorum. Evet, şurayı boşaltırsak çok seviniriz. Lütfen boşaltalım. Hakikaten saha almadı. Lütfen. Bakalım bu pehlivanlarımızın çokluğunda kıran kırana mücadelelere sahne alacak hiç kuşkusuz beklentimiz. Siz çok değerli güreş severlerin beklentisi bu doğrultuda. Evet, basın mensuplarımız acele edelim lütfen. Evet, minik pehlivanımız. Evet, küçük bir minik pehlivanımız da kadraja geldi. O da hatıra fotoğrafına eşlik ediyor. Serkan Sertürk kucakladı. Geleceğin baş pehlivanı yiğidimiz. İşte bizim gençlerimiz Evet, basın mensuplarımız. böyle baş pehlivanlarımızla beraber fotoğraf vermeli. Onları hayranlıkla izlemeli. İlham kaynağı olmalı yiğitlerimiz. Baş pehlivanlarımızı Kur'an numarasına göre her meydana davetimi arz ediyorum. Yer görevlisi baş pehlivanlarımıza yer verelim. Baş altı boyunda kura çekmeyen pehlivanlar cetvel hakemliğine gelerek kurallarını çeksinler. Baş altı galipleri cetvel hakemliğine gelerek lütfen kurallarınızı çekiniz. Evet değerli güreşlerler. Baş pehlivanları şaşarak kocaman bir moral alkışı istiyorum. Minik pehlivanımız gururla geziyor çayırda. Evet, Bugün bize deyim yerindeyse işte geleceğimiz. en büyük güreşlerinden birini Biz emperyalist ve siyonistlerin uydurma sporları değil, bizim Türk'ün özbeöz spor olan başkanımız Sayın atasporumuz yağlı güreşin geleceğin baş pehlivanı. Alın çocuklarınızı, giydirin pırpıt kısmetleri, er meydanına salın. Evet, baş pehlivanlar da salınıyor. Karşı pilottan alalım değerli yönetmenim. Evet, beraber İsmail Koç Orhan Okulu. Zorlu bir aslanlar mücadele. Allah derman versin, nidaları yükseldi. Baş pehlivanlar özelinde ilk turda değerli güreş severler. Burası İstanbul Şile Er Meydanı. İsmail Koç ekranlarda. Özkan Yılmaz bu yıl çok formda. Hemen arkasına Orhan Okulu. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Ekranlarda görmüş olduğunuz Orhan Okulu, Türk Yağlı Güreşi'nin geri vitesi olmayan baş pehlivanı. Kırmadık, rekor bırakmadı. Elmalı güreşlerinin efsane baş pehlivanı. 6 kez üst üste 2 altın kemerin ebedi sahibi oldu değerli güreş severler. Mehmet Yeşilleşi şu anda ekranlarda. Faruk Akkoyun, Erkan Ertan ekranlarda. Nedim Gürel, Mustafa Batu, Yalçın Öncül, Ali Gökçen ekranlarda. Ve İsmail Koç. Büyük bir form sıçraması yakaladı Kırkpınar sonrasında. Türk Yağlı Güreşi'nin prensi deniyor onun için. Serhat Balcı, Hacı Serhat Balcı. Rabbim kabul etsin inşallah. Dünyadaki bütün ünvanlar gelip geçici ama Hacı ünvanı bambaşka. İşte Megastar Ali Gürbüz ekranlarda.
Atilla güzel ekranlarda, eski milli güreşimiz ve Diriliş Osman'da da rol aldı. İsmail Koç bir kez daha ekranlarda. Balıkesir Gönen'den Demirci Ümit iyi yayınlar diliyor. Akın'a da kucak dolu sevgiler yolluyoruz. Ve Yusufcan Zeybek Türkiye Adı Güreşi'nin şu anda 1 numaralı baş pehlivanı. Türkiye Cumhuriyeti baş pehlivanlık ünvanı onda. Serdar Yıldırım, Mehmet Yeşileşil ekranlardaydı. Bu arada hemen bakıyorum rakipler mi yoksa, çünkü çok zorlu bir. Evet, bu mücadele şimdi ekranlara, dörtlü ekranın bir tarafında kalacak. Hiç kuşkusuz. Evet değerli güreş severler, dörtlü ekran şu anda sol alt kadrajda Yusufcan Zeybek, sağ üst kadrajda Ertuğrul Dağdeviren, sağ alt kadrajda İsmail Koç, Orhan Okulu kapışması, sol üst kadrajda da Ali Gürbüz, Gökhan Arıcı kapışması değerli güreş severler. Haydi bakalım, Allah derman versin. Evet, sağ alt kadrajda İsmail Koç Orhan Okulu rakibi Orhan Okulu'yu bastırdı. Sol üst kadrajda Gökhan Arıcı Ali Gürbüz mücadelesi devam ediyor. Sol alt kadrajda Recep Taslak Yusufcan Zeybek, sağ üst kadrajda Ertuğrul Dağdeviren Yunus Emre Yaman kapışması değerli güreş severler. Bu arada uzak kadrajdaki mücadeleleri de yeni işler olduğu takdirde ben sizlere anons edeceğim ama bu şekilde kalacağız. Daha sonra yine değişmeli olarak diğer yiğitlerimizi ekranlara getireceğiz. Tam 62 baş pehlivan değerli güreş severler.
İsmail Koç'un sağ alt kadrajda. Osman Özgün Bey. Baskısı sürüyor. Çift sarmaya kapaklandı Orhan Okulu'ya. Sağ alt kadrajda bir yeniş çıkabilir mi? Sol üst kadrajda Ali Gürbüz. Hata söz konusu. Gökhan Arıcı'ya. Evet, bu şekilde kalalım. Pehlivanlarımızı kaybetmeyelim. Çünkü hakikaten saha ana baba günü gibi. 62 baş pehlivan var sağ alt kadrajda. İsmail Koç'un baskısı sürüyor. Orhan Okulu'ya sağdan sarmayı vurdu. Erken bir galibiyet. Çift sarmadaydı. Toparlanmak istiyor Orhan Okulu. Toparlandı, beline girdi. Baş pehlivanlık güreşlerinde Abdullah Güngör galip. Murat Boncuk çok acele araç başına gidiniz. Orhan Okulu bu kez dış kasnakta. Paçalar uzandı sağ alt kadrajda. İsmail Koç, Orhan Okulu mücadelesi. Gözüm o mücadelede. Baş pehlivanlık güreşlerinde İbrahim Çoraman Pehlivan'a hakem heyetimiz tarafından bir ithal verilmiştir, arz olunur. Büyük orta galipleri er meydanda yerinizi alınız. İsmail Koç sağ alt kadrajda tek daldı. Baş pehlivanlık güreşlerinde Dış kasnakta Orhan Okulu. hakem heyetimiz tarafından bir ithal verilmiştir, arz olunur. Sağ üst kadrajda Ertuğrul Dağdeviren, Yunus Emre Yaman. Sol üst kadrajda Ali Gürbüz'ün Gökhan Arıcı'ya baskısı devam ediyor. Sol alt kadrajda da Recep Taslak, Yusuf Can Zeybek kapışması. Baş pehlivanlık güreşlerinde Gökhan Arıcı Pehlivan'a. Evet. Sol üst kadrajda Gökhan Arıcı'ya bir ithal geldi değerli güreşseverler. Bu arada Recep Taslak sol alt kadrajda Yusuf Can Zeybek'i bastırdı. Baş pehlivanlık güreşlerinde Menderes Saltık galip. Evet, uzak kadrajda Menderes Saltık da rakibini mağlup etti. Adını son 32'ye yazdırdı ikinci tura. Sol alt kadrajda Recep Taslak mücadelesi yerde devam ediyor. Ali Gürbüz'ün atakları çayırın dışına kadar taştı. Bir kez daha ortaya geliyor Ali Gürbüz. Recep Taslak sol alt kadrajda paça kazıktan havalandırdı. Vazgeçti. Dış kasnakta Recep Taslak bu kez sağdan paçalayacak. Sol alt kadrajda her an yeniş olabilir. Değerli yönetmenim, onu tam ekran büyütebiliriz yeniş anında. Hakemiyetimiz tarafından ikinci ithali verilmiştir, arz olunur. Büyük orta galipleri çok acele er meydanına. Büyük orta galipleri. Büyük ortalar. Sağ alt kadrajda Orhan Okulu İsmail Koç mücadelesi ayakta devam ediyor. İlk turun zorlu kapışması. Gökhan Arıcı tek almak istedi. Sol üst kadrajda Ali Gürbüz dış kasnaktan baskı uyguladı. Şu anda sağ çok kalabalık hakikaten. Pehlivanlarımız bu arada sol üst kadrajda. Ali Gürbüz Gökhan Arıcı'yı kas kanadı oyunuyla mağlup etti. Sol üst kadrajı tam ekran yapabiliriz değerli yönetmenim. Evet, Ali Gürbüz Megastar Gökhan Arıcı'yı kas kanadı oyunuyla mağlup ederek adını son 32'ye yazdırdı. Dolu diskin devam ediyor. Diğer mücadeleyle devam edebiliriz. Değerli yönetmenim, diğer güreşlerden birini alabiliriz ekrana.
Hakem heyetimiz tarafından ikinci itibarı verilmiştir. Evet, Orhan Okulu bu arada İsmail Koç'u mağlup etti değerli güreş severler. Orhan Okulu da ikinci turda. Arka arkaya galibiyetler. Ve şu anda da evet Ertuğrul Dağdeviren, Yunus Emre Yaman, Yusufcan Zeybek, Serhat Gökmen galip. Recep Taslak mücadelesi de devam ediyor. Bakın Ali Gürbüz'ün kas kanadını muazzam yapmış bu adam. Her oyunu o kadar kolaylıkla yapıyor ki. Boşuna megastar Ali Gürbüz demiyorlar. İşte Orhan Okulu'nun da İsmail Koç'u mağlup ettiği o son anlar ekranlara geliyor. Biraz daha yavaş alabilir miyiz değerli yönetmenim? Son anlarını Orhan Okulu'nun, evet tamam 4'te ekranda kalalım, hiç önemli değil. Tamam 4'te ekranda kalabiliriz. Sağ üst kadraja ikili güreşin sağındakini alalım. Mecit Yıldırım'ı olabilir. Çünkü aynı güreş sol üst kadrajda da var. Sağ alt kadraja kimi aldık? Furkan Durmuş Altın galip. Evet, Ertuğrul Dağdeviren. Hüseyin Gümüşalan galip. Her an bir künde arayışı içerisinde olabilir. Bir künde kılçık güreşi olabilir. Ali Gürbüz ve Orhan Okulu rakiplerini yendiler. Künde pozisyonunda. Yunus Emre Yaman da kılçık oyununda. Künde kılçık mı bakıyoruz? Yunus Emre Yaman da Ertuğrul Dağdeviren'i kılçık oyunuyla mağlup ederek adını ikinci tura yazdırdı. Tekrarını bir kez daha alalım değerli yönetmenim. Yaman galip. Saygıdeğer güreş severler, değerli konuklar. Bir kez daha bakın. Künde almıştı, risk aldı. Bunu pahalı bir şekilde ödedi Ertuğrul Dağdeviren. Ayağını da çıkartamamış. Daha doğrusu Yunus Emre Yaman ayağını iyi takmış. Ve o da son 32'de. Er meydanı derler. Bunda Ve vardır bir Serkan hal. Sertürk mücadelesi ekranlarda. Güreşlerinde Fatih Çakıroğlu galip. Evet, 4'te ekran bir kez daha. Şile'yi yeniden imar eden, Şile'nin güler yüzlü çalışkan belediye başkanı Sayın İlhan Ocaklı Bey'den 2 uçludur bir şal. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah. Büyük orta pehlivanlarına ikinci turda alkışlarla diyelim maşallah. Allah derman versin. Baş altı pehlivanları selavatlanmak üzere. Çok acele er meydanına. Baş pehlivanlık güreşlerinde Osman Özgün pehlivanımıza hakem heyetimiz tarafından ikinci itibarı verilmiştir. Arz olun. Evet, sol alt kadrajda tek daldı. Recep Taslak dış kasnakta bir kas kanadı mı bakıyoruz. Sol alt kadrajı büyütelim değerli yönetmenim. Sol alt kadrajı. Evet, buradan açık düşürdü Yusufcan Zeybek. Kas kanadı yapmak isteyen Recep Taslak'a bakalım. Eli nasıl kalkacak? Biz de yanılıyor olabiliriz. Bakalım, evet. Yusufcan Zeybek Recep Taslak'a mağlup etti. Bir kez daha tekrarını alalım çok hızlı bir şekilde. Pehlivanlık güreşlerinde Serkan Sertürk mücadelesi ekranlarda. Aliyan Atma ile kapışıyor. İşte bakın burada Serkan Sertürk, Aliyan Atma mücadelesi. Tekrarı gelecek. Sağ üst kadraja Mehmet Yeşilleş'in mücadelesi geldi. Sol alt kadraja da bir güreş alalım değerli yönetmenim. Evet, Mehmet Yeşilleş'in çift sarmadan Osman Özgün'e kapaklandı. Başar galip. Süleyman Başar da adını ikinci tura yazdırdı. Mehmet Yeşilleş'in mücadelesinden. Evet, Serkan Sertürk, Ali Yanatma mücadelesine döndük.
Baş pehlivanlık güreşlerinde Mehmet Yeşil galip. Evet, Mehmet Yeşil de Osman Özgün'ü mağlup ederek adını 2. tura yazdırdı. Tekrarını alabilecek miyiz bakalım. Bir kez daha. Serkan Sertürk Aliyan atma mücadelesi de devam ediyor. Ali Gürbüz Orhan Okulu 2. turda değerli güreş severler. Yusuf Can Zeybek de öyle. Evet, başlatsın kol bağlar. Baş pehlivanlık güreşlerinde Serkan Sertürk galip. Hasan Cengiz, Recep Kara kapışması yerde devam ediyor. Değerli güreş severler, Ali Gürbüz 2. turda Megastar, Orhan Okulu 2. turda. Mücadele ekranları alalım. Evet, teşekkür ediyorum değerli yönetmenim. Dörtlü ekran şu an hazır. Pilot kameradaki mücadeleyi başka yere alabiliriz. Hemen yanındaki güreşi alabiliriz. Bu mücadele değil yönetmenim, yerdeki mücadele, evet. Bu mücadele değil değerli yönetmenim, hayır, evet. Recep Kara Hasan Cengiz mücadelesinde kalalım. Bülent hocam. Bülent hocam. Sağlıkçılar, sayın doktorum. Salıyoruz mu hocam? Tamam. Davulcular. Bülent hocam. Oku hızlı. Tamam. Evet, başaltı 2. tur Akhisar Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlu adına güreş yapıyor. Ramazan Evren Akhisar. Çorum Belediye Başkanımız Doktor Halil İbrahim Aşkın adına güreş yapıyor. Hakkı Ceylan Çorum. Gölcük Belediye Başkanımız
Sayın Ali Yıldırım Sezer adına güreş yapıyor. Yunus Emre Akman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Tahir Büyükakın adına güreş yapıyor. Hamza Öz Karadeniz, Kocaeli. Karamüsel Belediye Başkanım Sayın İsmail Yıldırım adına güreş yapıyor. Mert Altın Karamüsel. Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Avukat Ümit Uysal adına güreş yapıyor. Hasan Güzeller, Antalya Kumluca. Hanıma Halime Şahin hanımefendi adına güreş yapıyor. Hürrem Mutlu, İstanbul. Baş pehlivanlık güreşlerinde Mustafa Arslan galip. Antalyalı genç iş kadını Özge Karakuş adına güreş yapıyor. Mustafa Okulu, Antalya. Antalya Kumluca Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Köleoğlu adına güreş yapıyor. Ömer Yasir Gökkaya, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Tahir Büyükakın adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Yaka Mahalle Muhtarımız Sayın İhsan Çelik Bey adına güreş yapıyor. Seçkin Duman, Kocaeli. Baş pehlivanlık güreşlerimizde Faruk Akkoyun galip. 3Y Otomotiv Yedek Parça Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Vedat Yıldız adına güreş yapıyor. Mustafa Kemal Kıyı, Ordu. Baş pehlivanlık güreşlerinde Ramazan Bircan galip. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Tahir Büyükakın adına güreş yapıyor. Yaka Mahalle Muhtarım İhsan Çelik adına güreş yapıyor. Erdal Duman, Kocaeli. İstanbul Çatalca Belediye Başkanım Sayın Mesut Güler adına güreş yapıyor. Burada aydınlatmalar sahibi iş adamı Sayın Murat Alkuş adına güreş yapıyor. Yıldıray Pala, Samsun. Gölcük Belediye Başkanım Ali Yıldırım Sezer adına güreş yapıyor. Hüseyin Soğukoğlu, Kocaeli Gölcük. İstanbul Şile Belediye Başkanım Sayın İlhan Ocaklı adına güreş yapıyor. Burak Şahin, Sivas. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız, güreş düzenleyen birlik başkanımım Sayın Yücel Yılmaz adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Murat Boncuk Sanat Akademisi adına güreş yapıyor. Emirhan Ergin, Bigadiç İskele. Antalyalı iş adamı Sayın Nail Karakuş adına güreş yapıyor. Bayram Aslantaş, Serik Belediyesi Antalya. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi adına güreş yapıyor. Değerli Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Sanat Otelleri sahibi iş adamı Sayın Murat Boncuk adına güreş yapıyor. Gökhan Ört, Balıkesir. Serik Belediye Başkanım Sayın Enver Afutkan adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Şileli Sayın Süleyman Kırman adına güreş yapıyor. Cemali Küçükmüşlü Antalya. Antalya'da iş adamı Nahil Karakuş adına güreş yapıyor. Oğuz Kara Antalya Serik Belediyesi. Barsak'ta faaliyet gösteren iş adamı Dede İnşaatlar sahibi iş adamı Sayın Bülent Dede adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Kemer Belediye geçmiş dönem belediye başkanımız Sayın Mustafa Gül adına güreş yapıyor. Uçar Dede Antalya. Trakya Birlik Genel Müdürlüğü adına güreş yapıyor. Yusuf Kaplı Samsun Ladik. Trakya Birlik Genel Müdürlüğü adına güreş yapıyor. Cafer Çelpeci Çanakkale. Kumluca Belediye Başkanı Sayın Mustafa Köleoğlu adına güreş yapıyor. Bugün burada Kumluca'da faaliyet gösteren iyi gıdalar sahibi iş adamı Sayın Kurtuluş Yıldız Bey pehlivanı Engin Can Akşit Antalya. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ali Nur Aktaş adına güreş yapıyor. Adem Ustaoğlu Amasya. Antalya Manavgat Belediye Başkanı
Sayın Şükrü Sözer adına güreş yapıyor. Kemal Şahin, Samsun, Mitin, Alparslan Temizce. Sakarya Hendek Belediye Başkanım Sayın Turgut Boboğlu adına güreş yapıyor. Aynı zamanda İş adamı Evet, Sayın Hasan Cengiz'in Onur itirazı Tektaş söz Bey konusu. adına güreş yapıyor. Paçasını Sakarya. bağlıyor diyor Recep Kara için. Şile Belediye Başkanım Sayın İlhan İtiraz Hoca. söz konusu. Ekranın solunda kaldı değerli öğretmenim o güreş. Ekranın solunda. Solunda, evet bu güreş burada. Buradan ayrılmasın bu kameramıza lütfen söyleyelim. Recep Kara Hasan Cengiz mücadelesi, ikisinden birine odaklansın. Şahin Şile Sapmaz'la alkışlıyoruz. Allah Allah. Ekranın sağında da Ertuğrul Dağdeviren, Yalçın Öncül kapışması. Muhammedur Resulullah. Baş altı pehlivanlarımıza hep birlikte alkışlarla diyelim maşallah. Allah derman versin. Baş pehlivanlar duran puanlama saatimiz gelmiştir. Baş pehlivanlarımızın puanlama saati gelmiştir. Evet, baş pehlivanların puanlama anonsu geldi. Değerli güreş severler, Recep Kara, Hasan Cengiz, Yalçın Öncül, Mecit Yıldırım puanlaması birazdan başlayacak. Yazgır Ebinger. Yazgır Burası İstanbul. Ebinger. Şile yağlı pehlivan güreşleri. Evet, Recep Kara'dan ayrılmasın. Birazdan rakibi gelecek. Değerli yönetmenim, kameraman şu anda Recep Kara'yı tam ekran alsın. Evet. Yaklaştırsın, onu kaçırmasın. Ekranın sağında da Ertuğrul Dağdeviren şu anda çömelmiş. Düzeltiyorum, Mecit Yıldırım çömelmiş. Su alıyor. Hasan Cengiz ekranlarda. Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Yusuf Can Zeybek, son 32 isimlerini yazdıran baş pehlivanlar. Evet, Hasan Cengiz ekranın sol kadrajında. Mecit Yıldırım, Yalçın Öncül ekranın sağ kadrajında. Bu arada 23 Eylül Cumartesi günü Yozgat Cumhuriyet Meydanı Meydan'da büyük yağlı pehlivan güreşleri olacak. Yusuf Can Zeybek başta olmak üzere Kırkpınar'da ilk 8'e giren tüm pehlivanlar orada olacak. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse himayelerinde tertip edilecek. Evet, puanlamalar başladı. Yıldıray Akın, Salih Dorum, Recep Kara tam arka kadrajda. Evet, Recep Kara Hasan Cengiz mücadelesi tam sağ kadrajda. Mecit Yıldırım, Yalçın Öncül ekranı üçe bölerek, evet, Mecit Yıldırım bir anda göğüs çaprazından budadı, bastırdı. Adını ikinci tura yazdırdı ve Recep Kara Hasan Cengiz mücadelesi ekranlarda. Bir mücadele daha var baş pehlivanlıkta, puanlama mücadelesi. Onu da ekranlara getirebiliriz. Salih Dorum mücadelesi vardı. Deminki kameramana. Evet, bu mücadelede kalabiliriz. Tekli ekranda arayalım değerli öğretmenim. Soldaki tam ekran yapalım.
Evet. Ondan sonra kameralar bulunca da ikiliye düş. Değerli yönetmenim. Recep Kara çözülen paçasını bağladığı için Hasan Cengiz itirazda bulunmuştu. Sağlıkçılar Sayın Dostlarım. Hasan Cengiz, Recep Kara mücadelesi ekranın solunda da Yıldır'a yakın Salih Doruk mücadelesi var. Aynı kadrajda iki baş pehlivanlık mücadelesi. Son iki çift puanlama değerli güreşseverler. Yıldır'a yakın bastırırsa Evet değerli güreşseverler. Puan çıkabilir. Şöyle kocaman bir alkış yapalım, alkış. aynı kadrajda iki baş pehlivanlık mücadelesi var. Son iki çift kaldı değerli güreşseverler. 29 isim belli oldu Yıldır'a yakın. Vur. Aynı kadrajda Salih Doruk'u bastırarak adını 30. isim olarak yazdırdı. Son baş pehlivan ikinci tura. Recep Kara mı yoksa Hasan Cengiz mi yazdıracak bakalım. Bülent Hocam büyük orta baş altından devam edeceğiz ona göre. Başka kadrajdan alabiliriz o karşılaşmayı. Sağlıkçılar, sağlık görevlileri. Sağlıkçılar. El kaldıralım görsün değerli sağlıkçılar. El kaldıralım. Evet farklı açıdan da ekranlar geliyor. Hasan Cengiz'in atakları söz konusu. Küçük boy. Recep Kara'ya baskı uyguluyor. Puanlama musabakasında. Sanırım Recep ithar Kara gelecek. Pehlivan'a Evet. Hakem heyetimiz tarafından bir ithar vermiştir arz olur. Deste küçük boy. Deste orta boy. Deste büyük boy pehlivanları. Yarı final müsabakaları için er meydanına. Çayır'da bir tane baş pehlivanlık mücadelesi kaldı. O da Recep Kara Hasan Cengiz mücadelesi. Taner Hocam. Taner Hocam. Taner Hocam. Bir itharı var Recep Kara'nın. Taner Hocam maçı durdur. Büyük orta boyu puanlama saatiniz gelmiştir. Evet. Recep Kara çok yoruldu. Başka bir açıdan alabiliriz değerli yönetmenim. Evet pilot kameranın sağ solu biraz sıkıntılı. Başka bir açıdan alalım. Recep Kara çok yoruldu. Bakalım sarı kart mı kırmızı kart mı? Evet ihraç etti. Çayır hakemi elini öpüyor Hasan Cengiz. Hasan Cengiz
galip. Evet değerli güreşseverler, 31 Tekrar ediyorum. baş pehlivanın Orta baş altından devam edeceğiz. Aşağı inmiyoruz. belli olduğu isimleri yazıldı. En son Hasan Cengiz. Evet. Ramazan Bircan da bu ikinci tura ismini yazdırdı değerli güreşseverler. Emektar baş pehlivanımız. Bugün ondan çok çekecekleri var pehlivanların. Evet böyle kalabiliriz değerli öğretmenim. İkili ekranda kalalım. Başaltı boyunun mücadelelerini de ekranlara getirelim. Bülent hocam. Evet baş pehlivanlar ikinci tur kurallarını çekmek üzere er meydanındaki yerlerinizi alınız baş pehlivanlar. Koç yiğitler, haydi aslanlar, baş pehlivanlar. Evet baş pehlivanların ikinci tur kuralları anonsu geldi değerli güreşseverler. 31 baş pehlivan kura çekecek. Ramazan Bircan 31'i çekersem 16'ya kalırsam kürsüye doğru güreşirim diyor. İddialıyım bugün diyor. Kura çekim için birazdan masa kurulacak. Fanuslarda toplar gelecek. Evet baş pehlivanlar ikinci tur kurallarını çekmek üzere er meydanına. Baş pehlivanlar. Bülent. Hemen hocam. Evet galip gelen baş pehlivanları anons etmek istiyorum. Fatih Çakıroğlu, Mustafa Arslan, Arif Akın, Ali Gökçen, Hasan Cengiz, Fatih Koyuncu, Yunus Emre Yaman, Faruk Akkoyun, Furkan Durmuşaltın, Serhat Balcı, Orhan Okulu, Serdar Yıldırım, Enes Doğan, Serkan Sertürk, Emre Erkal, Mehmet Yeşil, Hüseyin Gümüşalan, Özkan Yılmaz, Abdullah Güngör, Mecit Yıldırım, Yıldıray Akın, Hamza Köseoğlu, Serhat Gökmen, Menderes Saltık, Süleyman Başar, Ali Gürbüz, Yusuf Can Zeybek, Ramazan Bircan, değerli güreşseverler. Sevgili izleyenler, herkese merhabalar. Şimdi sizlere çok güzel bir projeden bahsedeceğim. Herkesin beklediği, aylardır sorduğunuz
bu proje artık faaliyete girdi. Ekin Gayrimenkul bünyesinde biz şu anda Gelibolu'dayız, Bolayır köyündeyiz ve çok güzel bir projeden bahsediyorum. Burada toplam 50 parsel var. Hani diyordunuz ya şöyle Saros Körfezi'ne yakın bir yer ayarlayın, bulun, bizlere sunun, biz alalım. İşte Marmara Denizi'ne yakın olsun, denize yakın olsun. Biz biraz daha İstanbul'dan uzaklaşmak istiyoruz diye birçok talepte bulunmuştunuz. İşte bizler yaklaşık 3-4 ay çalışmanın sonucunda şu anda üzerinde bulunduğumuz parselimizin satışına başladık. Kıymetli izleyenler. Evet, 225 metrekare olaraktan toplam 50 parselimiz var. Bu 50 parselde 225 metrekare ve bir parselimiz kısa süreliğine kampanya dahilinde 449 bin lira. Evet, gerçekten çok güzel bir yer. Otobanı zaten görüyorsunuz ekranda. İnanılmaz güzel bir yerden bahsediyorum. Şu anda ekranda gördüğünüz parsellerimiz, bakın Saros Körfezi'ne 2,5 kilometre mesafede, araçla 5 dakikada inebiliyorsunuz. Hemen diğer tarafın Marmara Denizi, yine aynı şekilde 2,5 kilometre. Yani burada Marmara Denizi ve Saros Körfezi'nin tam ortasında otobanın hemen dibinde muhteşem bir proje. Ve aynı zamanda şunu da belirtmek istiyorum. %40 imarı var. Evet, imarlı. İmar planı içerisinde. Etrafı görüyorsunuz zaten. Hemen evlerin yanında elektriği, suyu, her şeyin mevcut. Ulaşım derdi yok. İstanbul'dan otobana bağlanıyorsunuz. Direkt Bolayır'a kadar, arazinin başına kadar gelebiliyorsunuz. Öyle güzel bir yer. Bence bir zaman ayırın. Çünkü burası sizin için bulunmaz bir şey. O kadar net söyleyebilirim. Ve ben de çok heyecanla anlatıyorum. İnşallah ben de buradan kendime bir parsel alacağım. Çünkü böyle yazın gelip kafamızı dinleyebileceğimiz, ondan sonra aracımızla hemen Saros Körfezi'ne gidebileceğimiz veya biz dedik ki Marmara Denizi'ne gidelim, denize girelim. Hangisini arzu ediyorsak, çocuklarımız hangisini istiyorsa oraya götürebiliyoruz. Gerçekten müthiş bir yer. Dediğim gibi %40 imarlı, güzel bir konumda. Elektriği, suyu mevcut, yolu mevcut ve Bolayır'dan bahsedeyim biraz sizlere. Bolayır daha öncesinde beldeydi. Şu anda halen aynı nüfus içerisinde. İçerisinde kasabı var, marketi var, her şeyi mevcut. Yani burada Bolayır'a da zaten yürüme mesafesinde, yürüyerek gidebiliyorsunuz. Gerçekten güzel bir yer. Bir vakit ayırın. Hafta içi, hafta sonu fark etmez. Vaktinizi verin bizlere. Gelin görün. Bizim ne demek istediğimizi anlayacaksınız. Evet, kısa süreliğine 225 metrekare imarlı, %40 imarlı parsellerimiz 449 bin lira kampanya fiyatıyla. Şu anda burada da 50 adet parselimiz var. Belki de bu anonsumdan sonra birçok kişi arayacak. Birçok kişi ben de geleyim göreyim diyecek. Geç kalmayın, siz de arayanlar arasında olun ve şansınızı arttırın diyebilirim. Peki Saros Körfezi duydunuz mu bilmiyorum. Saros Körfezi kendi kendini temizleyen özelliğine sahip. Yani su kendi kendini temizliyor. Deniz kendi kendini temizliyor. Son derece böyle güzel, suyun böyle altını, kumlarını görüyorsunuz. Çok güzel bir denizden bahsediyorum sizlere. Gelin, ilerleyen zamanlarda buraya bir hobi bahçesi yapabilirsiniz. Evinizi yapabilirsiniz. İmarlı olduğunu özellikle söylüyorum sizlere ve en önemli ayrıntısı, bakın 449 bin lira. Emsalleri bunun daha da çok yükseğinde ama bizler Ekin Gayrimenkul olarak bizleri izleyen, Radyo Ekin dinleyen, bizlerin dinleyenleri, izleyenlerine böyle bir kampanya yaptık. Ekran altındaki numaramıza hemen bir çağrı bırakın, sizleri arayalım. Talep çok ama bakalım ne kadar zaman sonra yine bu çalışmalara devam edeceğiz ve sizlere ne kadar istediyseniz bizler o kadar yerde çıkartacağız ve herkesi bir arsa sahibi yapacağız. Deniz dediniz, işte denize 2,5 kilometre mesafede, araçta 5 dakika mesafede, elektriği, suyu, her şey mevcut. Yerleşimin içinde zaten, merkeze, Bolayır merkeze çok yakın. Bolayır merkezinde her şey var. Alışveriş yapabilirsiniz. Kasabı var, bakkalı var, ilkokulu var, her şey mevcut. Otoban zaten görüyorsunuz, hemen dibimizde araçlar geçiyor. Etrafımızda evler var. Burası hemen ana yol. Buradan yoldan geçebiliyorsunuz, otobana bağlanabiliyorsunuz. Yani hemen sol tarafımda evler var. Burası bir yerleşim alanı. Sizler de buraya ikamet edebilirsiniz. Buraya yerleşebilirsiniz. Yazın geldiği zaman denize evlatlarınızla birlikte, çocuklarınızla birlikte gidebilirsiniz. Sonra ne yapıyorsunuz? Tatile gidiyorsunuz. Binlerce lira para harcıyorsunuz. Ama burada kendi yeriniz olduğu zaman, bir de Saros Körfezi dedim ya, kendi kendini temizleyen bir deniz. Buradan bir yer alın. Gerçekten dua edeceksiniz. Çünkü günden güne artıyor fiyatlar. Günden güne değerleniyor. 449 bin lira artık hiçbir şey değil. Burası için hele hiçbir şey değil. Elektrik var diyoruz, suyu var diyoruz. Yeriniz belli. Şu anda izliyorsunuz, beton direkler dikilmiş değil ama geldiğiniz zaman muhtemelen bütün arazinin etrafı telle çevrilmiş ve herkesin yeri, numaraları belli olmuş olacak, bu bir şekilde göreceksiniz. Tapu masrafını ödemiyorsunuz.
Ulaşım dediğim gibi çok kolay. Otobanın hemen dibinde. İstanbul'dan otobana bağlandığınız zaman yaklaşık 2 saate kadar, 2 saat 15 dakika gibi sürede buraya varabiliyorsunuz. O da hiçbir şey değil zaten. İstanbul'u şöyle düşünün. Beylikdüzü'nden Tuzla'ya gitseniz bu süre daha da fazla bir süre ama otobandan geliyorsunuz. Hiç yorulmadan, zorlanmadan ailenizi alacaksınız. İster pikniğinizi yapın, ister Saros Körfezi'ne gidin, ister Marmara Denizi'ne gidin. Bu fırsatı değerlendirin diyorum ben. Bu fırsat gerçekten kaçmaz. Ekran altında numaramız var. Arayın, çaldırın. Aklınıza takılan bir şey varsa sorun. Servis saatlerimizi öğrenin. Ve fiyatımız da geçici bir süreliğine 449.000 TL. 225 metrekare buradaki parsellerimiz. Toplam 50 adet var. Bakın 50 adet var. Şu anda binlerce insan bizi izliyor. 50 adet belki dediğim gibi şu reklamı izlediğinizin haftasında bitecek. Ama siz de ya ben sonra arayayım demeyin. Bence bunu iyi değerlendirin. Çünkü diyorum ya Marmara Denizi ve Saros Körfezi'nin tam ortasında, otobanın yanında. Arsa alacağınız zaman bunlara dikkat edin. Bakın otoban yanındaysa, yol kenarındaysa burası değerlenecek yerdir ve değerli bir yerden bahsediyoruz. Ben hem size otoban diyorum, hem Saros Körfezi diyorum, hem Marmara Denizi diyorum, hem yerleşim yeri diyorum, hem elektrik hem su. Yani burada yok. Her şey mevcut. O yüzden değerlendirmenizi özellikle istiyorum. Gelin bir görün, kararınızı öyle verin. Ekran altında numaramız var. Bir kez çağrı dahi atmanız yeterli ve fiyatımızı tekrar söylüyorum. Tapu masrafı bize ait. Bu bir kampanya fiyatıdır. Burasını tanıtmak için uygulanan bir fiyattır. Bu fiyat belki bir hafta sonra olmayacak, belki 10 gün sonra olmayacak veya bu projeden sonraki projelerde olmayacak. Bu projede yerinizi almak için ekran altındaki numaramızı arayın. Burası Gelibolu, Saros Körfezi'ne 5 dakika, Marmara Denizi'ne 5 dakika mesafede, otobanın hemen dibinde, elektrik, su, her şeyi mevcut ve yol kenarında güzel bir proje. Evet, ekran altında numaramız var. Bir çağrı atın yeterli. Tapu masrafı almıyoruz. Takas seçeneğimiz var ve servislerimiz ücretsizdir. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun. Ben buranın lokasyonundan da bahsetmek istiyorum. Şu anda biz arazimizin hemen yanında, parselimizin yanında bulunan yolun üzerindeyiz. Bu yol otobandan çıktıktan sonra Bolayır'a giden yol. Hemen arka tarafımız zaten görüyorsunuz ki otoban. Otobanın arka tarafı da Saros Körfezi. Buradan belki kameralardan net göremiyorsunuz ama çıplak göze baktığınız zaman, buraya geldiğiniz zaman denizi görebiliyorsunuz. 2,5 kilometre. Şöyle bir döndüğümüz zaman, bu tarafa da baktığımız zaman hemen evlerin yanı başındayız. Bunu görüyorsunuz ve üzerinde bulunduğumuz yol Bolayır'a giden yol ve hemen bizim arazimizin yanındaki yol. Hemen orada ben dedim ya elektrik var, su var dedim. Zaten elektrik direklerini görüyorsunuz hemen arazimizin yanında ve su altyapısı da hemen yine bu ana yolun hemen yanında ve yine bizim arazimizin başında. Yani bizlerin elektrik, su sorunu yok. Yerleşim içerisinde yazlık yapabileceğiniz %40 imarlı Saros Körfezi'ne araçla 5 dakika mesafede, 2,5 kilometre ileride, yine Marmara Denizi'ne aynı şekilde gerçekten güzel bir konum. Ekran altındaki numarayı arayın. 225 metrekare %40 imarlı parsellerimiz kısa süreliğine 449.000 lira. Şimdiden alacaklara hayırlı uğurlu olsun. Bizi izlemeye devam edin. Yapışacak. Adının olduğu İsmail Usta, yazılarıyla dolu, Nilüfer ve Kalkanı, Evet. İlhan Ocaklı Başkanıma baş pehlivanlarımız takdim ettiler. Bu güzel tabloyu şöyle coşkuyla alkışlıyoruz. Atasporu işimize hizmet eden çok değerli başkanım Sayın İlhan Ocaklı'ya teşekkür ediyor. Çok değerli ağamıza teşekkür ediyoruz. Ve duygu ve düşünceleri almak üzere Şile Belediye Başkanımız Sayın İlhan Ocaklı'ya alkışlarınızla mikrofona daveti arz ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Evet, Sayın İlhan Ocaklı duygularını paylaşacak. Söz Şile Belediye Başkanım Sayın İlhan Ocaklı'da. Değerli başkan ve yöneticileri, hanımefendiler, beyefendiler, çok kıymetli güreşlerimizin ağası ve pehlivanlarımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz, sefalar getirdiniz. Bugün 16.sını gerçekleştiriyoruz. İnşallah nice böylesine muhabbetleri ve bereketi birlikte yaşarız. Buradaki pehlivanlarımıza emekleri için, gayretleri için ve yürekten ortaya koymuş oldukları performans için teşekkür ediyoruz. Gerçekten geçen hafta Uluslararası Şile Bezimizin festivalinin 34.sünü gerçekleştirdik.
Bugün de 16.sını gerçekleştirdiğimiz yağlı güreşlerimiz alanımızda, meydanımızda oldukça iyi bir katılımla ve seyircilerimizin coşkusuyla devam ediyor. Ümit ediyorum inşallah bu artık geleneksel olarak bu haliyle devam eder. Sizlerin de güzel seyriyle inşallah güzel mücadelelere tanıklık ederiz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz, sefalar getirdiniz. Evet, mazlumlara merhamet etmeyen yüreklerde vicdan aramam. Sonu ölüm olsa bile doğruluktan asla şaşmam. Atasporu güreşi bize hizmet eden Şile'mizin yeni mimarı, Şile Belediye Başkanım Sayın İlhan Ocaklı'ya anlamlı konuşmalarından ve atasporumuza hizmetinden dolayı Şile coşkuyla yapılan alkışları alkıştan saymam. Yine konuşmalarını yapmak üzere çok değerli Kaymakamımız Sayın Mehmet Nebi Kaya'ya alkışlarınızla mikrofona davetimi arz ediyorum. Buyurun Sayın Kaymakamım. Çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, güreş severler, kıymetli hemşehrilerimiz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine çok güzel bir organizasyonda beraberiz. Gerçekten izlemek için can attığımız, görmek için can attığımız nice pehlivanımız varsa, güreş tarihine adını altın harflerle yazdırmış nice pehlivanımız varsa hepsi bugün burada ve biz onları büyük bir gururla, heyecanla izliyoruz ve evelallah bugün işlerinden birisi de kemeri kısmetse alacak. Şimdiden onlara Allah derman versin. En güzel ritüelleri burada güreşe dair izliyoruz. Dualarımızı yaptık, selavatlarımızı getirdik. Allah kazadan beladan esirgesin. İnşallah güzel güreşe dair oyunları da hep beraber ilerleyen saatlerde, dakikalarda da izlemek suretiyle Türk'ün atasporu olan güreşin bütün güzelliğini burada yaşayacağız. Her zaman ifade ediyorum, Şile bir spor şehri ama yağlı güreş deyince Şileli hemşehrilerimizin ayrı bir muhabbeti, ayrı bir sevgisi var ve gözleri ışıl ışıl oluyor. Kilometrelerce de ötede olsa güreş izlemek için gidiyorlar ama bugün onların izlemesi için onların ayağına bu güreş etkinliği getirilmiş durumda, pehlivanlarımız buradalar. Bu güzel organizasyonu, bu başarılı organizasyonu gerçekleştirdikleri için de ben Şile Belediye Başkanımıza, kıymetli ekibine ve destek veren ağamıza ve burada bulunan bütün pehlivanlarımıza ve bunları yalnız bırakmayan siz değerli hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum. Bugün pehlivanımızı seçeceğiz ama seneye de nasipse inşallah hep birlikte ya Allah, Bismillah, Allah derman versin demek için sizleri saygıyla selamlıyorum. Evet, değerli hitaplarından dolayı çok değerli Kaymakamımız Sayın Mehmet Nebi Kaya'ya teşekkür ediyoruz. Evet, değerli ağamıza konuşmalarını yapmak üzere mikrofona davetimi arz ediyorum. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Söylenmesi gereken bütün şeyleri devlet büyüklerimiz söyledi. Ben de onların temennilerine katılıyorum. Evet, çok değerli ağamıza, çok değerli kaymakamımıza ve güreşlerimizin tertip komite başkanı aynı zamanda Şile Belediye Başkanımız Sayın İlhan Ocaklı'ya teşekkür ediyor. Alkışlarımızla protokole uğurluyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar baş pehlivanlar. Baş pehlivanlarımızın ikinci tur kura çekimlerini arz ediyorum. Orhan Okulu Emre Erkal ile, Yunus Emre Yaman Mustafa Arslan ile, Ramazan Bircan Mecit Yıldırım ile, Hasan Cengiz Serkan Sertürk ile, Özkan Yılmaz Hamza Köseoğlu ile, Süleyman Başar Serhat Gökmen ile, Fatih Koyuncu Enes Doğan ile, Ali Gürbüz Yıldıray Akın ile, Arif Akın Hüseyin Gümüşalan ile, Kürşat Şevki Korkmaz Fatih Çakıroğlu ile, Abdullah Güngör Serdar Yıldırım ile, Mustafa Taş Mehmet Yeşil ile, Furkan Durmuş Altın Menderes Saltık ile, Yusuf Can Zeybek Osman Aynur ile, Serhat Balcı Ali Gürbüz ile Faruk Akkoyun tur atlamıştır. Arz ederim. Yusuf Can Zeybek. Evet, baş pehlivanlarımız. Baş pehlivanlar, koç yiğitler. Evet, saygıdeğer güreş severler, değerli konuklarımız, baş pehlivanlık ikinci tur selavatlanması yapılacaktır.
Ben baş pehlivanlarımıza bir moral alkış istiyorum şöyle. Bir alkışlayalım baş pehlivanlarımızı. 2015-2018 yılları Tarihi Edirne Kırkpınar baş pehlivanı. Antalya Muratpaşa Belediyesi adına güreş yapıyor. Bugün de burada Antalya Beykent halinde komisyoncu Sayın Caner Bars Bey adına güreş yapıyor. Orhan Okulu alkışlıyoruz Antalya. Antalya Kemerli iş adamı Sayın Tuncer Tosun adına güreş yapıyor. Emre Erkal alkışlıyoruz Antalya Kemer. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Tahir Büyükakın adına güreş yapıyor. Mustafa Arslan Kocaeli Gölcük. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş adına güreşiyor. Yine bugün burada Yaka Mahalle Muhtarımız Sayın İhsan Çetin adına güreşiyor. Yunus Emre Yaman Zonguldak. Evet değerli güreş severler, gerçekten bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. İstanbul Şilemisi, İstanbul Şilelileri, Kırkpınar dahil olmak üzere Türkiye'nin dört bir tarafında şanla, şerefle, duruşuyla, pehlivanlığıyla temsil ediyor. Şile Belediye Başkanımız Sayın İlhan Ocaklı'nın da güreş anlamında göz bebeği Mecit Yıldırım, İstanbul Şile. Antalya Karayolları Bölge Müdürlüğü adına güreşiyor. Yine bugün burada Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Bilal Öz adına güreşiyor. Ramazan Bircan, Antalya Kumluca. Evet. O da ay yıldızlı al bayrağımızı göndere çektirdi. İstiklal Marşımızı dünyaya ezberletti. Bugün Allah'ın izniyle 16.sını yapılan İstanbul Şile Belediye Başkanım Sayın İlhan Ocaklı adına güreş yapıyor. Usta dedi burada noktayı koy. Ben de dedim tamam Fatih'ciğim burada noktayı koyalım. Ben bugün burada tüm Şileliler adına, tüm hemşeriler adına buna güreş yapıyorum diyor. O zaman elleri bir alkışlayalım. Fatih Koyuncu, İstanbul Şile. Antalya Finike'de faaliyet gösteren Erdoğanlar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda Finike Yağlı Pehlivan Güreşleri güreş ağamız Sayın Emre Erdoğan adına güreşiyor. Enes Doğan, Antalya Elmalı Yuva. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Bilal Öz adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Likya Optikler sahibi iş adamı Antalya Okan Bacaksız adına güreş yapıyor. Hasan Cengiz, Antalya. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreşiyor. Serkan Sertürk, Antalya Elmalı Dereköy. Evet, Antalya Manavgat Belediye Başkanım Sayın Şükrü Sözen adına güreş yapıyor. Serhat Gökmen, Samsun Ladik alkışlıyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel İlmaz adına güreş yapıyor. Süleyman Başar, Manisa Akhisar Selçuklu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Yaka Mahalle Muhtarımız Sayın İhsan Çelik adına güreş yapıyor. Özkan Yılmaz Samsun. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş adına güreş yapıyor. Hamza Köseoğlu Dadaşlar Diyarı Erzurum. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tahir Büyükakın adına güreşiyor. 2023 yılı tarihi Kırkpınar Baş Pehlivan üçüncüsü Hüseyin Gümüşalan Kocaeli Karamürsel. Kocaeli Karamürsel Belediye Başkanımız Sayın İsmail Yıldırım adına güreş yapıyor. Arif Akın Pehlivanlar Diyarı Karamürsel. MCM Özparlar Spor Kulübü Başkanımız Sayın Mehmet Özparlar adına güreş yapıyor. Kürşat Şevki Korkmaz Antalya. Evet, atasporu güreş çok seven, bizleri bu er meydanlarında yalnız bırakmayan hava savunma albayımız Sayın Mehmet Sutaşır adına güreşiyor. Avrupa Dünya Şampiyonumuz, milli gururumuz Fatih Çakıroğlu Trabzon Of. İstanbul Kartal Belediye Başkanım Sayın Gökhan Yüksel adına güreşiyor. Milli güreşçi
Abdullah Güngör, Samsun Ladik. Sakarya Akyazı Belediye Başkanımız Sayın Bilal Soykan adına güreş yapıyor. Serdar Yıldırım, Sakarya Akyazı. Kolcük Belediye Başkanımız Ali Yıldırım Sezer adına güreş yapıyor. Dev İnşaatlar sahibi iş adamı Şahsuvar Marul adına güreş yapıyor. Büyük orta. Yıldıray Akın, Kocaeli Gölcük. Büyük orta. Antalya Döşemealtı Belediye Başkanımız Mimar Sayın Turgay Genç adına güreşiyor. Yine bugün burada Şile Muhtarlar Derneği Dernek Başkanlığı, aynı zamanda Şile'mizin 62 mahalle muhtarı adına güreşiyor. 2011, 2012, 2019, 2021 yılları tarihi Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz, Antalya Korkuteli Sımandır. Antalya Konyaaltı Belediye Başkanımız Sayın Semih Esen adına güreş yapıyor. Furkan Durmuş Altın, Antalya. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreşiyor. Yine bugün burada Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Bilal Öz adına güreşiyor. Menderes Saltık, Manisa Turgutlu. Büyük orta pehlivanları kura çekmek için çok acele cetvel hakemliğinde bekleniyorsunuz. Büyük ortalar. Evet, ezan-ı Muhammedi okunuyor. Başkanımız Sayın İlhan Ocaklı ekranlarda. Bilal Öz, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi. Sayın Kaymakamımız, Jandarma Komutanımız, ülke amirler, güreş severlerimiz. Burayı bugün hınca hınç doldurdular. Bakın çok büyük bir ilgi söz konusu güreş severlerimiz nezdinde. Hüsamettin Güley, Vadi Uysal, Erhan Aygün, Samsun Çarşamba'dan Yusuf Bodur. Evet, ruhumun senden ilahi budur ancak emeli, değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde, ebedi İstanbul Şile'min üstünde Evet, inlemeli. salavatlama devam ediyor. Şefaatine nail eyle ya Resulallah.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz adına güreşiyor. Yine bugün burada Antalya'da faaliyet gösteren Veli Demir Otomotiv, Veli Demir... Bu ekrandaki dörtlü çok zorlu bir kapışma. Mehmet Yeşileşir, Mustafa Taş, Yusufcan Zeybek, Osman Aynur. Çok zorlu bir eşleşme. Bakalım son 16'ya. Bu dörtlüden kim kalacak? 10 yılları tarihi Kırkpınar Baş Pehlivanı. 2023 yılı tarihi Kırkpınar Baş Pehlivan üçüncüsü. Mehmet Yeşil. Antalya Aksu Karız. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreşiyor. Yine bugün burada Şile Üvezli köyünden Sayın Mehmet Mısır adına güreşiyor. 2022 yılı tarihi Kırkpınar Baş Pehlivanı Mustafa Taş Sinop Duran. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreşiyor. Yine bugün burada Antalya'da faaliyet gösteren Veli Demir Otomotiv, Veli Demir Filoları Yönetim Kurulu Başkanı, Antalya Serik Yağlı Pehlivan Güreşleri Güreş Ağamız Sayın Veli Demir adına güreşiyor. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl baş pehlivanı, Türkiye Cumhuriyeti baş pehlivanı Yusuf Can Zeybek. Antalya Duvarlar. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına güreş yapıyor. Bugün burada iş adamı Sayın Süleyman Kırman adına güreş yapıyor. Hep birlikte alkışlıyoruz. Osman Aynur alkışlıyoruz. İstanbul Sancaktepe Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğü adına güreş yapıyor. Hep birlikte alkışlıyoruz. Serhat Balcı, Samsun Ladik. Manisa Yunus Emre Belediye Başkanlığı adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı adına güreş yapıyor. Ali Gökçen Manisa. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Tahir Büyükakın adına güreş yapıyor. Hep birlikte alkışlıyoruz. Faruk Akkoyun, Kocaeli Kandıra. Evet, Filiz Nurullah'tan Aydın Demir'e İdmanda mandayı gömdük çamura. Uyar ama haktan gelen emire, varmaz güreşmeyene, varmaz güreşi sevmeyene, kız bizim elde. Muti oldum, tura vardım. Koç oldum, kurbana geldim. Ali olup kılıç saldım, meydana güreşe geldim. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah. Baş pehlivanlarımızı hep beraber alkışlar diyelim maşallah. Hadi aslanlar. Ali Gürbüz de ekranlarda, evet. Baş pehlivanlar Allah Allah nidalarıyla salavatlandı. Son 32'de son 16'ya kalma mücadelesinde huzur peşrevindeler. Bizler de Allah derman versin diliyoruz. Başaltı pehlivanı Gökhan Öz. Gençler ekibinde bekliyoruz. Başaltı pehlivanlarımızdan Gökhan Öz çok acele Cettel hakemliğine geliriz. Başaltı boyunda Gökhan Öz, Bayram Aslantaş, müsabakasının galibi. Gençler ekibine geliniz. Evet pehlivanlar, burayı boşaltıyoruz. Evet, er meydanında baş pehlivanlarımızın haricinde hiçbir pehlivan kalmasın. Er meydanı boşaltıyoruz.
Evet davulcular. Evet değerli güreş severler. O bir güreş aşığı, o bir güreş sevdalısı. Şile Belediye Başkanım onu zincirle belediyeye taksa da Allah'ın izniyle zincirleri kırar. Yine Türkiye'nin dört bir tarafına Ali Gürbüz ve güreşçileri izlemek üzere gider. Güreş aşığı. Bu anlamda Mecit Yıldırım ve Fatih Koyuncu Meydanı'nda, o da tribünlerde ve her zaman Meydanı'nda Şile'mizi hizmetleriyle marka şehir yapan, Şile'mizi mega yıldız haline getiren güreşlerimizin tertip komite başkanı, aynı zamanda Şile Belediye Başkanımız Sayın İlhan Ocaklı'ya şükranlarını sunmak üzere güzel bir tesis yaptırmış. Evet, Şile Belediye Başkanımıza takdim etmek istiyor. Bu güzel tabloyu Süleyman Kırmalı ve Şile'mizi sanatın, sporun, sporcunun başkenti haline getiren Sayın İlhan Ocaklı'yı coşkuyla alkışlıyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet değerli güreş severler, sağ alt kadrajda Orhan Okulu, sol üst kadrajda Ali Gürbüz, sol alt kadrajda Osman Aynur, Yusufcan Zeybek. Düzeltiyorum, sol alt kadrajda Mehmet Yeşileşir, Mustafa Taş, sağ üst kadrajda Osman Aynur, Yusufcan Zeybek kapışması. Bu şekilde kalalım değerli yönetmenim. Türkiye Adı Güreşi'nin megastarları, süperstarları, Mustafa Taşları, Mehmet Yeşilleşirleri, Osman Aynur'u, Yusufcan Zeybek'i şu anda ekranlarda. Bu şekilde kalalım. Ve ekranların başındaki güreş severlere yenişleri tam anlamıyla ekranlara verelim. Sol üst kadrajda Ali Gürbüz. Yıldır'a yakın mücadelesi sol alt kadrajda Mehmet Yeşilleşil, Mustafa Taş. Sağ alt kadrajda Orhan Okulu, Emre Erkal. Sağ üst kadrajda da Yusufcan Zeybek, Osman Aynur kapışması değerli güreş severler. Başaltı pehlivanları Yunus Emre Aslan, Emirhan. Bu arada Antalya Kemer'den değerli büyüğüm Tuncer abimiz iyi yayınlar diliyor. Başaltı pehlivanlarımızdan Yunus Emre Akban, Emirhan Argin, çok acele cetvel kendine gelerek Kur'an'ınızı çekiniz. Şu anda ikinci turu izliyorsunuz değerli güreş severler. Son 32 baş pehlivan. Son 16'ya kalma mücadelesini izliyorsunuz. Mehmet Yeşileşil tek daldı Mustafa Taş'a sol alt kadrajda. Yan kazık yan paçada 42 numara hakemimiz açımızı kapatma noktasında ısrarlı, hiç hareket etmiyor. 40 numara hakemimiz de o şekilde. Seminerlerde mutlak suratle hakemlerimizin sol üst kadrajda Ali Gürbüz mücadelesi devam ediyor. Protokolün hemen hemen önüne kadar sürdü mücadele. Ali Gürbüz sol üst kadrajda ekranlarda. Baş pehlivanlık güreşlerinde Menderes Saltık galip. Bu arada Menderes Saltık uzak kadrajda Furkan Durmuş altını mağlup etti. Evet, sol alt kadrajda dış kasnakta Mustafa Taş, Mehmet Yeşileşil mücadelesi. Baş pehlivanlık güreşlerinde Mustafa Arslan galip. Evet, Mustafa Arslan da Yunus Emre Yaman'ı mağlup etti uzak kadrajda. Orhan Okulu sağ alt kadrajda. Bir paça kazık. Sağ alt kadrajı büyütelim değerli yönetmenim. Sağ alt kadrajda Orhan Okulu iç kazık ters paçayla Emre Erkal'ı mağlup ederek Türkiye Adı Güreşi'nin süperstarı, geri fitesi olmayan baş pehlivan Orhan Okulu son 16'da değerli güreş severler. Davulcular. Sesli küçük boy, sesli orta boy, sesli büyük boy. Yarı final müsabakası için Meydanı'na. Büyük orta pehlivanları da hazırlansınlar. Büyük ortalar.
Evet, mücadeleler olanca hızıyla devam ediyor. Sol üst kadrajda Ali Gürbüz, sağ üst kadrajda Yusufcan Zeybek. Sağ alt kadraja Serkan Sertürk mücadelesi geldi değerli güreş severler. Sol alt kadrajda da her an bir oyun çıkabilir. Evet, Mehmet Yeşil bu kez bastırdığı rakibi Mustafa Taş'ı, geçen yılın baş pehlivanı Mustafa Taş. Baş pehlivanlık güreşleriyle Ramazan Bircan baş pehlivanımıza hakem heyetimiz tarafından bir ithal verilmiştir. Sağ alt kadraja Serkan Sertürk, Hasan Cengiz mücadelesi geldi değerli güreş severler. Davulcular, Sol üst kadrajda Ali Gürbüz'ün Yıldır'a yakına baskısı söz konusu. Sağdan sarmayı vurdu. Oradan her zaman yaptığı gibi iç paçaya uzanınca hayır. İç kepçeye uzanmadı. Sağ alt kadrajda Hasan Cengiz, Serkan Sertürk mücadelesi ayakta devam ediyor. Deste orta boy, deste büyük boy ve büyük orta pehlivanları çok acele er meydanına. Desteler biraz çabuk olun lütfen. Orhan Okulu son 16'da. Değerli güreş severler, Emre Erkal'ı mağlup etmişti. Ali Gürbüz sol üst kadrajda bir paça kazık, her an sol üst kadraja paça kazıktan havalandırdı. Toparlanmak istedi Yıldır'a yakın. Mücadele ayakta devam ediyor. Dörtlüye dönebiliriz değerli yönetmenim. Evet. Sağ alt kadrajda Hasan Cengiz'in de hata söz konusu Serkan Sertürk'e. Sağ üst kadrajda Yusufcan Zeybek, Osman Aynur mücadelesi stabil yerde devam ediyor. Mehmet Yeşil, Mustafa Taş mücadelesi sol alt kadrajda. 43 numara hakemimiz de o açıyı geldi, kapattı. Teşekkür ediyoruz kendisine. Deste pehlivanları lütfen biraz çabuk olalım. Evet desteler. Baş pehlivanlık güreşlerinde Abdullah Güngör galip. Bu arada Abdullah Güngör uzak kadrajda genç Serdar Yıldırım'ı mağlup ederek adını son 16'ya yazdırdı. Bu şekilde kalalım değerli yönetmenim. Evet deste küçük boy, deste orta boy, deste büyük boy. Bu size yapılan son anonstur. Mehmet Yeşil sol alt kadrajda çift sarmadan gerdanlama arıyor. Sol alt kadrajı, evet. Mehmet Yeşil çift sarmadan alta düştüğü Mustafa Taş mücadelesinde. Sol alt kadrajda paça kazık arayışı içerisinde Mustafa Taş. Evet davulcular. Sol alt kadrajı büyütelim, evet. Yarı final. Mustafa Taş iç kazık ters paçayla Mustafa Taş galip. adını son 16'ya yazdıran isim oldu değerli güreş severler. Çatalca Belediye Başkanı Sayın Mesut Üner adına güreş yapıyor. İstanbul Çatalca. Yahya Aydın. Kocaeli Gölcük Belediye Başkanım Ali Yıldırım Sezer adına güreş yapıyor. Kocaeli Gölcük. Özer Özgür Aslan. İstanbul Çatalca Belediye Başkanım Sayın Mesut Üner adına güreş yapıyor. Amasya. Mehmet Berat Duran. Çok acele er meydanına. Deste orta boy. Deste orta boy. Baş pehlivanlık güreşlerinde Ali Gürbüz galip. Evet, Ali Gürbüz de adını son 16'ya yazdırdı değerli güreş severler. Yıldır'a yakını mağlup ederek. Deste büyük boy yarı final. Abdurrahim Mutlu. Sağ üst kadrajda Yusufcan Zeybek, Osman Aynur mücadelesi kaldığı yerden devam ediyor. Sol alt kadraja Kürşat Şefki Korkmaz mücadelesi geldi değerli güreş severler. İş adamı
Sağ alt kadrajda Hasan Cengiz, Serkan Sertürk mücadelesi. Zonguldak Alaplı. Şile Vergi Dairesi Müdürüm Sayın Hüseyin Gökay adına güreş yapıyor. Bu arada Mecit Yıldırım da uzak kadrajda. Alkışlıyoruz. Baş pehlivanın güreşlerinde Rakibi Ramazan Bircan'ı mağlup etti. Sol alt kadrajı büyütebiliriz değerli yönetmenim. Sol alt kadrajı büyütebiliriz. Evet, Kürşat Şevki Korkmaz. İç kazık, iç paşayı bulursa. Alaplı. Evet, şu anda sona doğru gidiyor. Fatih Çakıroğlu'nu iç kazık ters paçayla mağlup ettiği takdirde adını son 16'ya yazdıracak. Buradan kurtuluşu çok zor. Furkan Durmuş Altın son 16'da değerli güreş severler. Serhat Balcı galip. Baş pehlivanlık güreşlerinde Kürşat Şevki Korkmaz galip. Evet, Serhat Balcı da adını son 16'ya yazdırdı. Değerli güreş severler. Çayır'da Özkan Yılmaz, Hamza Köseoğlu mücadelesi var. Yusufcan Zeybek, Osman Aynur, Cengizhan Şimşek, Serkan Sertürk mücadelesi var. Evet, saygıdeğer güreş severler, değerli konuklarımız. Deste küçük boy ve deste büyük boy yarı final. Allah Allah, illallah, Muhammedun Resulullah. Yiğit aslanları yarı final güreşinde alkışlarla diyelim maşallah. Allah derman versin. Baş pehlivanlık güreşlerinde Osman Aynur baş pehlivanımıza hakem heyetimiz tarafından bir ithal verilmiştir, arz olur. Bu arada Hamza Köseoğlu da uzak kadrajda Özkan Yılmaz'ı mağlup etti. Çayır'da iki mücadele kaldı. Yusufcan Zeybek mücadelesini de ekranlara alalım değerli yönetmenim. Bakıyoruz. Osman Aynur tekrarını alacağız. Osman Aynur Yusufcan Zeybek'i mağlup ederek adını son 16'ya yazdıran isim oldu. Ertuğrul, düzeltiyorum, Hasan Cengiz, Serkan Sertürk mücadelesi de devam ediyor. Çayır'da evet. Deste orta boy, gelin arkadaşlar ön tarafa. Deste orta boy. Evet, 14 isim belli oldu. Ekranın sağında Enes Doğan mı, Fatih Koyuncu mu? Ekranın solunda Serkan Sertürk mü, Hasan Cengiz mi? İki çift kaldı değerli güreş severler. İstanbul Şile Er Meydanı'nda. Allah Allah, illallah. Siz bu mücadeleleri izlerken canlı yayın kabinime iki baş pehlivan geldi. Türkiye Adı Güreşi'nin Prensi İsmail Koç ve Türkiye Adı Güreşi'nin kariyerli baş pehlivan eski milli güreşçimiz Ahmet Selbest geldi. Hoş geldin Ahmet. Hoş geldin Ahmet Selbest. Mehmet abim. Recep abim, hoş bulduk. Recep abi. Evet. Çok Sayın Mesut İler adına güreş yapıyor. Serkan Tarım. Evet, şimdi değerli güreş severler, siz mücadeleleri izlerken İstanbul Çatalca Belediye Başkanı Ahmet Selbest çok özel açıklamalarda bulunacak. Baş pehlivanlarımız özelinde. Ben şimdi sözü Ahmet Selbest hocama bırakıyorum. Başkanı Sayın Ali Doraktaş adına Mehmet güreş abi, yapıyor. öncelikle Bursa. İstanbul Çatalca Belediye Başkanı Sayın Mesut İler adına güreş yapıyor. bugün Şileer Oncan, Meydanı'nda Yurdakul, İstanbul, Allah Allah, illallah, Yiğit aslanlara alkışlarla diyelim. her hafta yapılan güreşlerde güreş adımıza gerçekten özellikle de lig güreşlerimizde çok güzel kaliteli güreşler oluyor. Evet, bu arada özür diliyorum, Enes Doğan bakıyoruz. Fatih Koyuncu'yu mağlup etti mi bakıyoruz. Yakın çekimden kule bakıyor, evet boyundan çektim diyor Osman Albayrak. Hayır, güreşten ayrılmayalım, devam ediyor mücadele. Evet. Evet, Ahmet Selbest. Kaldığımız yerden devam edelim. Recep abi, bizim özellikle baş pehlivanlar olarak şöyle bir sıkıntımız var. Nasıl bir sıkıntımız var? Yani biz yıllarca bu işe emek verdik. Yıllarca baş pehlivanlık olmak için
Yani en az 20 senemizi bu işe adadık. Evet. Baş pehlivan olduk ve baş pehlivanın Baş pehlivanlık güreşleriyle Fatih Koyuncu baş yani pehlivanımıza hakem en eğitimi sonuç olarak tarafından bir yani baş ihtar pehlivanların verilmiştir. işsiz Ardoğlu. olduğunu, özellikle bir sıkıntısı olduğunu belirtmek istiyorum. Bu konuyla alakalı baş pehlivanlar olarak hep beraber aynı fikirdeyiz. Ve Balıkesir güreşinde de bu konuyla alakalı Federasyon Başkanımız Sayın İbrahim Türkiş Başkanımızla da beraber bu konuyu da istişare edeceğiz. Biz buradan da sizin aracılığınızla bu konuyla alakalı biraz yani baş pehlivanlar olarak sıkıntımızı belirtmek istedik. Hemen bu konuyu o zaman açalım. Söz Şimdi sende. baş pehlivanlar olarak biz bazı arkadaşlarımızın işsiz olduğunu maalesef üzülerek belirtmek istiyorum. Baş pehlivan arkadaşlarımız Bununla alakalı bir düzenleme mi olacak Ahmet Serbest? Bekliyorsunuz. Ve talebimiz yani baş pehlivanlar olarak bizim de yani Gençlik Spor Bakanlığımızın özellikle atamaları yapılıyor. Milli Evet. güreşçiler Avrupa Dünya Şampiyonu olmuş. Olimpiyatlarda madalya almış. Akdenizler'de Balkan Şampiyonası'nda derece yapıp milli takımlarda mücadele etmiş arkadaşlarımıza böyle bir özellik tanınıyor. Ama yağlı güreşte baş pehlivan olmuş arkadaşlarımıza ve bizlere böyle bir hak talep yok. Bizim de derdimiz bize diyoruz ki bu atamalarda bakanlığımızın özellikle Gençlik Spor Bakanlığımızın atamalarında baş pehlivanların da hakkı olmasını talep ediyoruz. Orada ibarede şu olabilir. İşte baş pehlivan olmuş, baş pehlivanlık unvanını kazanmış arkadaşlarımız, kardeşlerimiz de bunlar da Gençlik Spor Bakanlığımız tarafından antrenör olarak atama maddesi konularak bunlar da hak talep edilebilir. Ve bizim de talebimiz bu konuyla alakalı Federasyon Başkanımızın, Evet. işte Spor Bakanımızın bu konuyla alakalı baş pehlivanlara bu şekilde yardımcı olursa baş pehlivanlarımız da ve alttan gelen arkadaşlarımız, kardeşlerimiz özellikle alt boylarda güreş yapan, büyük orta ve baş altında güreş yapan kardeşlerimize de teşvik olmuş olur ve güreş adına çok güzel yani hem federasyonumuzun hem bakanlığımızın yapmış olduğu baş pehlivanlara ve başaltı büyük ortacılara hak talep olmuş olur. Evet, bu arada sol üst kadrajda Enes Doğan. Evet, Hasan Cengiz bu arada sol üst kadra bir sakatlığı söz konusu. Ama Enes Doğan da rakibi Fatih Koyuncu'yu mağlup ederek adını son 16'ya yazdırdı. Değerli güreş severler, Fatih Koyuncu ekranlarda şu anda. Evet, Hasan Cengiz de bu arada Serkan Sertürk'ü mağlup ederek adını son 16'ya yazdırdı. Dolu dizgin devam ediyor. Şimdi ekrana baş pehlivanlarınızı alalım. Alt boylardaki mücadeleleri de ekrana ikiye bölerek alalım. Ahmet Serbest anladığım kadarıyla milli takımda görev almış, başarı elde etmiş güreşçilerimizin nasıl devlet sporculuğu ve antrenörlük ünvanı veriliyorsa yağlı güreşte de baş pehlivanlık mertebesine yükselmiş, hayatını bu güreşe adamış ve baş pehlivanlık kategorisi çıkmış bir değerimizin bir yazışmayla, bir maddeyle ve de talimatnameyle antrenör olarak atanma noktasında bir talebinizin olduğu anlaşılıyor. Bu doğru mu? Evet, aynen öyle. Bu konuda Sayın İbrahim Türkiş Başkanımızla ne zaman konuşacaksınız ya da konuştunuz mu? Biz baş pehlivanlar olarak öncülerimiz, altın kemer almış kardeşlerimiz, baş pehlivanlar olarak hep beraber almış olduğumuz bir karar. Evet. Bu karar neticesinde Balıkesir Kurtere güreşine yapılacak olan güreşte Cuma günü toplantımız yapacağız. Başkanımızla beraber konuyla alakalı istişare yapacağız. Ve baş pehlivanlar olarak bizlerin de Spor Bakanlığı tarafından atama, milli güreşçilere, milli sporculara atama talepleri nasıl oluyorsa biz de baş pehlivanlar olarak bizim de hak taleple bu şekilde bir talebimiz olacak. Tamam, bu konuda bu talep öncesinde bir avukata ya da böyle bu bürokratik anlamdaki işleyişi değerli büyüklerimize istişare ettiniz mi? Biz bu konuyla alakalı daha önce Federasyon Başkanımız Sayın İbrahim Türkiş'le istişare yaptık. Başkanımız da sağ olsun bu konuyla alakalı çok yani haklı olduğumuzu belirtti. Ve bu konuyla alakalı da bize yardımcı olacağını söyledi. Biz de baş pehlivanlar olarak yani şimdi örneği ben vereyim veya İsmail arkadaşımız, kardeşimiz bizler artık bu işe emek verdik yıllarca. Baş pehlivanlık yaptık. Alt boylarda olsun. Yani dereceler yaptık. Baş pehlivanlığa yükseldik. Ama baktığımız zaman biz de bu işin hakkını almadığımızı düşünüyoruz. Şimdi biz de yani belediyelerde işlerdeyiz ama bizim de yani bakanlık tarafından gençlik sporda baş pehlivanlar olarak hakkımız verilirse bu konuyla alakalı da biz baş pehlivanlar olarak bu konuda çok rahatlamış olacağız. İsmail Koç'a hemen sözü vermek istiyorum. Senin eklemek istediklerin mutlaka vardır İsmail Koç. Türkiye Halı Güreşi'nin prensi, gönül dostumuz İsmail Koç.
Sen neler söyleyeceksin? Ahmet Selbest bu doğrultuda zaten çok detaylı açıklamalarda bulundu. Kurtdere'de sen de olacak mısın? Evet. Bu sene 16.'sı düzenlenen şile güreşlerinde maalesef ilk tur elendik. 2 senedir final yapıyorum burada. Öncelikle beni destekleyen sevenlerimi üzdüğüm için özür diliyorum. Ama kime güreştin? Orhan Okulu'yla. Evet. Kırkpınar Başpehlivanlarından Orhan Okulu'yla. Bu haftamız biraz yoğun geçti. 3 gündür güreşlerdeyiz. 3 güreşte 2 tane kürsü yapabildik ama bugün yorgunluktan dolayı fazla zorlayamadık. Yarın çardak güreşi var, hafta sonu seki güreşi var. İnşallah orada performansımızın zirvesinde olacağız Allah nasip ederse. Haftaya da güreşlerin sonuncusu Kurtdere güreşleri var. İnşallah orada Ahmet abimizin dediği gibi bazı sıkıntılarımız var. Ben Kırkpınar Başpehlivanlığı finalistiyim. Lakin şu anda bir sigortalı, bir kadrolu işim yok. Tabii benim gibi diğer arkadaşlarımın da bazı sıkıntılar var bu şekilde. Biz de tabii takip ediyoruz gündemi. Şu anda 11.000 tane falan Gençlik Spor Bakanlığı'nda bir atama söz konusu. Atama söz konusu. Biz bazı kriterlere uyuyoruz. Daha doğrusu 80-90 milyon Türkiye Cumhuriyeti'nin içindeki vatandaşlarımızın içinde yani toplamda 50-60 tane başpehlivanız. Devlet büyüklerimizden bu konuda bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Tabii ki en başta federasyon başkanımız var. Biz bir federasyona bağlı olduğumuz için bu konuyu federasyon başkanımızla istişare yapıp devlet kadrosunda nasıl ki bir çalışan devlet memuru olabiliyorsa biz de başpehlivanlar olarak devlet kadrosunda memur olmak istiyoruz. Yani garanti bir işimiz olmasını istiyoruz. Evet. Bizden sonra gelecek olan nesillere en azından başpehlivanlığının bir ağırlığının güzel bir kapı aralanmış olacak. Gençlerin iş kaygısı olmayacak gelecekle alakalı. Diyecek ki ben başpehlivan olduktan sonra işim var, aşım var, evim var hesabı. Yani evleneceğini düşünmeyecek. Şu anda tabii büyük sıkıntılar var güreşimizin içinde. Hepsini yavaş yavaş çözmeye başladık. Bunların başında da inşallah birincisi başpehlivan arkadaşlarımızla devlet kadrosunda bir iş. İkincisi de tabii ki büyüklerimizin uygun gördüğü şekilde devlet sporcusu unvanını almak istiyoruz. Nasıl ki TRT'de bir sanatçı devlet sanatçısı unvanı alıyorsa biz de başpehlivanlar olarak 600-700 senelik bu geleneği yaşatıyorsak biz de devlet sporcusu unvanı almak istiyoruz. Ve 85 milyonluk ülkede evet, 70 başpehlivan arasında bunu fazlasıyla hak ettiğini dile getirebiliriz. Hak ediyoruz çünkü atasporumuz, geleneğimiz bu bizim. Bütün açıkçası siyasiler olsun, sanatçılar olsun er meydanını çok yakından takip ediyorlar. Nasıl bir futbol müsabakası 1,5 saat sürüyor lakin güreş böyle değil. Güreş 7 saat, 8 saat, bazen 8-9 saat de geçiyor. Hınca hınç dolu. Burada da görüyorsunuz yani evet, yaklaşık bir 5.000 kişi falan var aşağı yukarı. Yani bu az bir rakam değil. Türkiye'de futboldan sonra en büyük seyircisi olan da güreştir. Bunun tam önünde aslında İsmail Koç, söylediklerinin %100 katılıyorum, içini doldurma adına söylüyorum. Siz çocukluğunuzu, gençliğinizi ıskalayarak atasporumuz güreşe gönül verdiniz. Başpehlivan oldunuz ve belirli bir yaşa geldiniz. Buradan artık geri dönüş yok, ileriye gidiş söz konusu. Dolayısıyla ben burada ekrana bakarak Türkiye Gençler Güreşler Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Türkiş'in özellikle bürokratik anlamda elinin ne kadar güçlü olduğunu bilmeyen yok. Başpehlivanlarımız 600 yıllık geleneğin en önemli temsilcileri yiğitlerimizin bu talebine eminim ki şu anda tüm kurmaylarla birlikte federasyonumuzun avukatlarıyla birlikte bir alt çalışma yaparak bunun nereye varacağı noktasında sanırım size geniş bir açıklama yapacaktır, evet, bilgilendirecektir. Evet, biz de nasip olursa haftaya Kurtdere güreşlerinde Cuma günü başkanımızla bir görüşme hazırlayıp bütün başpehlivan arkadaşlarımız olarak bir görüşme yapacağız. Dediğimiz gibi yani kemerli başpehlivan arkadaşlarımız var lakin bir garanti işi yok kimsenin. Evet, evet. Biz devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Başta federasyon başkanımızdan. İnşallah yenilikler getirdik yağlı güreşe. Bu yeniliklerin içinde tabii ki... Bir tane de bu olsun, en güçlüsü bu olsun. Mağduriyete gidelim. Tabii ki bizim de isteklerimiz olacak. Yani nasıl biz seyirciyi memnun ediyorsak, çatır çatır güreşler yapıyorsak biz de memnun olmak istiyoruz inşallah. Bunu fazlasıyla hak ediyorsunuz İsmail Koç. Hak ediyoruz. Tabii dökmüş olduğunuz alın teri. Çok da fazla yağlı güreş var şu anda. Konunun dışına çıkmayalım. Hayır, o sizin bu söylemiş olduklarınız şu anda ekranlarda güreşen gençlerimiz adına da aslında. Aynen, kendi adınıza değil zaten sadece bu. Seyircilerimiz de bunu istiyor.
Evet. Yani baş pehlivanların mağduriyetinin herkes farkında. En azından dediğimiz gibi yani bizden sonra gelecek nesiller en azından ben baş pehlivan olduktan sonra benim hayatım kurtulacak. Daha bir umutla bakacak. Aynen. Daha fazla sarılacak Evet. güreşlerimiz. Belki yeni daha güreşçilerimiz piyasaya çıkacak. Çünkü ben 2021 yılında final yaptıktan sonra Konya Beyşehir'den çok güreş takımı kuruldu. Kendi memleketimden güreş eğitim merkezini kazanan çocuklar oldu. Yani bir vesile olması gerekiyormuş demek ki. Bu da inşallah bize vesile olur bizden sonra gelecek nesiller için. Yağlı güreşimiz sadece Türkiye'de değil tüm dünyada. Takip edilen, izlenen. Edilir. Nasıl bir sumo dünya genelinde yaygınsa yağlı güreşimiz de artık yağlı güreş denildiğinde Türkiye akla gelmesi lazım artık. Bakalım bu gelişmeleri önümüzdeki hafta inşallah biz de her zaman bu mikrofonlar size açık. Ahmet Selbest, İsmail Koç. Dolayısıyla baş pehlivanlarımız diğer Ali Gürbüz, Orhan Okulu, İsmail Balaban onların Recep Kara bu konudaki yaklaşımı size Aynen, olan... biz nasıl şu anda aynı şekilde konuşuyorsak onlar da aynı Topyekün düşünceler. aynı kalpte hareket ediyoruz. Evet. 75 yani 80 kaç kişiysek 80 baş pehlivanımız varsa 80 kişi de bu konunun üstünde kadrolu olan arkadaşlarımız var. Size destek oluyorlar. Aynen, evet. onlar evet. da bize destek oluyorlar. Çünkü bizim bunu hak ettiğimizi tüm Türkiye biliyor. Biz bugün dediğimiz gibi bu konuda yardım bekliyoruz büyüklerimizden. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızdan da yakın zamanda baş pehlivan arkadaşlarımızla bir görüşme olacak. Randevumuz falan Evet, baş alındı. pehlivanlarımızın Kırkpınar'da kemer almış baş pehlivan arkadaşlarımız bizi temsilen orada Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşecekler. Tabii ki bu konularla da Cumhurbaşkanımızın da haberdar olacak. O zaman evet baş pehlivanların turuna gidiyoruz. evet şu anda. kura çekimi anonsu yapıldı. Biz çok kısa bir reklam arası vereceğiz. Çok kısa bir reklam arası. Daha sonra tekrar İstanbul Şileyer Meydanı'nda birlikte olacağız. Hem İsmail Koç hem de Ahmet Selbest'e teşekkür ediyorum. Bu mikrofonlar her zaman size açık. Sağ olun. Evet kısa bir reklam arasından sonra İstanbul Şileyer Meydanı'nda birlikte olacağız. Sevgili izleyenler, herkese merhabalar. Şimdi sizlere çok güzel bir projeden bahsedeceğim. Herkesin beklediği, aylardır sorduğunuz bu proje artık faaliyete girdi. Ekin Gayrimenkul bünyesinde biz şu anda Gelibolu'dayız, Bolayır köyündeyiz ve çok güzel bir projeden bahsediyorum. Burada toplam 50 parsel var. Hani diyordunuz ya şöyle Saros Körfezi'ne yakın bir yer ayarlayın, bulun, bizlere sunun, biz alalım. İşte Marmara Denizi'ne yakın olsun, denize yakın olsun. Biz biraz daha İstanbul'dan uzaklaşmak istiyoruz diye birçok talepte bulunmuştunuz. İşte bizler yaklaşık 3-4 ay çalışmanın sonucunda şu anda üzerinde bulunduğumuz parselimizin satışına başladık. Kıymetli izleyenler. Evet 225 metrekare olaraktan toplam 50 parselimiz var. Bu 50 parselde 225 metrekare ve bir parselimiz kısa süreliğine kampanya dahilinde 449 bin lira. Evet gerçekten çok güzel bir yer. Otobanı zaten görüyorsunuz ekranda. İnanılmaz güzel bir yerden bahsediyorum. Şu anda ekranda gördüğünüz parsellerimiz bakın Saros Körfezi'ne 2,5 kilometre mesafede araçla 5 dakikada inebiliyorsunuz. Hemen diğer tarafın Marmara Denizi yine aynı şekilde 2,5 kilometre. Yani burada Marmara Denizi ve Saros Körfezi'nin tam ortasında otobanın hemen dibinde muhteşem bir proje. Ve aynı zamanda şunu da belirtmek istiyorum. %40 imarı var. Evet imarlı. İmar planı içerisinde. Etrafı görüyorsunuz zaten. Hemen evlerin yanında elektriği, suyu, her şeyin mevcut. Ulaşım derdi yok. İstanbul'dan otobana bağlanıyorsunuz. Direkt Bolayır'a kadar, arazinin başına kadar gelebiliyorsunuz. Öyle güzel bir yer. Bence bir zaman ayırın. Çünkü burası sizin için bulunmaz bir şey. O kadar net söyleyebilirim. Ve ben de çok heyecanla anlatıyorum. İnşallah ben de buradan kendime bir parsel alacağım. Çünkü böyle yazın gelip kafamızı dinleyebileceğimiz, ondan sonra aracımızla hemen Saros Körfezi'ne gidebileceğimiz veya biz dedik ki Marmara Denizi'ne gidelim, denize girelim. Hangisini arzu ediyorsak, çocuklarımız hangisini istiyorsa oraya götürebiliyoruz. Gerçekten müthiş bir yer. Dediğim gibi %40 imarlı, güzel bir konumda. Elektriği, suyu mevcut, yolu mevcut ve Bolayır'dan bahsedeyim biraz sizlere. Bolayır daha öncesinde beldeydi. Şu anda halen aynı nüfus içerisinde. İçerisinde kasabı var, marketi var, her şeyi mevcut. Yani burada Bolayır'a da zaten yürüme mesafesinde yürüyerek gidebiliyorsunuz. Gerçekten güzel bir yer. Bir vakit ayırın. Hafta içi, hafta sonu fark etmez. Vaktinizi verin bizlere. Gelin görün. Bizim ne demek istediğimizi anlayacaksınız. Evet kısa süreliğine 225 metrekare
imarlı, %40 imarlı parsellerimiz 449 bin lira kampanya fiyatıyla. Şu anda burada da 50 adet parselimiz var. Belki de bu anonsumdan sonra birçok kişi arayacak. Birçok kişi ben de geleyim göreyim diyecek. Geç kalmayın, siz de arayanlar arasında olun ve şansınızı arttırın diyebilirim. Peki Saros Körfezi duydunuz mu bilmiyorum. Saros Körfezi kendi kendini temizleyen özelliğine sahip. Yani su kendi kendini temizliyor. Deniz kendi kendini temizliyor. Son derece böyle güzel, suyun böyle altını, kumlarını görüyorsunuz. Çok güzel bir denizden bahsediyorum sizlere. Gelin, ilerleyen zamanlarda buraya bir hobi bahçesi yapabilirsiniz. Evinizi yapabilirsiniz. İmarlı olduğunu özellikle söylüyorum sizlere ve en önemli ayrıntısı bakın 449 bin lira. Emsalleri bunun daha da çok yükseğinde ama bizler Ekin Gayrimenkul olarak bizleri izleyen, Radyo Ekin dinleyen, bizlerin dinleyenleri, izleyenlerine böyle bir kampanya yaptık. Ekran altındaki numaramıza hemen bir çağrı bırakın, sizleri arayalım. Talep çok ama bakalım ne kadar zaman sonra yine bu çalışmalara devam edeceğiz ve sizlere ne kadar istediyseniz bizler o kadar yerde çıkartacağız ve herkesi bir arsa sahibi yapacağız. Deniz dediniz, işte denize 2,5 kilometre mesafede, araçla 5 dakika mesafede, elektriği, suyu, her şeyi mevcut. Yerleşimin içinde zaten, merkeze, Bolayır merkeze çok yakın. Bolayır merkezinde her şey var. Alışveriş yapabilirsiniz. Kasabı var, bakkalı var, ilkokulu var, her şey mevcut. Otoban zaten görüyorsunuz, hemen dibimizde araçlar geçiyor. Etrafımızda evler var. Burası hemen ana yol. Buradan yoldan geçebiliyorsunuz, otobana bağlanabiliyorsunuz. Yani hemen sol tarafımda evler var. Burası bir yerleşim alanı. Sizler de buraya ikamet edebilirsiniz. Buraya yerleşebilirsiniz. Yazın geldiği zaman denize evlatlarınızla birlikte, çocuklarınızla birlikte gidebilirsiniz. Sonra ne yapıyorsunuz? Tatile gidiyorsunuz. Binlerce lira para harcıyorsunuz. Ama burada kendi yeriniz olduğu zaman, bir de Saros Körfezi dedim ya, kendi kendini temizleyen bir deniz. Buradan bir yer alın. Gerçekten dua edeceksiniz. Çünkü günden güne artıyor fiyatlar. Günden güne değerleniyor. 449 bin lira artık hiçbir şey değil. Burası için hele hiçbir şey değil. Elektrik var diyoruz, suyu var diyoruz. Yeriniz belli. Şu anda izliyorsunuz, beton direkler dikilmiş değil ama geldiğiniz zaman muhtemelen bütün arazinin etrafı telle çevrilmiş ve herkesin yeri, numaraları belli olmuş olacak. Bu bir şekilde göreceksiniz. Tapu masrafını ödemiyorsunuz. Ulaşım dediğim gibi çok kolay. Otobanın hemen dibinde. İstanbul'dan otobana bağlandığınız zaman yaklaşık 2 saate kadar, 2 saat 15 dakika gibi sürede buraya varabiliyorsunuz. O da hiçbir şey değil zaten. İstanbul'u şöyle düşünün. Beylikdüzü'nden Tuzla'ya gitseniz bu süre daha da fazla bir süre ama otobandan geliyorsunuz, hiç yorulmadan, zorlanmadan ailenizi alacaksınız. İster pikniğinizi yapın, ister Saros Körfezi'ne gidin, ister Marmara Denizi'ne gidin. Bu fırsatı değerlendirin diyorum ben. Bu fırsat gerçekten kaçmaz. Ekran altında numaramız var. Arayın, çaldırın. Aklınıza takılan bir şey varsa sorun. Servis saatlerimizi öğrenin. Ve fiyatımız da geçici bir süreliğine 449 bin TL, 225 metrekare buradaki parsellerimiz. Toplam 50 adet var. Bakın 50 adet var. Şu anda binlerce insan bizi izliyor. 50 adet belki dediğim gibi şu reklamı izlediğinizin haftasında bitecek. Ama siz de ya ben sonra arayayım demeyin. Bence bunu iyi değerlendirin. Çünkü diyorum ya, Marmara Denizi ve Saros Körfezi'nin tam ortasında, otobanın yanında. Arsa alacağınız zaman bunlara dikkat edin. Bakın otoban yanındaysa, yol kenarındaysa burası değerlenecek yerdir ve değerli bir yerden bahsediyoruz. Ben hem size otoban diyorum, hem Saros Körfezi diyorum, hem Marmara Denizi diyorum, hem yerleşim yeri diyorum, hem elektrik hem su. Yani burada yok. Her şey mevcut. O yüzden değerlendirmenizi özellikle istiyorum. Gelin bir görün, kararınızı öyle verin. Ekran altında numaramız var. Bir kez çağrı dahi atmanız yeterli ve fiyatımızı tekrar söylüyorum. Tapu masrafı bize ait. Bu bir kampanya fiyatıdır. Burasını tanıtmak için uygulanan bir fiyattır. Bu fiyat belki bir hafta sonra olmayacak, belki 10 gün sonra olmayacak veya bu projeden sonraki projelerde olmayacak. Bu projede yerinizi almak için ekran altındaki numaramızı arayın. Burası Gelibolu, Saros Körfezi'ne 5 dakika, Marmara Denizi'ne 5 dakika mesafede, otobanın hemen dibinde, elektrik, su, her şeyi mevcut ve yol kenarında güzel bir proje. Evet, ekran altında numaramız var. Bir çağrı atın yeterli. Tapu masrafı almıyoruz. Takas seçeneğimiz var ve servislerimiz ücretsizdir. Şimdiden alanlara
hayırlı uğurlu olsun. Ben buranın lokasyonundan da bahsetmek istiyorum. Şu anda biz arazimizin hemen yanında, parselimizin yanında bulunan yolun üzerindeyiz. Bu yol otobandan çıktıktan sonra Bolayır'a giden yol. Hemen arka tarafımız zaten görüyorsunuz ki otoban. Otobanın arka tarafı da Saros Körfezi. Buradan belki kameralardan net göremiyorsunuz ama çıplak göze baktığınız zaman, buraya geldiğiniz zaman denizi görebiliyorsunuz. 2,5 kilometre. Şöyle bir döndüğümüz zaman, bu tarafa da baktığımız zaman hemen evlerin yanı başındayız. Bunu görüyorsunuz ve üzerinde bulunduğumuz yol Bolayır'a giden yol ve hemen bizim arazimizin yanındaki yol. Hemen orada ben dedim ya, elektrik var, su var dedim. Zaten elektrik direklerini görüyorsunuz hemen arazimizin yanında ve su altyapısı da hemen yine bu ana yolun hemen yanında ve yine bizim arazimizin başında. Yani bizlerin elektrik, su sorunu yok. Yerleşim içerisinde yazlık yapabileceğiniz %40 imarlı Saros Körfezi'ne araçla 5 dakika mesafede, 2,5 kilometre ileride, yine Marmara Denizi'ne aynı şekilde gerçekten güzel bir konum. Ekran altındaki numarayı arayın. 225 metrekare %40 imarlı parsellerimiz kısa süreliğine 449.000 lira. Şimdiden alacaklara hayırlı uğurlu olsun. Bizi izlemeye devam edin. İstanbul Sancaktepe Gençlik Spor ve Hizmetleri İl Müdürlüğü'nde güreş yapıyor. Milli güreşi Serhat Balcı, Samsun Ladik, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tahir Büyükakın adına güreş yapıyor. Mustafa Arslan, Kocaeli Başiskele, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mahsur Yavaş adına güreş yapıyor. Hamza Köseoğlu, Dağdaşlar Diyarı Erzurum. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tahir Büyükakın adına görüşüyor. Faruk Akkoyun, Kocaeli. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel İlmaz adına güreş yapıyor. Süleyman Başar, Manisa Akhisar Selçuklu. Antalya Döşemealtı Belediye Başkanımız Mimar Sayın Turgay Genç adına girişiyor. Yine bugün burada Şile Muhtarlar Derneği Dernek Başkanlığı, aynı zamanda Şile'mizin 62 mahalle muhtarı adına güreşiyor. 2011, 2012, 2019, 2021 yılları tarihi Kırkpınar Başpehlivanı. 1988 yılı tarihi Kırkpınar Başpehlivanı merhum Recep Gürbüz'ün mahkumu Ali Gürbüz. Antalya Korkuteli Sımanlı. İstanbul Kartal Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel adına güreş yapıyor. Yine bugün burada eski milli güreşçilerimizden Sayın Ramazan Alabacak adına güreş yapıyor. Milli güreşçi Abdullah Güngör, Samsun Ladik. MCM Özparlar Spor Kulübü Başkanımız Sayın Mehmet Özparlar adına güreş yapıyor. Gülşat Şevki Korkmaz, Antalya. Antalya Finike'de faaliyet gösteren Erdoğanlar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda Finike Yağlı Pehlivan Güreşleri Güreş Ağamız Sayın Emrah Erdoğan adına güreşiyor. 662. tarihi Kırkpınar Başaltı birincisi Er meydanlarımızın Çiçeğiburnu'nda başpehlivanı Enes Doğan, Antalya Elmalı Yuva. İstanbul Çatalca'da faaliyet gösteren Faben mermerlerin sahibi genç iş adamı Sayın Eyüp Duran adına güreşiyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böceğin pehlivanı Menderes Saltık, Manisa Turgutlu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreşiyor. Yine bugün burada Antalya'da faaliyet gösteren Fortis tanımların sahibi genç iş adamı Sayın Süleyman Alkan adına girişiyor. 2006 yılı tarihi Kırkpınar Başpehlivanı Osman Aynur, Antalya Serik. Antalya'da faaliyet gösteren Nursade Cengiz, Türban Tasarım, Make-up adına güreş yapıyor. Hasan Cengiz, Antalya Korkuteli Bozova. Geçmen Ahmet Köprüsü'nden bırak götürsün su seni.
Çakal bölgesinde bırak yesin aslansın. İncir ağacından oklava, mısır unundan baklava olmaz. Her anadan pehlivan, her sakal bıyık bırakıp şapka takandan da adam olmaz. 300 bin lira gelecek. Allah Allah! İllallah. Muhammedun Resulullah! Baş pehlivanlarımızın 3. turuna Hep beraber! alkışlarla diyelim maşallah. Allah derman versin. Evet değerli güreş severler, son 16'da Allah Allah nidalarıyla salavatlandı baş pehlivanlar. Orhan Okulu, Mustafa Taş, Hüseyin Gümüşalan, Hamza Köseoğlu, Faruk Akkoyun, Ali Gürbüz, Osman Oynuyor, Kürşat Şevki Korkmaz, Enes Doğan, Hasan Cengiz, birbirinden önemli güçlü baş pehlivanlar. Serhat Balcı. Bakalım kim ya da kimler çeyrek finale kalacaklar. Koza TV 2 Türk TV ortak canlı yayın ağında birlikte izleyeceksiniz değerli güreş severler. Ali Gürbüz ekranlarda. Hemen arkasında Kürşat Şevki Korkmaz, Enes Doğan, Mustafa Taş, Orhan Okulu. Bu turun en zorlu kapışması değerli güreş severler. Hamza Köseoğlu ekranlarda. Aslen Erzurumlu Dadaş. Ankara Aski Spor Kulübü'nün baş pehlivanı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ın baş pehlivanı Ali Gürbüz ekranlarda. Türkiye Alı Güreş'in megastarı. Çok kariyerli bir baş pehlivan. Faruk Akkoyun, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi baş pehlivan ve Mustafa Taş. Türkiye Adı Güreşi'nin güçlü baş pehlivanlarından. Kürşat Şevki Korkmaz da ekranlarda. Mustafa Taş bir kez daha ekranlara geldi.
Evet değerli güreş severler, sol üst kadrajda Ali Gürbüz, Süleyman Başar mücadelesi. Sol alt kadrajda Orhan Okulu, Mustafa Taş. Sağ alt kadrajda Abdullah Güngör, Kürşat Şevki Korkmaz. Sağ üst kadrajda Hasan Cengiz, Osman Aynur kapışması. Değerli güreş severler. Olgun hocam, kuleye bakar mısın? Sağ üst kadrajda Hasan Cengiz, Osman Aynur. Kapışması aynı kadrajda, sağ üst kadrajda Mustafa Aslan, Serhat Balcı güreşini de izliyorsunuz aynı kadrajda. Sol üstte Megastar Ali Gürbüz, Süleyman Başar. Çok sert bir elense. Sol alt kadrajda Orhan Okulu, Mustafa Taş mücadelesi. Mustafa Taş bastırdı. Mustafa Taş Orhan Okulu'yu bastırdı değerli güreş severler. Daha henüz adını çeyrek finale yazdıran bir baş pehlivan yok. Değerli güreş severler. Evet davulcular, değerli güreş severler. Bahçeye gül lazım, güllere bülbül lazım. Şileler meydanında güreşten baş pehlivanlarımıza şöyle kocaman alkış. Orhan Okulu bu kez bastırdı Mustafa Taş'ı. Bir gerdanlama söz konusu sol alt kadrajda. Gerdanlamada Orhan Okulu buradan Mustafa Taş'ı açık düşürebilecek mi ya da kontra bir hücum? Hayır. Mücadele yerde devam ediyor. Dörtlüye dönebiliriz. Değerli yönetmenim Turgut'a teşekkür ediyorum. Bu arada Mustafa Taş yerde güreşi tercih ediyor sol alt kadrajda. Ali Gürbüz, Süleyman Başar mücadelesi de sol üst kadrajda olanca hızıyla devam ediyor. Çok sert bir kapışma söz konusu. Bu arada Enes Doğan uzak kadrajda Menderes Saltı'yı mağlup etti. Dörtlüde kalalım değerli yönetmenim. Evet, dörtlüde kalalım. Adını çeyrek finale yazdıran ilk baş pehlivan Enes Doğan olduğu sol alt kadrajda görüyorsunuz. Güreşlerinde Enes Doğan galip. Orhan Okulu sol alt kadrajda. Kürşat Şevki Korkmaz, Abdullah Güngör sağ alt kadrajda. Ali Gürbüz sol üst kadrajda. Hasan Cengiz, Osman Aynur mücadelesi de sağ üst kadrajda. Bir tırpan Ali Gürbüz'den. Sol üst kadrajda var ya, Süleyman Başar Ali Gürbüz'e şu ana kadar bütün ataklarını savuşturdu. Çift kasnaktan yakaladı, beline girdi. Süleyman Başar bir anda beline girdi, çift kasnağa yakalamıştı Ali Gürbüz. Dörtlüye devam. Burada sol üst kadrajda enteresan işler oluyor. Pehlivanlık güreşlerinde Faruk Akkoyun baş pehlivan. Pasif güreşliğinden dolayı Ali Gürbüz sahili kasnakta. Süleyman Başar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi baş pehlivanı. Sol alt kadrajda tek dalda Orhan Okulu. Sol alt kadrajda her an her şey olabilir. Mustafa Taş da dış kasnağa uzandı. Paçalara uzandı Orhan Okulu. Toparlanmak istiyor. Yan paçaya uzandı.
Mustafa Arslan. Oradan bir paça kazık gelebilir mi? Hayır. 4'te devam edebiliriz değerli yönetmenim. Sol alt kadrajda biraz daha karışık güreşler söz konusu Mustafa Taş ve Orhan Akalu mücadelesinde. Bakıyoruz sol alt kadrajda kılçık oyunuyla. Mustafa Taş toparlanmak isteyen Orhan Akalu'yu kılçık oyunuyla bakın. Bir kez daha tekrarını izleyeceksiniz. Kılçık oyunuyla açık düşürdü. Bakın işte burada toparlanmak isteyen, beline girmek isterken bir anda kılçık oyunuyla Orhan Akalu'yu açan Mustafa Taş çeyrek finalde. Her meydanımızda yerinizi alın. Küçük vaka küçük vaka büyük boyda. Yarı finalımız hava göz yapacak pehlivanlar. Ali Gürbüz, Süleyman Başar mücadelesi devam ediyor. Dağlar. Baş pehlivanlık güreşlerinde Osman Aynur. Evet, Osman Aynur da rakibini mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Mustafa Taş, Osman Aynur çeyrek finalde değerli güreş severler. Evet, sağ üst kadraja Hüseyin Gümüşalan, Mecit Yıldırım mücadelesi. Sol alt kadrajda da Hamza Köseoğlu, Faruk Akkoy mücadelesi. Böyle kalalım değerli yönetmenim. Mecit Yıldırım'a bir biter söz konusu sağ üst kadrajda. Ali Gürbüz kasnaklara hücum ediyor. Süleyman Başar aslen Manisa Selçiklili. Basit güreşliğinden dolayı en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6.000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler. Yürüyebiliriz. Yutabiliriz. Konuşabiliyoruz. Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Bugün sahibi olduğumuz her bilgi tarihi tecrübeyle birikti, kültürel miras yoluyla geldi. Onlarla öğrettik, iyileştik, geliştik. Kültürel mirasımıza vurulan her darbe, hayallerimize, bilime ve geleceğimize vuruluyor. Tahrip edilen, yıkılan, çalınan her kültür varlığı, geçmişimizden bir parçanın sonsuza kadar yok olması demektir. Kültür varlığı kaçakçılığı hırsızlıktır. Kültür varlıklarımıza sahip çıkalım, bu toprakların değerlerini hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 350'den fazla müze ve öğren yerine artık sadece müze kartla giriliyor. Müze kartla ülkemizdeki müzeleri ve öğren yerlerini bir yıl boyunca doyasıya gezebilirsiniz. Üstelik müze kart şimdi milli saraylarda da geçerli. Kimlik kartınızla kolayca sahip olabileceğiniz müze kartınızı hemen alın, Türkiye'nin tarihi ve kültürel hazinelerini keşfe çıkın. Tam bir yıl boyunca geçerli olan müze kart sadece 60 lira. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı. Türkiye'nin markası çözüm ortağınız Doğan İnşaat sizler için çalışmalara devam ediyor. Bugün Erzincan, Tercan, Mercan, Çatakdere köyündeyiz. Burada
Mustafa ve Filiz Polat çiftinin evinin çatısını 4 gün gibi kısa bir sürede Doğan İnşaat'ın deneyimli ustaları yaptılar. Bugün teslim ediyorlar. Çatıda sorun mu vardı? Yağmur yağdığı zaman hep su damlıyor. Hiç memnun değildi. Reklamlarınızı gördüm. 2 senedir illa Doğan İnşaat gelecek diye. Sonunda beyimle konuştuk, karar verdik. Doğan İnşaat'ı çağırdık. Bayram Bey geldi. Konuştuk, anlaştık. Eşiniz dedi ki hem çatımız akıyordu Hem de nasıl? kuşlar dedi yuva yapıyordu, ses yapıyordu dedi. Çok acayip. Filiz Hanım dedi ki ben bunu Doğan İnşaat'ta başkasına yaptırmam. Ustalar öyle bir yapmışlar ki hakikaten az önceki arkadaş baktı dedi ki ya buraya sinek bile girmez dedi. Aynen öyle, aynen öyle. Güzel de çalışıyorsunuz. Çok temiz, düzgün, memnunum diye. Çatı evin sigortasıdır. Şimdi çatıyı yaptınız hem yağmura hem soğuğa hem sıcağa karşı özellikle bu sandviç panel güzel bir malzeme. Kaliteli bir malzeme. Onu yaptılar ustalarımız. Bugün size teslim ediyorlar. Malzemede, ustalarda, işçilikte memnun musun? Memnunum. Çok memnunum. Hepsi birbirinden üstün. Güzel, temiz çalışıyorlar. Çok dürüst. Tanıdıklara, köydeki komşularınıza Doğan İnşaat'ı tavsiye eder misin? Ederim. Doğan İnşaat'ı çağırsınlar. Çok memnun olurlar diye. Ben çok memnunum. 4 gün oldu. Çatınıza başladılar. Ustalar söktüler. Yenisini yaptılar. Şu anda son çalışmalar yapılıyor. Bugün size teslim ediyorlar. Çalışmalarda, ustalarda, malzemede memnun musunuz? Ben herkesten memnunum. İşçisinden tut, mühendisinden tut. Haydar Bey sizde olsun. Eyvallah. Hepinize tek tek teşekkür ederim. Doğan Bey'le görüştükten sonra Bayram Bey'le konuştuk. Dedi ben yarın sabah saat 9'da geliyorum. Aynı günde başladılar. Bayram Bey onlar dediği günde ve temizliği dikkatimi hep çekiyor. Herkese tek tek teşekkür ederim. Bilhassa Bayram Bey, Mustafa Usta, onların hepsine çok teşekkür ederim. Hepsinde de memnunum. Komşulara tavsiye eder misin Doğan İnşaat? Aynen, her zaman. Zaten komşular beni arıyorlar, soruyorlar. Yurt dışında arıyorlar beni. Dedim ben 2 senedir Doğan İnşaat'ı hep takip ediyordum zaten. Doğan İnşaat'ı geldikten sonra hanımla beraber düşündük, aradık ve sağ olsunlar hemen bizim ihtiyacımızı hallettiler. Şimdi ustalar çalışırken komşular gelip bakıyorlar, beğeniyorlar mı? Ne diyorlar? Çok güzel diyorlar. Çok güzel beğeniyorlar. Doğan İnşaat'ın reklamlarına baktıktan sonra her şeyi değiştirdim. O reklamda gördüğün çalışmalarla burada da canlı gördün. Aynı mı abi çalışmalar? Aynen, hiç değişen hiçbir şey yoktur. Aynen gördüğünüz gibi o reklamlarda bende çalıştıkları da aynen. Hiçbir farkı yok. Her şeyinden memnunum. Hepsine tek tek teşekkür ederim. Bugün Sivas'ın Divriği ilçesinin Yağbasan köyündeyiz. Burada Hüseyin Döner Bey'in evinin çatısını 4 gün olduğu Doğan İnşaat'ın ekipleri başladılar. Bugünse Hüseyin Bey'e teslim etmeye hazır hale getirdiler. Çatımda çok sorun vardı. Çok ustalar getirdim fakat hiçbir anlamını alamadım. Doğan İnşaat geldi, beni kurtardı. Allah 100 binlerce Doğan İnşaat'a razı olsun, teşekkür ederim. Gününde geldiler, gününde başladılar ve gününde teslim ettiler. İşi olan bütün dost ve akrabalar Doğan İnşaat'ı tercih etsinler. Bir telefonla her işi halloluyor efendim. Ustalarda, çalışmalarda, malzemede, işçilikte memnun musunuz? Çok memnunum. Allah razı olsun Doğan İnşaat'tan. Ben bu kadarını beklemiyordum. Doğan İnşaat'tan çok memnunum. Daha önceden de ben Doğan Bey'le görüşmüştüm ama bu kadar olacağını tahmin etmiyordum. Bir adamları, bir elemanları var. Çok çok memnunum. İşi olan, gücü olan inşaat yaptıran Doğan İnşaat. Başka birini tanımıyorum. Türkiye'nin şu anda 54 bölgesinde ekipler çalışıyorlar. Evet, diyorlar ki Doğan İnşaat köylere gider mi acaba? İşte burası köy ve şu anda burada çalışıyorlar değil mi? Buraya gelmeyen Türkiye'nin hiçbir yerine gidemez. Burası Yağbasan. Onun için şu anda ekipler çalışıyorlar. Çalışıyorlar, Allah razı olsun. Bayram Bey geldi. Bütün malzemeleri buraya indirdi. Hatta bana da baktırdı. Ben de bu işin biraz ustasıyım. Çok teşekkür ederim Bayram Bey. Allah razı olsun. Ben İstanbul'da duruyorum. Burada değil. Burada 1 ay 2 ay duruyorum. Tekrar dönüyorum. İstanbul'da aynı günü yine bu inşaatı devam ettireceğim. Çatı evin sigortasıdır. Çatı Doğru. sağlam olursa Hüseyin Bey'in İstanbul'da kafası rahat olur. Doğrudur efendim. Doğrudur. Gayet güzel. Şimdi gününde geldiler, başladılar. Gününde teslim ediyorlar sana. Evet efendim. Evet efendim. Bu çok önemli. Hiç şaşmadı. Geliyorum dedi, geldiği saatte geldiler. Ve işime başladılar. Her işimi bitirdiler. Allah 100 binlerce razı olsun. Allah 100 binlerce razı olsun. En ufak bir zarar vermeden her işimi yaptılar. Ben memnunum. Öncelikle Hüseyin Bey'e buradan ailesine ve kendisine
çok teşekkür ediyorum Doğan İnşaat'ı tercih ettikleri için. Hüseyin Bey'in söylediği gibi dediğimiz saatte, dediğimiz günde işimize tertemiz başladık ve tertemiz teslim ediyoruz. Çok güzel yaptılar. Çok uygun yaptılar. 20 sene garanti diyor. Bu ne demek abim ya? Zaten 20 sene yaşayacak mıyız? Allah razı olsun Doğan İnşaat'tan. Çevredeki komşulara, tanıdıklara Doğan İnşaat'ı tavsiye eder misin? Etmem mi? Doğan İnşaat. Başka yok. Doğan İnşaat. Hiçbir şey elime attırmadılar. Tertemiz yapıp çatıp bize teslim ettiler. Türkiye'nin markası çözüm ortağınız Doğan İnşaat, Türkiye'nin 81 ilinde şu anda 54 noktasında çalışmalara devam ediyor. Bugün İzmir, Dikili'deyiz. Burada Narin ve Durmuş Kara kardeşlerin ikiz villasının Doğan İnşaat'ın deneyimli ustaları çatısını, dış cephe ısı yalıtım mantolamasını, terasını, pergolesini, lambiresini de yaptılar. Bugün teslimata hazır hale getirdiler. Kaç gün önce başladınız ve kaç günde teslim hale getirdiniz? Bu şantiyemizi 10 gün önce başladık. Bugün teslim ediyoruz. Doğan İnşaat'ı nerede gördünüz? Nasıl ulaştınız? Doğan İnşaat'ı zaten duymuştuk, reklamlarda görüyorduk. Çatı akıyordu, sorunumuz vardı. Enişte Bey buraya geldi, bir telefonla aradı. Sağ olsun Doğan Bey de Hemen geldiler. Hemen geldi yani. Sözleşmenizi, anlaşmanızı yaptınız. Sözleşmemizi yaptık ablamla beraber. Size taahhüt ettiği günde başladılar mı? Başladılar. Taahhüt ettiği günde önce teslim ettiler mi? Bitti. Bu çok önemli. Bitti, evet, teslim ettiler. Kendilerini kutluyorum ya. Memnunuz. Doğan İnşaat yaptığı işlere 20 yıl garanti veriyor. 20 sene yeterlidir. Bence akmayacağını düşünüyorum. Burada Doğan İnşaat'ın ustaları çalıştı. Siz gördünüz mü çalışmaları, malzemeyi gördünüz mü? Çalışmasını gördük, malzemesini gördük. Çok memnun olduk. Gününden de önce teslim etti. Hanımlar yapılan işleri çok titizlikle inceler. Evin içi, dışı, cephesi, balkonu, terası hepsini gördünüz. Evet. Çalışmalarda, malzemede, ustalarda, Doğan İnşaat'ta memnun musun? Evet, çalışmalar çok güzel geçti. İşçiler çok güzel çalıştılar. Hepsinden çok memnunuz. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kardeşimle tabii önceden konuştuk, anlaştık, yaptırmaya karar verdik. Sonradan Doğan İnşaat'ı aramaya karar verdik. Eniştem aradı. Aradığı günün ertesi günü geldi hemen ve anlaşmamızı yaptık. Ondan sonra ertesi günde başladılar inşaata. Malzemelere gelince malzemeler de gerçekten birinci kaliteydi. Malzemelerden de çok memnunuz. Bu kadar kısa sürede yapılacağına inanmıyorum açıkçası ama yaptılar, teslim ettiler. Çok sağ olsunlar. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Doğan İnşaat'a ayrıca çok teşekkür ediyorum. Çok güzel çalıştılar. Çok memnunuz. Zamanında bitirip teslim ettiler. Çok memnunuz. Hepsine çok çok teşekkürler. Düşündüklerinizi siz hayal edin, Doğan İnşaat gerçekleştirsin. Kalitenin, güvenin ve estetiğin adresi Doğan İnşaat. Yaşam alanlarınızı inşa ediyoruz, güzelleştiriyoruz. Daha güzel yaşam alanları size sunuyoruz. Yaşam alanlarınızı inşa ediyoruz, güzelleştiriyoruz. Sizler için konforlu hale getiriyoruz. Sizler hayal edin, Doğan İnşaat gerçekleştirsin. Yazlık sezonda olduğumuzdan dolayı şu an ufak tefek tadilatlar yapabilsek de Eylül 15'ten sonra sıfırdan şantiyelerimize başlayabiliyoruz. İnsanları rahatsız etmemek adına bu genel olarak bir kural yazlık bölgede. Müşterilerimiz bizi aşağıdaki numaralardan aradığında görüşüyoruz. Neler istediklerini dinliyoruz. Kalem kalem konuşuyoruz, anlaşıyoruz. Anlaştıktan sonra Eylül 15'ten sonra sıraya alıyoruz müşterilerimizi. Daha sonra onların istek, talep, onların üzerine başlıyoruz şantiyelerimize. Şu anda 54 noktada şantiyelerimiz devam etmekte. Çözüm ortağınız Doğan İnşaat Türkiye'nin 7 bölgesinde çalışmalara devam ediyor. Bugün Balıkesir Ayvalık'tayız. Burada Doğan İnşaat'ın deneyimli ustaları Hayatın Savaşal hanımefendinin yazdığının tadilatını, tamiratını komple yeniden yapıyorlar. Ayvalık'ta bir yazlığımız vardı. Uzun zamandır tamir ettirmek istiyordum ama yaptıramadım. Doğan İnşaat'ı aradım. Tüm her istediğimi yapıyorlar. İstediğim şeyler oluyor ve her şeyde memnunum şu anda. Ve bütün dostlarıma tavsiye ediyorum. Mühendis hanımdan da çok memnunum. Her şeyi beraber seçip beraber yapıyoruz. Doğan İnşaat'tan memnun kaldığım için onları seçtik. İkiniz de bayan olarak kafa kafaya verdiniz şöyle. Aynen. Malzemenin seçimini az önce boyaları seçiyordunuz beraber. Evet, boyaları seçtik, taşları seçtik, parkeleri seçtik beraber. Hepsini beraber yapıyoruz ve çok memnunum. Çevreye de tavsiye ediyorum. Evet.
Reklamlardan bize ulaştılar. Doğan Bey'le geldik. Hemen bir keşif yaptık. Dış cephe mantolamaya ihtiyacımız olduğunu fark ettik. Onu yaptırdık. Çatımızı komple yeniliyoruz. Yerden ısıtma sistemi istediler. Onları yapacağız. Komple zemin seramiklerimizi, parkelerimizi yeniliyoruz. Mutfak dolabımızı yenileyeceğiz. Aynı zamanda dış cepheye drenaj yapılıyor şu anda, ustalar onu yapıyorlar, çalışıyor. Evet, bir de dış cephelerden temele kadar ineceğiz. Drenajımızı gerçekleştireceğiz. Bu su problemini çözeceğiz. Binamızı kurtaracağız. Yani A'dan Z'ye Hayatun Hanım'ın yıllardır hayal ettiği evi kendisine hayalini gerçekleştirerek teslim edeceğiz. Yaklaşık bir haftadır burada çalışıyoruz. Elektrik su tesisatımız da komple yenilenecek. 3 hafta gibi kısa bir sürede kendisine hayal ettiği evi İnşallah teslim edeceğiz. Ben de çok memnunum. Mihriban Hanım kızımızdan da memnunuz. Yani şu ana kadar yaptıkları işten de çok memnunuz. Eşe, dosta, herkese tavsiye ederim. Doğan İnşaat bugün Ayvalık'ta Ali ve Hayatun Savaşal çiftinin yazdığının tadilat ve tamirat işini tamamladılar. Bugün teslimata hazır hale getirdiler ve bugün kendilerine teslim ediyorlar. Yanımızda Doğan İnşaat'ın genç mühendislerinden Mihriban Özcan hanımefendi var. Burada neler yaptılar, bize buranın hakkında bilgiler verecek. Günler öncesinden de yine konuşmuştuk. Burada hatırlarsanız çok ciddi bir çalışma vardı. Kırım döküm vardı her tarafta. Birçok usta farklı noktalarda çalışıyordu. Bugün bütün çalışmalarımızı tamamladık. Temizliklerini yaptık. Kendilerine tertemiz bir şekilde evlerini teslim ediyoruz. Yarın evinize taşınacaklar. Bugün Kahramanmaraş Pazarcık merkezdeyiz. Burada Hüseyin Çözükçe abimizin evinin temelden çatıya kadar her şeyini, tadilatını, tamiratını Doğan İnşaat'ın deneyimli ustaları yaptılar. Bugün teslimata hazır hale getirdiler. Burası deprem bölgesi. Gerçekten binanın temelden çatıya kadar her tarafı elden geçti. A'dan Z'ye, fayansından, kapısından, penceresinden, parkesine, fayansına, klozetlerine kadar her şeyi sıfırdan yapıldı. Bugün teslim hale getirildi. Hüseyin abicim, öncelikle deprem bölgesindesiniz, geçmiş olsun. Evet, sağ olasın. Herkese geçmiş olsun. Allah bir daha bu acılar vatanımıza, memleketimize yaşatmasın diliyoruz inşallah. Amin. Senin evine hafif hasar verdiler herhalde, evet, ki evet, sen hemen tadilata başladın. Evet. Doğan İnşaat'ı nerede gördün? Nasıl ulaştın? Hemen geldiler mi? Doğan İnşaat'ı ben reklamlarda sürekli izliyorum. Yani diyebilirim, Doğan İnşaat'a aşığız ailece, doğrudur yani. Dedim ben bir ev yaparsam inşallah dedim Doğan Bey'e veririm dedim. Doğan grubuna veririm dedim. Çünkü sözüne sahipler. Gerçekte söz verdikleri her şeyi dört dörtlük yaptılar yani. Bizzat İsmail Bey'e de çok razıyım. Adam sabahleyin iş başına geldiği zaman o gün ne yapacağını her şeyi telefonuna yükler. Her şeyi böyle saat gibi yürütür yani. Şükür bugün bitirdik yani, bir ayı işte birkaç gün aşıyor. Ben bu memlekette büyüdüm, bu memleketin hatta bu memlekette inşaatçılık da yaptım. 20 sene kalıpçılık yaptım. Burada insanları bir araya yani getirmek çok zordur. Doğan grubu bütün her şey beraberdir yani. Boyacısı da var, yani duvarcısı da var, elektrikçisi de var. Başka adam aramıyorsun yani. Hepsi bir ekip olarak geliyorlar. Bir ekip olarak geliyorlar, işini temiz yapıyorlar. Sağ olsun, var olsun. İyi ki vermişim yani. Ben daha önce geldiğimde burada çalışmalar başlamıştı. Bugün ise sona gelinmiş. Bugün anahtarı sana teslim ediyoruz. Size de teşekkür ederim. İşini çok güzel yapıyorsun. Ben buraya ilk geldiğimde Hüseyin abi dedi ki sen şimdi çalışmaları çek dedi. Ben dedi işi teslim aldığım gün konuşacağım dedi. Dedim sen sözünde dur, ben de duracağım. Bugün geldik, yine buluştuk. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ekibimiz Pazarcık'ta. Burada tadilat, tamirat, inşaat adına aklınıza ne gelirse A'dan Z'ye yaptırmak istiyorsanız alt banttaki numaralarda Doğan İnşaat'a ulaşabilirsiniz. Aynen. Sizler hayal edin, Doğan İnşaat gerçekleştirsin. Bugün çalışmalar tamamlandı. Bir tarafımda İsmail Usta, bir tarafımda Hüseyin abimiz. Kendisine bugün anahtarını teslim edeceğiz. İsmail Bey, kaç gün önce başlamıştınız? Bir ay kadar bir süremiz oldu. Bir ay içinde de Hüseyin amcamıza teslim ettik ve bitirdik. Bir ayda A'dan Z'ye bu binanın her tarafı yeniden yapıldı.
Bugün Hüseyin abiye anahtarını teslim edeceğiz. Evine geçecek, güle güle oturacak. Hayırlı olsun. Bir daha da bu acıları yaşamayız Allah diyoruz. bir daha böyle bir acıyı kimsenin başına vermesin. Memleketimiz çok acı çekiyor gerçekten. Bizi izlemeye devam edin. Bir de geçen hafta da bahsetmiştiniz. 3 tane büyük güreşin, 4 büyük güreşin sarmalında devam ediyor. Dönerdi. Bunu arttırmak gerekiyordu. Belli bir başarıya odaklandırmak, belli bir sonuca odaklandırmak gerekiyordu. Şimdi başkanımıza bakıyorum. Büyük bir risk almıştı oysaki sezon başı çok stresliydi ama son Manisa Yunus Emre Yuntayır Meydanı'nda yüzü gülüyordu. Yani bu projenin altından siz tabii ki değerli yönetim kuruluyla birlikte kalkmanın bir huzur ve mutluluğu vardı sanırım. Güreş severlerinin yansımasını orada gördük. Şimdi Manavgat'ta zaten ilk şeyde biz bunun sinyalini aldık. Hakikaten aldık ama Manisa Yuntağı'nda biliyorsunuz kıran bu zirve yaptı. Zirve yaptı. Yani Kırkpınar gibi finaller izledik değil mi? Yani evet. Lig güreşlerinde. Eskiden Kırkpınar'da izlediğimiz şeyi şimdi 7 edafa yayılmış oldu ekstradan. Bakarsanız bu Elmalı'da devam eder. Kırkpınar'la beraber baktığınızda belki 9 tane güreşi Kırkpınar seviyesine getirmiş olduk. Evet, bir de her hafta sizde yayınlarımızda şunu dile getiriyoruz. Elmalı güreşlerinin Elmalı güreş sahasının ismi Recep Gürbüz olarak verilmişti. Bu güreş severleri bize mesaj atıyorlardı. Siz bu konuya ulaştınız. Detaylı bilgi sizden alalım efendim. Recep Bey, bu onuru kim takdim etmiş merhum Recep bunu konuştuktan sonra ben bunu araştırdım. Evet. İlçe Gençlik Spor Müdürümüz Bekir Erol Bey kardeşimden rica ettim. Bu ne zaman gerçekleşmiş diye. 1998 yılında Elmalı İlçe Belediye Başkanımız Hüseyin Altıntaş döneminde o sahaya Recep Gürbüz güreş sahası ismi veriliyor. Evet. Daha sonra 2005 yılında 8 Ağustos 2005 yılında bakanlık tescili geliyor. Gençlik Spor Bakanlığı tarafından onaylanıyor. Artık orası onaylı bir güreş alanı. Recep Gürbüz güreş sahası. Kendisine teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Recep Gürbüz gibi Türkiye güreşinin en önemli baş pehlivan ismini oraya atfetmiş olması çok çok anlamlı. Şimdi vefalı olmak lazım. Değerlerimize sahip çıkmak lazım. Recep Gürbüz o dönemin çok güzide pehlivanlarındandı biliyorsunuz. Evet. Çok genç yaşta hayata gözlerine yumdu. O zamanlar ben 20'li yaşlardaydım. Hatırlıyorum güreşlerini. Allah rahmet eylesin. Evet, bu arada röportajımızın sonuna geldik. Röportajımızın sonuna geldik. Bilal Özdeğerli büyüğüm, teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum ilginize. Her hafta bizi çağırıyorsunuz. Bu arada bir konunuz var sanırım. İsmini zikredebilirseniz. Evet, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik Spor Bakanlığı Spor Kulüpleri Daire Başkanı Emre Şahin Bey bizleri ziyarete geldi. Kendilerine ziyaretlerinden dolayı ayrıca hasreten teşekkür ediyorum. Bizler de teşekkür edelim. Evet, kısa bir reklam arası veriyoruz değerli güreş severler. Daha sonra baş pehlivanlarımızın çeyrek final kurallarıyla birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6.000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler. Yürüyebiliriz, yutabiliriz, konuşabiliyoruz. Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle, zamanında, ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Bugün sahibi olduğumuz her bilgi tarihi tecrübeyle birikti, kültürel miras yoluyla geldi. Onlarla öğrettik, iyileştik, geliştik. Kültürel mirasımıza vurulan her darbe, hayallerimize,
bilime ve geleceğimize vuruluyor. Tahrip edilen, yıkılan, çalınan her kültür varlığı geçmişimizden bir parçanın sonsuza kadar yok olması demektir. Kültür varlığı kaçakçılığı hırsızlıktır. Kültür varlıklarımıza sahip çıkalım, bu toprakların değerlerini hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 350'den fazla müze ve öğren yerine artık sadece müze kartla giriliyor. Müze kartla ülkemizdeki müzeleri ve öğren yerlerini bir yıl boyunca doyasıya gezebilirsiniz. Üstelik müze kart şimdi milli saraylarda da geçerli. Kimlik kartınızda kolayca sahip olabileceğiniz müze kartınızı hemen alın, Türkiye'nin tarihi ve kültürel hazinelerini keşfe çıkın. Tam bir yıl boyunca geçerli olan müze kart sadece 60 lira. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı. Tarihi eserler ve mekanlar tüm vatandaşlarımızın sahibi olduğu ortak değerlerdir. Onları korumak ve gelecek nesillere ulaştırmak hepimizin vatandaşlık görevidir. Kültür varlıklarına verilen her türlü zarar suçtur. Kültür varlıklarımıza sahip çıkalım, bu toprakların değerlerini hep beraber koruyalım. Tarihi eserler ve mekanlar tüm vatandaşlarımızın sahibi olduğu ortak değerlerdir. Onları korumak ve gelecek nesillere ulaştırmak hepimizin vatandaşlık görevidir. Kültür varlıklarına verilen her türlü zarar suçtur. Kültür varlıklarımıza sahip çıkalım, bu toprakların değerlerini hep beraber koruyalım. Tahrip edilen, yıkılan, çalınan her kültür varlığı geçmişimizden bir parçanın sonsuza kadar yok olması demektir. Kültür varlıklarına verilen her türlü zarar suçtur. Kültür varlıklarımıza sahip çıkalım, bu toprakların değerlerini hep beraber koruyalım. Tam bağımsız Türkiye, vazgeçer mi senden? Dilerine san aşkımızdan, yitik sevdamız, teknofestler görecek. Tarihi eserler ve mekanlar tüm vatandaşlarımızın sahibi olduğu ortak değerlerdir. Onları korumak ve gelecek nesillere ulaştırmak hepimizin vatandaşlık görevidir. Kültür varlıklarına verilen her türlü zarar suçtur. Kültür varlıklarımıza sahip çıkalım, bu toprakların değerlerini hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 350'den fazla müze ve öğren yerine artık sadece müze kartla giriliyor. Müze kartla ülkemizdeki müzeleri ve öğren yerlerini bir yıl boyunca doyasıya gezebilirsiniz. Üstelik müze kart şimdi milli saraylarda da geçerli. Kimlik kartınızda kolayca sahip olabileceğiniz müze kartınızı hemen alın, Türkiye'nin tarihi ve kültürel hazinelerini keşfe çıkın. Tam bir yıl boyunca geçerli olan müze kart sadece 60 lira. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı. Bugün sahibi olduğumuz her bilgi tarihi tecrübeyle birikti, kültürel miras yoluyla geldi. Onlarla öğrettik, iyileştik, geliştik. Kültürel mirasımıza vurulan her darbe, hayallerimize, bilime ve geleceğimize vuruluyor.
Tahrip edilen, yıkılan, çalınan her kültür varlığı, geçmişimizden bir parçanın sonsuza kadar yok olması demektir. Kültür varlığı kaçakçılığı hırsızlıktır. Kültür varlıklarımıza sahip çıkalım, bu toprakların değerlerini hep beraber koruyalım. Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6.000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler. Yürüyebiliriz. Yutabiliriz. Konuşabiliyoruz. Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle, zamanında, ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Bizi izlemeye devam edin. Başpehlivanlar şehri Karamüselli Hüseyin Gümüşalan Karamüsel'i alkışlıyoruz. Sancaktepe Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü adına güreş yapıyor. Hep birlikte alkışlıyoruz milli güreşçi Serhat Balcı, Samsun Ladik. MCM Özparlarla Spor Kulübü adına güreş yapıyor. Sayın Demet Özparlar adına güreş yapıyor. Kürşat Korkmaz alkışlıyoruz Antalya. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böçek adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Albin Tarımlar sahibi iş adamı Sayın Süleyman Alkan adına güreş yapıyor. Hep birlikte alkışlıyoruz. Osman Aydın Antalya. Bugün buraya toplanmış Şile'nin ağaları beyleri, biraz sonra güreş yapacak pehlivanların çataldır yürekleri. Aziz seyircim, şöyle bir bakın, sadece üzerlerinde kısmettir giysileri, aziz seyircimden ise en çok alkıştır üsttekileri. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah. Başpehlivanlarımızın çeyrek final müsabakalarına dualarla, alkışlarla diyelim maşallah. Allah derman versin. Evet değerli güreş severler, başpehlivanlar özelinde, çeyrek final özelinde Allah Allah nidaları yükseldi. Bakalım bugün için artık podyuma ayağını kimler atacak? Soru bu. 62 başpehlivan güreşti çeyrek finale kadar geldiler. Çeyrek finalden yarı finale podyuma ayaklarını kimler atacaklar? Soru bu. Siz değerli güreş severlerimizin yorumları ve öngörüleri bakalım ne doğrultuda. Mustafa Taş, geçen yılın Şile güreşlerin baş pehlivanı Hüseyin Gümüşalan ekranlarda ve megastar Ali Gürbüz. Balıkesir'den Ramazan Seren iyi yayınlar diliyor. Ankara'dan Şahin Acar, tüm pehlivan kardeşlerime başarı dileklerinde bulunuyorum demiş.
Baş pehlivanlar ekranlara gelsin değerli yönetmenim. Şu anda huzur peşrevindeler. Alt boyları mücadelelerini daha sonra vereceğiz. Biz baş pehlivanların mücadelelerini ekranlarda tutalım. Evet, sol üst kadrajda Hüseyin Gümüşalan, Serhat Balcı. Sağ üst kadrajda Ali Gürbüz. Evet, dörtlüyü alabiliriz. Hakem numaralarına göre söyleyeyim. Sol alt kadrajda Enes Doğan, Mustafa Taş mücadelesi. Sol üst kadrajda Ali Gürbüz, Faruk Akkoyun. Sağ üst kadrajda Hüseyin Gümüşalan, Serhat Balcı. Bu arada Ali Gürbüz, Faruk Akkoyun mücadelesi. Sol üst kadrajda her an yeniş çıkabilir değerli yönetmenim. Evet, Ali Gürbüz daha ilk 5 dakika dolmadan Faruk Akkoyun'u sırt aşağı yenerek adını yarı finale yazdıran ilk baş pehlivan oldu. Diğer tarafta da Enes Doğan bir künde kılçık pozisyonunda. Mustafa Taş arka kadrajda. Evet, Mustafa Taş da adını yarı finale yazdırdı. Arka arkaya Enes Doğan'ı mağlup ederek tekrarlarını ekranlara alabiliriz değerli yönetmenim. Evet, hayır, ikili de kalsın. Evet, bakın Ali Gürbüz Faruk Akkoyun'u yan kazıktan bir anda ayağını taktı. Orada bileğinden yakaladı. Bitirici darbesi. İşte bakın burada iç yine iç içeriden paçadan kepçelemiş. Hüseyin Gümüşalan, Serhat Balcı mücadelesi. Diğer tarafta da Osman Aynur mücadelesi yerde devam ediyor. Ekranı 2'ye alalım değerli yönetmenim. Yerde devam ediyor. Ekranı 2'ye alalım. Evet, ekranı 2'ye alalım. Kürşat Şefki Korkmaz Osman Aynur mücadelesinde 2'yi 2'ye alalım. Şu anda her an yeniş çıkabilir. Diğer mücadelede kalalım. Diğer mücadelede Kürşat Şefki Korkmaz, aynı mücadele bu. Osman Aynur'u mağlup ederek adını yarı finale yazdıran 3. isim oldu. Değerli güreş severler, Kürşat Şefki Korkmaz, Ali Gürbüz ve Mustafa Taş yarı finalde. Bir çiftimiz kaldı. Hüseyin Gümüşalan mı yoksa Serhat
Balcı mı? Hacı Serhat Balcı mı? Bülent hocam. Evet, deste küçük boy, deste orta boy ve deste büyük boy final maçları için çok acele er meydanına. Çeyrek final yenişlerini bir kez daha ekranlara alabiliriz değerli yönetmenim. Evet, biraz çabuk olalım lütfen, deste boyu. Hayır, tekli ekranda kalalım. Onu birazdan vereceğiz, evet. Bakın Kürşat Şevki Korkmaz'ın Osman Aynur'u yendiği o son anlar ekranlara geliyor. Ali Gürbüz'ü alabiliriz. Son anlarını ekranlara. Mustafa Taş'ın da son anlarını ekranlara getirebiliriz. Evet, deste boyu. Bu Kürşat Şevki Korkmaz'ın az önce Osman Aynur'u yendiği o son anlar. Baş altında da ekranın solunda. Tamam, aynı tekrar vermeyelim, evet. Verdik. Evet, saygıdeğer güreş severler. Büyük ortanın da puanlaması ekranlarda. Deste küçük boy final. Deste orta boy final. Deste büyük boyda final yapacak pehlivanlar, size son anonslu bilginiz olsun. Deste küçük boy final. Caner Arslan, İstanbul Çatalca Belediye Başkanım Sayın Mesut Güler adına güreş yapıyor. İstanbul Çatalca. Evet değerli güreş severler. Yarı finale 3 isim kaldı. Ali Gürbüz, Mustafa Taş ve Kürşat Şevki Korkmaz. Dördüncü isim işte Ali Gürbüz'ün bu bir önceki turda yaptığı oyundu bu. Değerli yönetmenim. Az önce İstanbul Çatalca. Burada kepçelemişti Süleyman Başarı. Trakya bölgesi Büyük Bandıra'dan Sayın Harun Özçetin hocam yapacaktır. Bir alkışla değerli hocama. Deste orta boy final. İstanbul Çatalca Belediye Başkanım Sayın Mesut Üner adına güreş yapıyor. Oğulcan Yurdakul, İstanbul Çatalca. Hüseyin Gümüşalan ve Serhat Hacı Serhat Balcı çeyrek final mücadelesi. Üner adına güreş yapıyor. Emirhan Taş, Samsun. İşte bakın Ali Gürbüz'ün yarı finale kaldığı çeyrek finaldeki o Faruk Akkoyun'u hiç kepçede neler yapmış. Bakın burada sol sağ eli kasnakta beline dolanmak istemiş Faruk Akkoyun ama Ali Gürbüz dizleyerek sağ eliyle de kepçelemiş. Sayın Yasin Uludağ Ali Gürbüz'ün uzmanlık alanı bu kepçe oyunu. Amasya Mersipon Belediye Başkanım Sayın Alp Karkıbey adına güreş yapıyor. Ekranın sağında baş pehlivanlık çeyrek final, ekranın solunda da büyük orta puanlaması var. Değerli güreş severler. Adına da güreş yapıyor. Alperen Atar Zonguldak Alaplı final müsabakasını Trakya bölgesi hakemlerinden Bobeski Büyük Bandıra'dan Ziya Kurt hocam yapacaktır. Bir alkışla değerli hocama. Her zaman kurban oluruz şanlı bayrağımızın yıldızı ile hilaline. Görmüş olduğunuz koç yiğitler gidiyor boyların finaline. Yenen pehlivan birinci olacak, yenilen pehlivan ikinci olacak. Bakalım Şile Belediye Başkanımız Sayın İlhan Ocaklı Bey'in ödülü hangi pehlivanın başına konacak? Buna her meydanı derler. Bunda söz olmaz. Ele, bele, dile ihanet olmaz. Buna her meydanı derler. Pehlivanlar hanesi ciğer sökerdi. Tarihi Kırkpınar'a 26 yıl baş olmuş. Kel Aliço'nun kemanesi. Tak Yunus'tan gelir. Muhteşem dev Koca Yusuf'un sesi. Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ı sorarsanız vatanıma, milletime, bayrağıma mal olmuş pehlivanlık efendisi. Bu meydan iki kapılı bir handır. Burada her davranış bir imtihandır. Kasnakları arıyor Hüseyin Gümüşalan. Verenlerin yolu revandır. Serhat Balcı da uzak duruyor. Allah için güneş yapanların yardımcısı Hazreti Allah'tır. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah. Hadi o güzel ellerinizi bir hazırlayalım.
geleceğin şampiyonlarına hep beraber alkışlarla diyelim maşallah. Allah terman versin. Aşağıdan tek daldı Serhat Balcı. Bir anda dış kasnağa dolandı Hüseyin Gümüşalan. Muğla Seydi Kemer Belediye Başkanımız Sayın Önder Akdeniz himayelerinde tarihi Kırkpınar'ın altın kemerli baş pehlivanlarının kol bağlayacağı 27 Ağustos 2023 Pazar günü Muğla Seydi Kemer Seki Er Meydanı'nda yapılacak olan yağlı pehlivan güreşlerimize tüm güreş Yine paçaya uzandı Serhat Balcı. Mustafa Taş, Ali Gürbüz, Gürçay Şevki Korkmaz. İstanbul Şile Yağlı Pehlivan güreşlerinin baş pehlivanlıktaki yarı finalistleri. Son yarı finalist. Maç altı boyunda yarı final müsabakası yapacak Hüseyin Gümüşalan mı yoksa Hacı Serhat Balcı mı olacak? Yarın Çanakkale Çardak Er Meydanı'nda olacağız. Pazar günü de Muğla Seydi Kemer Zümrüt Çayırı 8 Zümrüt Çayırı Er Meydanı'nda olacağız. Değerli güreş severler. Ekranın solundaki mücadele biraz kaydı değerli yönetmenim. Evet. Büyük ortada. Büyük orta boyunda yarı final müsabakası yapacak pehlivanlar Er Meydanı'nda yerinizi alın. Küçük orta büyük boy düzeltiyorum. Evet. Özür diliyorum değerli güreş severler. Ve çayırda bir baş pehlivanlık mücadelesi kaldı. Baş altını sal hocam. Tamam hocam. Evet baş altı. Yıldıray Pala. Evet başaltı pehlivanları, yağlanan başaltı pehlivanlarımız biraz çabuk olalım lütfen. Erteran, davulcular, saygıdeğer güreş severler, değerli konuklarımız, bugün Allah'ın izniyle 16.sı yapılan tarihi, geleneksel Şile Belediyesi Büyük Yağlı Pehlivan güreşlerinde başaltı yarı final. Aslı, nesli bu toprakların öz evladı. Şile Belediye Başkanım Sayın İlhan Ocaklı adına güreş yapıyor. Usta dedi ki ben bugün hemşerilerimle olmaktan, onlarla beraber olmaktan, onların karşısında güreş yapmaktan onur ve gurur duyuyorum. Bu cümleden olmak üzere ben bugün tüm Şileliler adına güreş yapıyorum diyor. O zaman elleri bir hazırlayalım. Başı Şahin, İstanbul, Şile. Kumlucalı genç iş adamı Sayın Caner Bars adına güreş yapıyor. Antalya Muratpaşa Belediyesi adına güreş yapıyor. Mustafa Okulu Antalya. Engin Can Akşit Kumluca Belediye Başkanı Sayın Mustafa Köleoğlu Ali Kayaoğlu pehlivanlarımızın her biri değerlidir demiş. Kumluca'da faaliyet gösteren Ali Gürbüz hazımsızlıkları var. İyi gıdaların sahibi
Ali Gürbüz'ü Kurtuluş Yıldız Bey'in pehlivanı izlemek ne kadar büyük keyif Antalya veriyorsa anlatmak da o Kumluca. kadar büyük keyifli. İstanbul Yenişleri de o kadar Çatalca muazzam. Belediye Başkanım Sayın Siz Mesut bunun tadına Güler varırken biz de tadına varmak istiyoruz herhalde. Tekrar tüm pehlivanlarımız yenişleri olduğu gibi Ali Gürbüz'ün de yenişlerini ekranlara istiyoruz. Ama bunda hazımsızlık gösterenleri anlamış değiliz. Yıldıray Pala. Yıllar sonra, 20 yıl sonra, 30 yıl sonra Ali Gürbüz anlatılacak. Siz o Ali Gürbüz'ü canlı izliyorsunuz. Biz tekrarını veriyoruz ama bundan hazımsızlık duyuyorsunuz. Ben anlayabilmiş değilim. O yüzden katılmıyorum ama saygı duyuyorum size. Bazı değerli güreş severlerimize. Ülkemin yazında baharında haydi yiğitler, haydin meydan şen olsun. Bu senin ata güreşin, yüreğin çatal olsun. Evliyalar şehri İznik'ten geliriz. Adımız şanımız Belebülent. Hazreti Hamza'ya Mesut ait. Gir güreşe, çevir rakibini şaşkına. Çek peşrefi, yap güreşi. Hazreti Allah aşkına. Allah Allah, illallah, Muhammedun Resulullah. Başaltı pehlivanlarına yarı finalde. Alkışlarla diyelim maşallah. Allah Herman versin. Büyük orta yarı final müsabakaları için yer meydanına. Büyük ortalar. Sayın Necit Yıldırım, Tarih Edirne Kırkpınar Başpehlivanı Sayın Necit Yıldırım, çok acele kule hakemliği önünde bekleniyorsunuz. Büyük ortalar yarı final müsabakaları için çok acele meydanına. Büyük ortalar evet, Davut Demir, Hasan Can Güzeller, Emre Duman, evet, bizim okulumuz büyük orta pehlivanları selavatlanmak için er meydanına. Ramazan Kaptan 20 sene sonra Ali Gürbüz'den bahsettiğimiz gibi bir de Recep Tosun'dan bahsedeceğiz demiş. Ne mutlu bize böyle düşünüyorsanız ama biz bu pehlivanlarımızın dökmüş olduğu alın terilerin bir damlası bile değil bizim yapmış olduğumuz işler. Onlar olmasa biz bir hiçiz. Onlar sayesinde organizasyonlar bizleri güreşe davet ediyor ve siz ekranları başında güreş severlere bu güreşleri izletiyoruz. Yiğitlerimiz olmasa davul olmaz. Yiğitlerimiz olmasa kule hakemi olmaz. Cazgır olmaz. Yağcı olmaz. Yiğitlerimiz olmasa protokol olmaz, tribün olmaz, seyirci de olmaz. Biz hiç olmayız. O yüzden pehlivanlarımız bu sporun olmazsa olmaz kilometre
taşlarının en başında yer alırlar. 600 yıldır bugüne kadar pehlivanlarımız, yiğitlerimizin omuzlarında bugüne kadar geldi, şekillendi. Evet, saygıdeğer güreşseverler, değerli konuklarımız, bugün Allah'ın izniyle 16 yaşı yapılan tarihi geleneksel Şile Büyük Yağlı Pehlivan güreşlerinde Yıldıray Akın ikinci turda Ali Gürbüz'e mağlup oldu. İşte bakın eli öpülesi seyircilerimiz. Ali Gürbüzleri, Mustafa Taşları, Hüseyin Gümüşalanları, Kürşat Şevki Korkmazları izlemek için tribünlere geliyorlar. Hafta sonları da normalde pek tabii ki de tatile çıkabilirler, piknik yapabilirler ama onlar atasporumuzun geleneği olan güreşleri ziyadesiyle pehlivanları da izlemek için tribünleri dolduruyorlar. Bayanlarımız burada, büyük abilerimiz burada, çocuklarımız, gençlerimiz burada. Hepsinin hayranlık kitlesi olduğu isimler var. Ben de Ali Gürbüz'ü anlatmaktan büyük keyif alıyorum. Kendisiyle güreşim de var, Orhan Okulu'yla da var, Osman Aynur'la da var. Hepsinin yeri bende farklı. Eminim ki sizlerin de gönlünde yeri farklı. Ama bir kez yenişini fazla gösterdik diye Ali Gürbüz üzerinden bize ateş etmenize müsaade edemeyiz. Biz sadece siz değerli güreş severlerimize güreşleri ulaştırma adına çabalayan, koşturan bir neferiz. Ekranı ikiye bölerek güreşi mutlaka ekranda kalsın değerli yönetmenim. İkiye bölelim, eli öpelisi seyircilerimizi ekranlara getirebiliriz tabii ki de. Er olan İzzet bulur. Yiğit olan devlet bulur. Er meydanında kırıl kırıl güreş yaparlar. Cennet alayı bulur. Elif okudu türü, basar edildi türü. Bakın işte onlardan bir mesaj yollamış. Aydın Söke'nin yetiştirmiş olduğu tam 50 yıl önce, yarım asır önce Boyer meydanlarında kol bağlayıp güreş tutmuş Manisalı merhum Kel Hüseyin'in çırağı Mehmet Keçe Atak. İyi yayınlar diliyor. Recep kardeşim, hizmet ediyorsun. Selamlar sana demiş. Allah sana da derman versin demiş. Hürmetle ellerinden öpüyorum. Mehmet Keçe Atak, değerli büyüğüm. Hüseyin Gümüşalan ve Serhat Balcı mücadelesi. Evet, Emir hocam. Yazgın Emir hocam. Evet hocam, küçük orta büyük boyun finalini salamamız lütfen. Küçük orta büyük boy. Final için er meydanına. Tamam, Cengiz hocam haber göndermiş. Bakın çocuklarımız yiğitlerimizi izliyorlar. Çok güzel fotoğraf bunlar. Bursa Dürdane Köyü'nden Halil Doğru değerli büyüğümüz iyi yayınlar diliyor. Evet. Puanlama anonsu geldi. Pür dikkat izliyor güreş severlerimiz. Hüseyin Gümüşalan mı, Hacı Serhat Balcı mı? 4. isim olarak adını yarı finale kim yazdıracak bakalım. Arifan hocam, finalleri alalım diyorlar. Evet, şu anda protokolde ekranlara geliyor Sayın İlhan Ocaklı. Çok değerli İstanbul Şile Belediye Başkanımız
misafirleriyle birlikte. Evet, şu anda ekranlara geldi. Şu anda ekranlara geldi. İstanbul Şile'nin Şehrül Emini Sayın İlhan Ocaklı. Atasporu sadece güreşe değil, okçuluğa, atçılığa, cirite ve özellikle Şileli gençlerin sağlıklı birey olma noktasında inanılmaz derecede projeler üreten bir belediye başkanı. İnsan odaklı yani. Evet, puanlama mücadelesi başladı. Ekranın sağında Hüseyin Gümüşalan, ekranın solunda Hacı Serhat Balcı mı? Bu arada Almanya'dan Cüneyt Varlı iyi yayınlar diliyor. Güreş aşığı, güreş sevdalısı. Pehlivanlar diyarı Karamürselli. Üçüncü Yasin Acar Erzurum. Yine üçüncü Berat Arkaroğlu İstanbul Büyükçekmece üçüncü. Ali Gürbüz, Mustafa Taş ve Kürşat Şevki Korkmaz İstanbul Şileyer Meydanı'nda yarı finale kalan 3 baş pehlivan. 4. ismi arıyoruz. Doğukan Karakuş İstanbul Kağıthane Belediyesi'nin pehlivanı İstanbul. Evet Emin hocam, kimi çağıracaksan seni bekliyorum, boy salacağım. Bekleyen mi salan mı? Tamam. Tek daldı, paçaya uzandı. Bir anda kündeye dolandı. Hüseyin Gümüşalan paçalarda, Serhat Balcı yan kazık yan paçada. Kalçasının üzerine düştü bir anda. Çift aldı, bastırdı. Hüseyin Gümüşalan adını yarı finale yazdıran son isim oldu değerli güreş severler. Benim için de enteresan bir karşılaşma oldu. Çünkü bir anda kalçasının üzerine düştü Hüseyin Gümüşalan. Bakın işte tam burada yan kazıktan aktarmak isterken kalçaların üzerinden bir anda toparlandı. Hüseyin Gümüşalan ve yarı finale adını yazdırdı. Farklı farklı açılardan izliyorsunuz değerli güreş severler. İşte bakın burada kalçasının üzerine düşmüş ama bir anda toparlanmasını da bilmiş. Sayın Mustafa Akçocuk adına güreş yapıyor. İbrahim Şamil Özak, Manisa Turgutlu. Evet, birazdan kura çekimi başlayacak. Sayın Ali Nur Aktaş adına güreş yapıyor. Ömer Kayan Samsun final müsabakasını Sakarya bölgesinden Sayın Ragıp Tokan hocam yapacaktır. Bir alkış değerli hocam. Allah Allah. İllallah. Finale giden koç yiğitlere alkışlarla diyelim maşallah. Allah Erman versin. Evet, Şile Muhtarlar Derneği Dernek Başkanım Sayın Timur İzmir her meydana davet ediyoruz. Evet, birazdan kura çekimi başlayacak. Kura çekim hazırlığı başladı. Kura çekimi hazırlığı başladı şu anda. Ekranı ikiye bölerek hem seyircilerimiz hem de kura çekimini ekranlara getirebiliriz. Evet, baş pehlivanlar yarı final kurallarını seçmek üzere er meydana.
Evet, bir boyu pehlivanlarımızın. Şu anda güreşin hakkını verenler sosyal medya portalında Hüseyin Gümüşalan Serhat Balcı mücadelesinin o son anlarını izleyebilirsiniz. Değerli güreş severler. Evet, şimdi Muhtarlar Derneği Dernek Başkanımız Sayın Timur İzmir'i meydana davetimi arz ediyorum. Değerli Salih Kaya, yarı finalde güreşen tüm pehlivanlara başarı dileklerinde bulunuyor. Güreşin hakkını verenler sosyal medya portalı yöneticisi. Evet, Ali Gürbüz kurasını çekmek için geliyor. Ali Gürbüz. Evet, Ali Gürbüz kurasını çekmek için geliyor. Evet, deniz boyu pehlivanlarımızın madalyalarına takdim etmek üzere Milliyetçi Hareket Partisi Şile İlçe Başkanımız Sayın Mustafa Kırçay meydana davetini arz ediyorum. Ali Gürbüz 3 numara, Mustafa Taş 4 numara. Hadi bakalım, buradan yakalım. Ali Gürbüz, Mustafa Taş yarı final kapışması. Diğer tarafta da Hüseyin Gümüşalan ve Kürşat Şevki Korkmaz kapışması. Yorumlarınızı alalım değerli güreş severler. Ve 2 numara Hüseyin Gümüşalan. Evet, deniz boyu pehlivanlarımızın madalyalarını Şile Muhtarlar Derneği Dernek Başkanımız Sayın Timur İzmir takdim ediyorlar. Evet, 1 numara Kürşat Şevki Korkmaz, 2 numara Hüseyin Gümüşalan, 3 numara Ali Gürbüz ve 4 numara Mustafa Taş. Kürşat Şevki Korkmaz ekranlarda. Mini iki boyunda madalya töreni. Minik iki boyunda minik iki boyunda acele edelim. Minik iki boyunda 3. Ahmet Ali Gül, İstanbul Kocaeli 3. Yine 3. Kaan Petek Altınova Belediyesi'nin pehlivanı 3. İkinci Onur Can Gör, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin pehlivanı İstanbul. İsmail Zurnacı spikerlikteki ilk duayen ismimiz. Cumhuriyet tarihinin ilk güreş spikeri Eşref Şefik'i rahmetle anıyorum. Boksta Orhan Ayhan, Halit Kıvanç, futbolda sizler de güreşte emek veriyorsunuz demiş İsmail Zurnacı abim. Hürmetle, saygıyla selamlıyorum. Böyle değerli büyüklerimizi bizlere anımsatıp hatırlattığınız için. Değerli konuklarımız. Bugün Allah'ın izniyle 16.'sı yapılıyor. Evet, sözü biz cazgırlarımıza bırakalım yarı final özelinde. Yarı final müsabakası yapacak. Yarı finale giden baş pehlivanlara kocaman bir alkış yapar mıyız onlara? Bir moral alkışı yapalım onlara. Kocaeli
Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tahir Büyükakın adına güreş yapıyor. Aslı, Nesli, Altın Kemerli, Baş Pehlivanlar Şehri Karamüselli. O zaman elleri bir hazırlayalım. Hüseyin Gümüşalan Karamüsel. MCM Özparlar Spor Kulübü Başkanımız Sayın Mehmet Özparlar adına güreş yapıyor. Kürşat Korkmaz Antalya. 2022 yılı Tarih Edirne Kırkpınar Baş Pehlivanı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Muhittin Böcek adına yapıyor. Yaptığı güreşlerle seyircimizden tam not alıyor. Aslı, Nesli, Sinop, Duranlı. Elleri bir hazırlayalım. Mustafa Taş, Sinop, Duran. Antalya Coşamaltı Belediye Başkanımız Sayın Mimar Turgay Genç adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Şile Muhtarlar Derneği Başkanlığı 62 mahalle muhtarları adına güreş yapıyor. 2011, 2012, 2019, 2021 yılları Türkiye Cumhuriyeti Başpehlivanı. Hep birlikte alkışlıyoruz. Ali Gürbüz, Antalya Korkuteli Sınavı. Evet, yarı final müsabakalarını İstanbul bölgesinden Tamer Özçelik hocam, yine Kocaeli bölgesinden Kadir İlgen hocam yapacaktır, arz ederim. Evet, ben Şile Belediye Başkanımıza bu sene de merhum babamı unutmadığı için teşekkür ediyorum. Pankart için. Sağ ol Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. Kül oldu Aliço, kül oldu Büyüğün, Okyanus'ta Yusuf, Karada Emin, beklerken katrancıyı Karahmet'in, Piller hanesinden çıka geldi, Kukdereli Mehmet'im. Adalı kardeş, Dereli Mehmet, Bekir'in kazından, koptu kıyamet, Koca Filiz, Nakkaş, Hergeleci, Rabbim, Allah'ım, selamını, Fatiha'mı onlara ilet. 300 minareden ezan sesleri midir gelen? 40 davulun sesi midir? Yoksa Koca Yusuf mudur gelen? Tarih Edirne Kırkpınar baş cazgırı, evet, adalı mıdır eğlenen? Hey! Finaliço! Duyuyor musun? Şiler meydanında kıran kırana güneşler var. Duymuyor musun? Allah! İllallah! Muhammed Resulullah. Hadi aziz seyircim. Başpehlivanlarımızın yarı final musabakalarına hep beraber alkışlarla diyelim maşallah. Allah derman versin. Evet, baş pehlivanlar için yarı finalde Allah nidaları yükseldi. Ali Gürbüz mü, Mustafa Taş mı, Kürşat Şevki Korkmaz mı, yoksa Hüseyin Gümüşalan mı değerli güreş severler? Hadi bakalım. Yine üçüncü. Keyfini çıkartın. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin pehlivanı Ebu Bekir Sonduk üçüncü. İkinci Salih Yıldız Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin pehlivanı Kocaeli ikinci. Birinci İstanbul Avcılar Belediyesi'nin pehlivanı Adnan Osman İstanbul Avcılar birinci. Pehlivanlarımızın madalyalarını takdim etmek üzere Şile Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Abdullah Düzücü'yü her meydana davetimi arz ediyorum.
Mustafa Taş ekranlarda. Geçen yılın baş pehlivanı Kürşat Şevki Korkmaz ekranlarda. Ali Gürbüz de ekranlarda. Eşlik 2 oyunun 3. Tekirdağ Çorlu. Mehmet Yıldız 2. Yine 3. Tekirdağ Çerkezköy'den Volkan Emre Dönmez 3. İkinci. Bu arada Yağlı Güreş Pehlivanlar sayfası da Atasporumuz güreşe hizmet etmeye devam ediyor. Güreşin hakkını verenler, er meydanı yiğitleri Ali Coşkun. Atasporumuz güreşin genişleme noktasında yelpazeleri tabii ki sadece güreş bunlardan biri. Akdeniz'in baş pehlivanları sosyal medya portalında saymamak hiç olmaz. 10 yıl önce kurulmuş bir sosyal medya portalı. Düşünün ki 10 yıl önce bu öngörüyü bulunmuşlar. Bunun için çalışma yapmışlar. Evet, yarı final özelinde siz değerli güreş severlerimizin yorumları nelerdir? Ve yarı final mücadeleleri başladı. Evet, ilçe başkanımız Sayın Mustafa Fırça'ya teşekkür ediyor. Pehlivanlarımızın başarılarının devamını diliyoruz. Evet, Toskoparan boyu. Ali Gürbüz, Mustafa Taş mücadelesi ekranlarda. Muhsin Şahin nerede rahmetli Pele Mehmet inletirdi alanı demiş. Hakikaten özlemle anıyoruz. Büyük bir özlemle anıyoruz. Mekanı cennet olsun inşallah. Ruhu şad olsun. Evet, Toskoparan boyunda Madalyat Töreni 3. Ekranın sağında Hüseyin Gümüşalan, Kürşat Şevki Korkmaz. Ekranın solunda Ali Gürbüz, Mustafa Taş kapışması. İkinci İstanbul Çatalca Belediye Başkanımız Sayın Mesut Günel'in pehlivanı Can Ergen ikinci. Birinci İstanbul Çatalca Belediye Başkanımız Sayın Mesut Günel'in pehlivanı Ersan Yaktın İstanbul Çatalca birinci. Pehlivanlarımızın madalyalarını takdim etmek üzere. Zafer Girgin iyi yayınlar diliyor. Bursa'dan çok değerli dostum. Kızılcaköy Mahalle Muhtarımız Sayın Serkan Kılıç Aslanı. Gökhan Altınışık. Kuşkudere Mahalle Muhtarımız Sayın Yayınımızla alakalı sağduyulu ve naif bir mesaj yollamış. Hatalarımız mutlaka vardır. Hiçbirini isteyerek yapmıyoruz. Gönülden söylüyorum, sizler en güzel yenişleri, en güzel açılardan görmeyi fazlasıyla hak ediyorsunuz. Hatalarımız mutlaka vardır. Ama bu doğrultuda çok sağduyulu bir mesaj yollamış Gökhan Altınışık ve yine Ramazan Arıcı. Güreşin kızıl elması demiş. Estağfurullah, biz bir neferiz. Ramazan Arıcı, değerli güreş sevdalım. Sizlere layık olmak adına bugün acımız da var. Değerli yorumcu Mustafa Bayram'ın çok kıymetli muhterem babası Ali Mercan vefat etti ve ikindi namazına mütakip ahirete intikal etti. Yalnız biz bu acılarla siz değerli güreş severlerimize amatörlüğü bir kenara bırakıp, duygularımızı bir kenara bırakıp sizlere ulaşmaya çabalayıp gayret ediyoruz. Dilimiz sürçüyor olabilir, hatalı konuşuyor olabiliriz. Ekranlara tam istediğiniz, arzu ettiğiniz güreşleri veremiyor olabiliriz ama lütfen mazur görün. Kesinlikle niyetimiz kötü değil. Niyetimiz sizlere en iyi güreşleri izletebilmek.
Ama bu doğrultuda yorumlarınız, mesajlarınızla bizleri inanın kamçılıyor, destekliyor, dinginleştiriyor, moral ve motivasyon veriyor. Evet, bu açıdan da bakarsanız çok memnun oluruz. Hiçbir yayıncı kuruluş hatalı yayın yapmak istemez. Çok şükür bugün de çok bariz bir hatamız olmadı. Tüm yenişleri ekranlara getirdik. Hatta Ali Gürbüz'ün yenişini bir kez fazladan niye getirdik diye eleştirildik. Canınız sağ olsun, önemli değil. Erhan Toy, Bursa Kabul Baba'dan iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum değerli Erhan Toy'a. Kabul Baba güreşleri benim için çok kıymetli. Güreş yapmış olduğum bir yer. Bu arada Ali Gürbüz sahili Kasnak'ta bir an koltuk altı arayışı içerisindeydi. Güreş yavaş yavaş hızlandı. Kerem Uygun, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin pehlivanı, birinci. Reis Emrah, Mustafa Taş, Hüseyin Gümüşalan final olur demiş. Değerli güreş severler, sizlerin final doğrultusunda öngörüleriniz nelerdir? Bu konuda yorumlarınız olursa memnuniyetle paylaşırım. Ali Gürbüz mü, Mustafa Taş mı finale kalır? Hüseyin Gümüşalan mı, Kürşat Şevki Korkmaz mı finale kalır? Soru bu. Sayın İhsan Çelik, Alacalı Mahallesi Muhtarımız Sayın Ferhan Çağlayan'a, Doğular Mahalle Muhtarımız Sayın Erdoğan Temizli, her meydana davetimi arz ediyorum. Işıklar yavaş yavaş yanmaya başladı değerli güreş severler. Saat 7:23, 7:22. Orhan Çetin, İlhan Çetin, Liva Çetin iyi yayınlar diliyor Antalya'dan. Kucak dolu sevgiler değerli büyüklerime. Tek almak istedi dış kasnakta. Ali Gürbüz tek aldı. Mustafa Taş da bir ara dış kasnağa elini attı. Mozak kaldı. Almanya'dan Celalettin Ulukaya. Başarılar yiğitlerimize demiş. Mehmet Düzer, Mustafa Taş, Kürşat Şevki Korkmaz finalini bekliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Enver Özgür, Ali Gürbüz, Hüseyin Gümüşalan finalini bekliyorum demiş. Evet, mesajlarınız adeta yağıyor ama hepsine tabii ki bu Hüseyin Gümüşalan'ın bir itiraz söz konusu, tam olarak anlayamadım. Orada neler yaşandığını, bu arada Mustafa Taş'ın sol eli kasnakta Ali Gürbüz'ün. Bir ara paçaya hamle yaptı. Yarı finalde kıran kırana mücadeleler var. Hem Ali Gürbüz, Mustafa Taş hem de Hüseyin Gümüşalan, Kürşat Şevki Korkmaz özelinde. Bu arada sert bir boyunduruk Hüseyin Gümüşalan'dan. Destek küçük boyda 3. İstanbul Çatalca Belediye Başkanımız Sayın Mesut Döner'in pehlivanı Önder Özgür Aslan, İstanbul Çatalca 3. Korkut elinden Bekir Erecek iyi yayınlar diliyor. Değerli dostum, teşekkür ediyorum. Kocaeli Gölcük Belediyesi'nin pehlivanı Bahtiyar Bacacı Hüseyin Gümüşalan Ali Gürbüz finalini öngörüyorum demiş. İstanbul Çatalca Belediye Başkanımız Sayın Mesut Döner'in pehlivanı İstanbul Çatalca 3. Evet, sert bir elese sonrası hemen Hüseyin Gümüşalan gönlünü alıyor. Kürşat Şevki Korkmaz'ın.
İstanbul Çatalca Belediye Başkanımız Sayın Mesut Üner'in pehlivanı İstanbul Çatalca birinci pehlivanlarımızın madalyalarını takdim etmek üzere. Bıçkıdere Mahalle Ali Gürbüz, Hüseyin Gümüşalan finalini bekliyorum demiş. Tahir Özdemir, Gazipaşa'dan, Alanya'dan. Bu arada Ali Gürbüz, Mustafa Taş'ı bastırdı. Mücadele yerde devam edecek. Hüseyin Gümüşalan'ın atakları söz konusu. Sağlı sollu paçalara hamleleri söz konusu. Bu kez Kürşat Şevki Korkmaz paçalar hamle yaptı. Ekranın solunda mücadele yerde devam ediyor. Ali Gürbüz, Mustafa Taş mücadelesinde. Ahmet Başar ilginç bir mesaj yollamış. İlk finalist Ali Gürbüz olur demiş. Yani diğer finalisti öngörüde bulunmamış bu arada. Mustafa Taş ekranı solunda sağ eliyle kasnaktan çektik. Bakıyoruz kılçık oyununda. Mustafa Taş, tam ekran yapalım değerli yönetmenim. Tam ekran yapalım bu kez. Künde arayışı içerisinde. Yine sol sağ eli dış kasnakta. Ali Gürbüz mü Mustafa Taş mı? Her an bir kılçık oyunu gelebilir. Mustafa Taş'tan Ali Gürbüz inatla havalandırdı, kaldırdı. Ali Gürbüz mü Mustafa Taş mı? Bir kez daha yaydırın. Künde kılçık, bakıyoruz. İnanılır gibi değil, ortada mücadele mi? Kadir İlgen mücadele yöneten çayır hakemi Mustafa Taş'ı ilan etti ve Ali Gürbüz'le Mustafa Taş'ın galibiyetine sarılarak evet bunu hak ettin dedi. Kazanan sensin dedi Mustafa Taş. İlk finalist oldu değerli güreşseverler. Oysa ki risk alan, galibiyete yakın olan Megastar Ali Gürbüz'dü. Bakın işte burada yerden kesti adeta. Burada ayağını takmış. Evet, ayağını da takmış oradan. Dengesi bozulan Ali Gürbüz elleri de bağlıyken çözüldükten sonra artık sağ omuzuna yatan Ali Gürbüz açık düştü ve Mustafa Taş ilk finalist değerli güreşseverler. İşte bakın tam burada ayağını da çok iyi atmış. Ali Gürbüz sanırım her şeyi planladı ama Mustafa Taş'ın o kılçığını hiç planlamamış. Olsun Ali Gürbüz, bugün görsel olarak çok zevkli galibiyetler elde ettin. Buraya kadarmış. Yoluna Mustafa Taş devam ediyor finalde. Orta boyda üçüncü. Taş gibi bir baş pehlivan finalde Mustafa Taş. Yine üçüncü. İstanbul Çatalca Belediye Başkanımız Sayın Mesut Üner'in pehlivanı Serkan Tarım üçüncü. İkinci İstanbul Çatalca Belediye Başkanımız Sayın Mesut Üner'in pehlivanı Oğuzhan Yordakol ikinci. Birinci İstanbul Çatalca Belediye Başkanımız Sayın Mesut Üner'in pehlivanı Emirhan Taş, İstanbul Çatalca birinci. Pehlivanlarımızın madalyalarını takdim etmek üzere. Yazgır Bülent. Pehlivanlarımızı sana baklayalım. Yazım Anayır Mahalle Muhtarımız Sayın Fuat Usta'yı. Yeniköy Mahalle Muhtarımız Sayın Çayırda bir mücadele kaldı. Mustafa Taş finalde rakibini arıyor. Sayın Ali Gülü. Karakiraz Mahalle Muhtarımız Sayın Fahrettin Yıldız'ı her meydanda davetimi arz ediyorum. Yüksek Jeoloji Mühendisi Hakan Özel, iyi yayınlar diliyorum. Yorumcum değerli büyüğüm Mustafa Bayram'a da başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin demiş muhterem babası için. Değerli Hakan Özel'e teşekkür ediyorum. Emre Doğan Kocaeli. Kumluca Belediye Başkanı Sayın Mustafa Köleoğlu. Serhat Özpamuk, Megastar elendiyse yarı finalde Hüseyin Gümüşalan var demiş. Finali ve baş pehlivanlığı o kazanır demiş. Kocaeli bölgesinden Nazım Bağcı hocam yapacaktır diye alkışla değerli hocama. Sol eli kasnakta, boyundurta karşılık verdi Kürşat Şevki Korkmaz.
Kıran kırana bir yarı final mücadelesi de Alkışlarla diyelim maşallah. aynı jenerasyonun iki önemli baş pehlivanı. Evet. Şile Belediye Başkanımız Sayın İlhan Ocaklı'ya her zaman hep destek, tam destekleyen hizmetin gizli mimarları, değerli muhtarlarımız, pehlivanlarımızın madalyalarını takdim ediyorlar. Bir anda tekte aldı. Dış kasnağa uzandı. Kürşat Şevki Korkmaz. Bu kez bastıran isim oldu. Şile Muhtarlar Derneği Dernek Başkanımız Sayın Timur İzmir'e de teşekkür ediyoruz. Soldan yaydırdı. Kürşat Şevki Korkmaz sağdan da sarmayı vurdu. Her an bir sonuç çıkabilir. Değerli güreşseverler sağdan sarmayla gerdanlıyor. Kürşat Şevki Korkmaz da finalde Mustafa Taş'ın rakibi olabilir. Gerdanladı. Net bir galibiyetle adını finale yazdırdı ve Kürşat Şevki Korkmaz, Mustafa Taş finalini izleyeceksiniz. Kürşat Korkmaz, Abdurrahim Mutlu. Bir kez daha tekrarını izliyorsunuz. Çorum Belediye Başkanımız Doktor Sayın Halil İbrahim Aşkır'ın pehlivanı Batuhan Layık Çorum 3. İkinci. Evet, başaltı pehlivanları final için sahip. Abdullah Uludağ, Sedat Kuyumculukların sahibi genç iş adamı Sayın Sedat Uludağ pehlivanı 2. Birinci Amasya Merzifon Belediye Başkanımız Sayın Alp Kargı'nın pehlivanı Alperen Atar. Zonguldak Kalaflı 1. Pehlivanlarımızın madalyalarını takdim etmek üzere Vergi Dairesi Müdürümüz Sayın... Evet değerli güreşseverler, finalin adı belli oldu. Yardımcımız Sayın Kürşat Şevki Korkmaz ve Mustafa Taş finalini izleyeceğiz. Canlı yayın kabinime çok özel bir konuğum geldi. İstanbul'un parlayan yıldızı, ışıldayan, pırıl pırıl parıldayan bir şehri. Şile'nin Şehrülemini değerli belediye başkanım Sayın İlhan Ocaklı, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İşte nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Eksik olmayın. Sizler de şeref verdiniz. Bu atasporumuz ve Şile'de sportif anlamda projeler, tesisler, sporcu yelpazenin gelişimi sizin de omuzlarınızda yükseliyor. Dolayısıyla şahsım adına, Şile halkı adına teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Bizleri böylesine anlamlı ve güzel bir günde yalnız bırakmadığınız için, her zaman desteklerinizi esirgemediğiniz için ayrıca teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel bir ortam, güzel bir gün. Seyircilerimiz muhteşem, her zamanki gibi. Yani gerçekten çok güzel, heyecan verici, etkileyici bir atmosfer. Biz de bunu görünce motive oluyoruz. Evet, değerli öğretmenimden rica edeceğim. Bir numaralı bir görselimiz, fotoğrafımız var. Onu ekranlara getirelim bugün. Çok önemli bir gün Sayın Başkanım. Malazgirt'in evet 900 evet şu şanlı Türk milletinin ilk zaferiyle kapıları bize açan birkaç cümle alabilir miyiz? Evet, öncelikle gerçekten biraz önce ifade ettiğim gibi çok anlamlı, tarihi, bizim için anlamı yerli, milli ve özellikle atasporumuzun böylesine değer kazandığı ve sürecin sizin de ifade ettiğiniz gibi 952. yılı. 952. yılında ve bizim de 16.sını gerçekleştirdiğimiz, özellikle o tarihe atfettiğimiz böylesine anlamlı ve güzel bir günde gerçekten teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yani değer veriyoruz. Çünkü bunun ne kadar önemli ve bizim için motive edici olduğunu biliyoruz. Çünkü buna ihtiyaç var. Milletimizin buna ihtiyacı var. Bu değerlere ihtiyacımız var. Bu sporun devam edebilmesi için, bu sporun büyüyerek artabilmesi için bu motivasyona ihtiyaç var. Biz de bunu sağlamaya çalışıyoruz. Geçen hafta yerli ve milli giyeceklerimizden biri olan Şile bezimizin uluslararası düzeyde 34. etkinliğini gerçekleştirdik. Evet. Bu hafta bir hafta boyunca sürdü. Bugün de yine 16.sını gerçekleştirdiğimiz atasporumuz, yağlı güreşlerimiz bugün burada sahne alıyor.
birbirine her kesime hitap etmeye çalışıyoruz. Her ortamda olmaya çalışıyoruz. Milletimizin mutluluğu için, memleketimizin de bu anlamdaki huzuru için biz de elimizden geleni ardına koymamaya çalışıyoruz. Evet Sayın Başkanım, şimdi siz göreve geldikten sonra mesela diğer başkanlarımızın dışında bir profil ortaya koyuyorsunuz. Diğer başkanlarımız evet çok başarılılar belki kendi alanlarında. İşte binalar inşa ediyorlar, otoparklar yapıyorlar, parkeler düşüyorlar ama siz göreve geldiğinizde ben insana odaklı, insanların kalbine girebilme noktası. Çünkü orası en zor olan yer dediniz. Bunu biraz daha geniş perspektifte İslami, insani ve vicdani değerler doğrultusunda nasıl yorumlayalım efendim? Yani çünkü şu anda ekranlardaki projeler inanılmaz derecede çok yüksek ama sizin o kalbe olan dokunuşlarınızı ben biraz ulaşmak istiyorum. Şöyle, biz göreve gelirken birlikte yöneteceğiz dedik. Birlikte bu işleri yapacağız diye söz verdik. Öyle de yapmaya çalıştık. Biraz önce ifade ettiğim gibi 72 kilometre sahil hattı olan ve İstanbul'un tek mavi bayraklı sahillerine sahip olan Şile'den bahsediyoruz. %80'imiz orman, 787 kilometre kareyle Anadolu yakasının en büyük arazisine sahip Şile. Bütün bu değerler içinde var. Sahillerimiz, ormanımız, yeşilimiz, insanımız, değerimiz. İstanbul'un tek coğrafi işaret ürünüydü Şile bezi. Sonra ikincisini aldık Şile kestane balına. Şimdi üçüncüsü için müracaat ediyoruz Şile palamuduna. Bütün bu değerlerle İstanbul'umuzu ve ülkemizi buluşturmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bunlar bizim için kıymetli olan değerler. Ve gördüğünüz üzere tabii işin üstadı sizsiniz. Biz estağfurullah. Yani bu konuda haddimizi de biliyoruz. Estağfurullah. Yanlış bir şey söylemek istemem ama buradaki güreş etkinliğinde gerçekten özellikle 57 köyümüz var. Köyümüz milli ve yerli değerlere sahip ve dolayısıyla atasporunu gerçekten çok seviyor. Bizim de aynı şekilde aynı hassasiyetlerde. Ama Sayın Başkanım araya girmek istiyorum. Bugün burada sadece Şileliler değil, yani Marmara bölgesinin birçok yerinden gelen misafirler var ve değerli yönetmen hep ekranlara getirdi. Bayan ve çocukların ben bu kadar bir arada olduğu bir organizasyon görmedim. Sanki yani buna nasıl ulaştınız efendim? Yani şöyle ortamı görüyorsunuz. Hemen bir diğer tarafımız sahil. İnsanlar bir tarafta denize giriyorlar. Bir taraftan o kimliğimizi de muhkim kılmaya çalışıyoruz. Bir diğer tarafta yeşilimiz, Şile'miz, köylülerimiz, hemşehrilerimiz iyi de duyurusunu yaptık. İyi hazırlandık. Yani arkadaşlarımız iyi çalıştılar. Önemsiyoruz, değer veriyoruz. Çünkü bunların gerçek anlamda yer bulmasını istiyoruz. Mesela bu etkinliği daha sporcuları daha güreşi muhkim kılabilmek adına da özellikle TOK mesela dedik hediye. Evet. Altın kemeri mesela. Evet. Evet. Gördüğüm bir hedef ortaya koydunuz. Tabii mesela ikinci şu an finalde herhalde Mustafa Taş devam ediyor. Evet Mustafa Taş'ta Kürşat Mustafa iddialı bir şekilde alacağım diyor. Yani bunlar güzel olan şeyler. Gerçekten seviyoruz. Güreşler bizim dosta güven veren, huzur veren, düşmanı da korku salan bir heybetle burada mücadele ediyor. Bu bizim değerlerimiz. Evet. Dolayısıyla bunları yaşatmalıyız. Bizden sonraki nesillere aktarabilmeliyiz. Aynı Şile bezinde olduğu gibi, aynı diğer etkinliklerimizde olduğu gibi yağlı güreşlerimiz ve güreşçilerimiz de bizim bu konuda değerimiz. Bunları yaşatmaya çalışıyoruz. Ve birçok aslında sadece atasporumuz, değerli güreş severler, yağlı güreş özelliğinde değil. Birçok geleneksel anlamda atçılık, okçuluk yani hepsini bir arada tutma noktasında çok ciddi mesai harcıyor Sayın Başkanım. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Göreve geldiniz. İnşallah değerli büyüklerimizin de mutlaka takdirleri olacaktır. Siz değerli başkanlarımızın özelinde ben size sormak istiyorum. 4 yılda ulaşamadığınız, yapamadığınız ya da ya ben şurayı da yapabilirdim ama belirli başlı noktalarda eksik kaldığım insana odaklı şu projeyi Allah nasip ederse bana bir daha belediye başkanlığında ben ilk olarak bu projeyi yapacağım dediğiniz bir proje var mı? Çünkü bu nedenle soruyorum. Tüm ekibiniz size ayak uydurmak için gece gündüz koşturuyor. Çünkü çok koşuyorsunuz. Ama buna rağmen var mı? Şöyle uhde olarak bahanelerin arkasına saklanmadık. Evet. Mesela 2 yıl pandemiyle mücadele ettik. Şunu diyebilirdim yani verdiğimiz vaatlerin içerisinde benim 22 tane vermiş olduğum vaat vardı. 22 tane vaatin 18 tanesini gerçekleştirmişim. 4 tanesi de
arkadaşlarımız planlıyorlar. Bu süreç içerisinde en azından görev sürem içerisinde 22'de 18'i bitmiş. Bir iki tanesi daha tamamlanacak. 20'sini bitirmiş olacağız ama şöyle söz vermeyip de yerine getirdiğimiz yaklaşık 60'ın üzerinde proje var. Yani bunları söz vermemişiz, yerine getirmişiz. Daha çok daha güzellerini yapmışız. Şimdi yaptığımız projeler içinde aydınlatma projeleri, sokak yenileme projeleri, kent mobilyaları, peyzaj çalışmaları köylerimizden de çok ciddi takdir gördü. Bunları da Allah nasip ederse inşallah milletimiz takdir ederse, büyüklerimiz de uygun görürse önümüzdeki süreçte köylerde de aynı projeleri hayata geçirmek istiyoruz. Köyleri de ışıl ışıl yapmak. Sadece sahil değil, tabii sadece Şile değil, sahil değil. Köylerimizde de oranın yerleşik merkez noktalarında ve sokaklarında ışıl ışıl sokaklar, kent mobilyalarının yer aldığı, peyzajının yer aldığı bu tür etkinlik alanlarını oluşturmak istiyoruz. Tabi nasip kısmet meselesi ama şunları yapmadık. Biz pandeminin arkasına sığınmadık. 100 yılın en büyük afetiyle karşı karşıya kaldık. Deprem. Şile Belediyesi orada da vardı. Halen daha bugün orada hizmet veriyor. Yani birçok belediyemiz gibi. Ve ilk andan itibaren, ilk ulaşanlardan. İkinci günde oradaydık. Üçüncü günde yaklaşık 10.000 kişiye 3 öğün sıcak yemek vermeye başladık. Nüfusumuz şöyle, tabela nüfusumuz 50.000 civarında ama yerleşik nüfusumuz 250.000'lerde ama yaz nüfusumuz milyonu aşan, birkaç milyonu bulan nüfusa hizmet vermeye çalışıyoruz. Kolay değil. Ve bütün bu süreç içerisinde mesela bu alanın hemen yan tarafında bir hafta boyunca Şile Bezi, uluslararası Şile Bezi etkinliğimizi, festivalimizi gerçekleştirdik. Hemen bir hafta sonrasında burada gördüğünüz gibi muhteşem bir atmosfer. Seyircilerimiz ilk andan itibaren hiç ayrılmadı. Hatta daha çok kalabalık çoğalmaya başladı. Evet, inanılmaz derecede. Evet, finalde herhalde çok daha başka bir şey olacak. Şimdi mesela ikincisini gerçekleştireceğiz. Geçen sene ilkini Palamut Festivali'ni gerçekleştirdik. Bu sene Şile Palamudu için de ikincisini Allah nasip ederse inşallah gerçekleştireceğiz. Yani bununla şunu yapmaya çalışıyoruz. Her kesimi kucaklamaya çalışıyoruz. Herkesi kucaklamaya çalışıyoruz. İnsanlarımızı seviyoruz. Dünyamızın içinde bulunduğumuz zor şartlar altında, dünyada biliyorsunuz adı konulmamış işte savaşlar var, işte orman yangınları var, seller var, afetler var, küresel ısınmadan kaynaklanan ciddi sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Bütün bunlara rağmen eğer bunları bir nebzede unutturabilirsek, insanlarımızın mutlu olmasına vesile olabilirsek bu bizim için çok büyük bir mutluluk. Sizler de buna aracılık ediyorsunuz. Sizlere de çok teşekkür. Ayrıca sizleri Allah için seviyoruz. Biz de çok seviyoruz. Bizi her fırsatta destekliyorsunuz. Bizi de motive ediyorsunuz. Çünkü buna da ihtiyaç var. Yani burada başından beri canlı yayın yapıyorsunuz. Bu da ilçemize vermiş olduğunuz değer. Sporu zaten konuşmuyorum bile. Siz bu işin üstadısınız, duayenisiniz. Dilerseniz konuşalım. Şile Gençlik Merkezi. Ben birçok büyük illerde, büyük şehirlerde böyle bir yapılanma, geniş konseptli yapılanma her alanda, her branşta görmedim. Açık söyleyeyim değerli güreş severler. Bu bir üst aklın meyvesi. Biraz bunu konuşalım çünkü örnek olması noktası çok önemli. Şöyle, Üstad gerçekten çok... Ve siz kendi kaynaklarınızla bunu sağlıyorsunuz. Evet, özel olan tabii bizim yerli ve milli kendi öz kaynaklarımızla kendi mesela bütün bu projelerin %90'ında Şile Belediyesi'nin kendi sermayesi var. Yani mesela kendi araç filomuzu oluşturduk, kendi çöp şantiyemizi oluşturduk, kendi kent mobilyalarımızı imal eden fabrikaları oluşturduk, marangozhanelerimizi oluşturduk. Yani kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz. Severek yapıyoruz, inanarak yapıyoruz. Ciddi anlamda da kaynak üretiyoruz. Ürettiğimiz kaynakları ilçemiz için hazırlıyoruz ve bir konuda iddialıyız. Biz Şile'yi İstanbul'un gerçekten parlayan yıldızı yapacağız dedik. Bunu da yapmak için ciddi adımlar attık ve yaptığımıza da inanıyoruz. Dediğim gibi festivalimiz 50-60 bin insan her akşam bir hafta boyunca yaklaşık 50 bin, 60 bin insanımız bu alanda bu festivallere dahil oldu. Bir de şunu yapıyoruz Üstad. Mesela Temmuz ve Ağustos aylarında Cuma, Cumartesi, Pazar günlerinde çünkü burası bir turizm ilçesi. Evet. 72 kilometre sahil hattının olduğu bu kadar özel ve güzel kumullarımız özel. Yani dediğim gibi mavi bayraklı İstanbul'un tek sahillerine sahibiz. %80'imiz orman, bu kadar doğal güzelliği korumak, yaşatmak, bizden sonraki nesillere aktarabilmek kolay bir şey değil. Ama bunu gayretle, samimiyetle yapıyoruz. Arkadaşlarımız da bizimle beraber gece gündüz çalışıyorlar. Yoruluyorlar mı? Çok yoruluyorlar. Gerçekten şimdi değerli güreş severler. Sayın Başkanımız futbol altyapısından geldiği için maşallah Şile ballını da yiyor. Ama ben buradan söyleyeyim. Hakikaten ekibi inanılmaz dedi, dinamizmi yüksek ama hayıflanıyorlar biraz ya. Başkanımız gece gündüz çalışıyor. Biz ona yetişmeye çalışıyoruz. Böyle bir ekibiniz var. Son olarak başpehlivanların final anonsu başlayacak. Ben ekranları başında güreş severlere biraz seslenmek istiyorum. Bana bugün mesaj yolladınız. Burayı dolduran Şileli güreş severlerimiz bana mesajlar da yolluyorlar.
Eğer 8 yıldır ben bu güreş anlatıyorum. Şileli güreş severlerime ve spor severlerime seslenmek istiyorum Recep Tosun adına. İlhan Ocaklar her zaman yetişmiyor. Değerli güreş severler, değerli spor severler. Eğer değerli büyüklerimiz de takdir ettikleri, eğer takdir ederlerse ve o gün geldiğinde de siz çok değerli güreş severlerini istirham ediyorum şahsım adına. Lütfen İlhan Ocaklı başkanınıza sahip çıkın. Bakın sadece kendi ikbali içerisinde değil, Şile'nin gençlerinin sağlıklı birey olabilme noktasında projeler üretiyor, gecesini gündüzüne katıyor. Lütfen bu konuda benim istirhamımı kabul edin. Son soru olarak neler söylemek istediniz veda edelim. Çünkü final özeli başladı Sayın Başkan. Bu hassasiyetleriniz, duygu ve düşünceleriniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizim için de bu tür şeyler güzel, moral oluyor. Çalışıyoruz. Çalışmanın da karşılığını böyle bu tür motive edici şeyler duyunca bu da bizi daha da kamçılıyor. Allah Rabbim nasip eder. Bu işler nasip kısmet meselesi. Tabii ki Rabbim başkanım. eğer takdir ederse kul üzerine düşeni yapacak, tevekkülü Allah'a bırakacak. İnanmış insanlarız. Hayır ve şerrin Allah'tan olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla biz Rabbimden hayırlı olanı istiyoruz. Bugüne kadar hep onu istedik. Yine bizim için Rabbim neyi hayır ediyorsa onu ondan istiyoruz. Bugün ve bundan öncekilerde de bize vermiş olduğunuz destek bizim için çok anlamlı, değerli. Bunu bilin. Biz hem sizi dost olarak seviyoruz, Recep Bey olarak aynen öyle. seviyoruz. Biz de hem de biz bu de işe gönül vermiş olduğunuz muhabbetinizle aynı hassasiyetleri bizi de davet ediyorlar herhalde kürsüye. Evet. Final anonsu yapılacak çünkü. Sizin de orada hatıra fotoğrafı için. İnanın saatlerce konuşuruz. Çünkü bu kadar zenginliği söz konusu. Yüreğinize sağlık. Ama sizi bekliyoruz. Palamudumuz da özeldir. Doğallıklarımız da özeldir. Bu güreşlerin haricinde de sizi en kısa zamanda Şile'de O zaman ben de sizi Karımsel'le Sayın Başkanımız İsmail Yıldırım adına davet edeyim. Evde bir balık yeriz beraber inşallah. Allah nasip eder. Değerli güreş severler, canlı yayın konuğumuz İstanbul Şile'nin güler yüzlü mütevazi belediye başkanı Sayın İlhan Ocaklı'ydı. Baş pehlivanların final salavatlamasıyla Sayın Başkanımızı da oraya konuk olarak yolluyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağlık Sayın Başkanım. Sağlıcakla. Evet. Biraz mikrofona yakın çok az geldi. Yine çok değerli Şile Kaymakamımız Sayın Mehmet Nebi Kaya'yı baş pehlivanlarımıza başarı dileklerini sunmak üzere er meydana davetimi arz ediyorum. Yine kıymetli ağamız Sayın Seyfi Şahin'i er meydana davetimi arz ediyorum. Yine değerli ağamızı davet ettik Sayın Başkanım. Buyurun Sayın Ağam. Evet değerli güreş severler, baş pehlivanlarımıza kıymetli başkanım, kıymetli kaymakamım ve değerli ağam başarı dileklerini sundular. Biz de diyoruz ki Sayın Başkanım, Sayın Başkanım, İlhan Ocaklı derler sizin adınıza. Yapmış olduğunuz hizmetlerle Şileliler doyamadı tadınıza. Şile deyince İlhan Ocaklı, İlhan Ocaklı deyince Şile gelir akla. Haklısın, bu halkın içinden geldin. Şile'ye yaptığın hizmetler senin eserin. Şile'de doldurulamaz yerin. Bu arada helal olsun sana yapılan alkışlara. Şile güvenle bakar yarınlara. Bu halkın içinde olduğum finalde güreşecek olan yiğitlerimize Allah derman versin dileklerinde bulunuyor. Siz çok yaşayın. Hakan Çoban, İskenderun'da. Sizin tutkunuz olsun. Kızı Nehir'le birlikte izliyorlarmış. Selamlar. O da mutluluktan olsun. Allah izin verirse 2024 yerel seçimlerinde ikinci kez Şile Belediye Başkanlığı şahsınıza hayırlı uğurlu olsun. Sayın Kaymakamım çok teşekkür ediyoruz değerli ağamıza da. Evet değerli güreş severler, kıymetli konuklar, kurban oluruz. Ay yıldızı al bayrağın yıldızına, hilaline görmüş olduğunuz koç yiğitler, baş pehlivanlarımız güreş yapacaklar. Şile Er Meydanı'nda baş pehlivanlığın finaline.
Yenen birinci olacak. Yenilen de ikinci. Bakalım talih kuşu hangi baş pehlivanımızın başına konacak? Baş pehlivanlarımıza şöyle kuvvetli bir moral alkışı istiyoruz. Evet. Bu arada Kocaeli İSU Genel Müdürlüğü'nde 8 yıl üst kurum amirliğini yapan Sayın Suat Ağız iyi yayınlar diliyor. Yiğitlerimize Allah derman versin dileklerinde bulunuyor. Şevki Korkmaz, Antalya. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreşiyor. Yine bugün burada Şile Yağlı Pehlivan Güreşleri güreş ağamız Sayın Seyfi Şahin adına güreşiyor. 2022 yılı tarihi Kırkpınar baş pehlivanı Mustafa Taş. Baş pehlivanlarımızın final müsabakasını yönetecek olan hakemimiz, tarihi Kırkpınar Meydan Baş Hakemi, Kocaeli Bölgesi Hakemlerimizden Olcay İnce hocamıza bir alkış istiyorum. Evet, Ezan-ı Muhammed'e okunuyor. Evet değerli güreşseverler, dünya yüzünde Ezan-ı Muhammediye okunurken spora tek ara verilen branş atasporumuz yağlı güreş. Belki de atasporu güreşimize olan aşkımız bundandır. Evet, ruhumun senden ilahi budur ancak emeli, değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri, dinin temeli ebedi. İstanbul Şile'min, ebedi yurdumun üstünde inlemeli. Aziz Allah, şefaatine nail eyle ya Resulallah. Evet, Sayın Başkanım, Şile Belediye binası beton ile taştan ne anılar yaşıyor sil baştan. Şile'yi imar ve inşa ediyor. Şile'nin mimarı Sayın İlhan Ocaklı Başkan. Giyinmesini bilene giyse yakışır, onlara bakma gözler kamaşır. Şile bize marka kent yapan, İstanbul'un parlayan yıldızı yapan Şile Belediye Başkanım Sayın İlhan Ocaklı'ya inşallah ikinci kez Şile Belediye Başkanlığı çok yakışır. Eli öpüleki aziz seyircim gelmiş. Şile er meydanı hep böyle muhteşemmiş. Adalı, Hencereci, Mehtaş, Mehmet Ali Yağcı, meydan okuyan, Kurtdereli, Antalya'da Gürbüz, Toros Kaplanı Cengiz,
Oldu. Uyan. Vur. Vurun kocaman. Şileler meydanında. Pehlivanlarımın şöyle var. Duysun bütün cihan. Allah. İllallah. Muhammedun Resulullah. Baş pehlivanlarımızın final musabakasına. Kıymetli seyircim, öpüles elleri hazırlayın. Hep beraber. Alkışlar diyelim maşallah. Haydi aslanlar. Allah devam versin. Evet, Allah Allah nidalarıyla baş pehlivanlarımız finale salavatlandı değerli güreş severler. Kürşat Şevki Korkmaz mı yoksa Mustafa Taş mı? Yorumlarınızı yollayın, yer verelim değerli güreş severler. Koza TV, Ekin Türk TV ortak canlı yayıyla karşınızdayız değerli güreş severler. Yarın da tarihi Çanakkale Çardak Er Meydanı'nda olacağız. Pazar günü de kapanışı bu hafta. Ağustos ayının kapanışını canlı yayın serüvenimizi Muğla Seydi Kemer 8 Zümrüt Çayırı Er Meydanı'nda yapacağız. Değerli güreş severler. Bakalım finalde kazanan Mustafa Taş mı yoksa Kürşat Şevki Korkmaz mı olacak? Değerli güreş severler, baş altı boyunda madalya seremonisi 3. Antalya Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri Tertip Komite Başkanımız, aynı zamanda Kumluca Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Köleoğlu Pehlivanı, Engin Can Akşit, Antalya Kumluca 3. Yine 3. İnegöl Yeni Nesil Tarımların sahibi, iş adamı Sayın Adem Yolcu'nun pehlivanı. Bu arada çok değerli büyüğüm Koza TV'nin Atasporumuz Güreş'te bugünlere gelmesinde bize inanan, bize güvenen, bizim önümüzü açan, yolumuzu açan, yolumuzdaki dikenleri, taşları temizleyen Koza TV'nin eski Yıldıray Palar, Samsun Yönetim Kurulu Başkanı, çok değerli büyüğüm Haluk Ural bizleri izliyorlarmış. Finalde güreşen iki pehlivana da başarı dileklerinde bulunuyor Haluk Ural. Başkent haline getiren 16. geleneksel Şile Yağlı Pehlivan Güreşleri Tertip Komite Başkanımız, aynı zamanda Şile Belediye Başkanımız Sayın İlhan Bu arada pehlivanı. Final güreşini birlikte anlatacağız. Güreşin yıllardır kalbinde olan güreş aşkını madalyalarını takdim etmek üzere 16. geleneksel güreş aşkını her zaman dile döken ve bu uğurda da Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Türkiş'in yol arkadaşlarından olan ve ona tebliğ edilen görevi onurla, gururla kabul ediyorum diyen değerli büyüğüm Bilal Öz. Birlikte anlatacağız finali. Hoş geldin değerli büyüğüm. Hoş bulduk Recep Bey. İyi yayınlar tekrar. Sağ olasın. Gönlündeki güreş aşkını biraz tanımlamak istedim ama becerebildin mi? Teşekkür ederim. Az kalmıştır ama. Fazlasıyla yapıyorsunuz. Sağ olun. Şimdi değerli büyüklerimizin de buraya konuktular. Sizin de misafirinizdi. O bir kez daha ismini lütfedersen. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Kulüpleri Daire Başkanı. Evet. Şimdi ben o değerli büyüklerimizi giderken şunu dile getirdim. Final özelinde finali anlatacağız ama Tarih Edirne Kırkpınar'a da CV Enerji Alı Güreş liglerine de böyle değerli büyüklerimizin katılım sağlamaları, bu ambiyansı görüyor olmaları, Atasporumuz Yağlı Güreş'in gelmiş olduğu seviyeyi de gözlemleme noktasında. Onlar zaten hep doneler ellerine geliyordur muhakkak. Ama yerinde görmenin çok daha güçlü öngörülere sahip olabileceğini düşünenlerdenim. Katılıyor musun? Sizlerin de düşünceleri nelerdir? Sayın Osman Aşkın Bak Başkanı bakanımızın bakanlığa gelmesiyle birlikte yağlı güreşe ilgi hakikaten bakanlık düzeyinde de arttığını görüyoruz.
geçen hafta eğitim daire başkanımız Manisa'da güreşleri seyretmeye geldi. Evet. Bu hafta Şile güreşlerinde spor kulüpleri daire başkanı Emre Şahin Bey, Genel Başkanım Sayın İlhan Ocaklı madalya ve altın ödüllerini takdim ettiler. Yine Erzurum Uzundere Belediye Başkanımız Sayın Hilmi bilgi verdi ki bakanlık bilgisinin olduğunu görmek. madalyalarını takdim ettiler. Değerli başkanlarımıza teşekkür ediyor. En azından yaptığımız faaliyetlerin göze batar olduğunu gördük. Bu da bizim için onur verici bir şey. Evet, final başladı değerli Büyün Bilal Öz. Bu arada Kocaeli Karamürsel'in pehlivan belediye başkanı Sayın İsmail Yıldırım finalde güreşen iki yiğidimizi de başarılar diliyor. Ustam Ahmet Taşçı, Kadir birlikte beraber izliyorlar. Kucak dolusu sevgiler yolluyorum. Final özelinde sen uzun yıllardır güreşin içerisindesin. Şimdi artık burada Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Yönetim Kurulu'nu bir kenara bırakarak bir güreş sever olarak öngörülerinle beraber anlatacağız. Artık bana özel olsun bu da. Takdir edersen. Eyvallah, olur mu? Eyvallah, çok teşekkür ederim. Bir öngörüm var mı peki güneye baktığında? Yani ben her iki pehlivanımıza da aynı mesafede olmak durumundayım. %50-%50'desin, evet. %50'deyim. Evet. Netice itibariyle muhakkak herkesin gönlünde bir aslan yatar. Evet. Biz burada o aslanı ifşa etmekle tamam, ona mutabıkız. Ben sorum şu noktadaydı. Mustafa Taş'ın daha çok kontra bir güreşçi olduğunu, bekleyerek özellikle sol bacağını güçlü bir şekilde kullanarak rakipleri yorduğunu, Kürşat Şevki Korkmaz'ın da paça ve kasnaklardan özellikle dalışlarda koltuk altılarından bakın işte söylemiş olduğum gibi yaptığı hamlelere doğrultusunda bir öngörünüz olabilir mi? Güreş normal sürede mi biter, puanlamaya doğru mu evrilir? Bu noktada bir gözlemleriniz var mı? Şimdi Kürşat Şevki Korkmaz, Ateş Korkmaz hocamızın oğlu bildiğim kadarıyla. Evet, evet. Babadan gelen bir gelenek var. Ben buradan selam yollayayım. Benim 35 yıllık kadim dostum. Eyvallah. Evet, Kürşat Ateş hocamız gerekli tecrübelerini Kürşat'a aktarmıştır diye düşünüyorum. Ki onu da sahada aksettiriyor, görüyoruz. Ama bir şey söyleyebilir miyim? Ben Kürşat Şevki Korkmaz'ın babası Atınç Korkmaz da 35 yıllık dostluğum var. Aynı boylarda güreşe başladık. En az 30 kez güreşmişizdir ve benim ona bir kez galibiyetim var. Evet. Pehlivanlık becerisinde, el becerisinde paça kazık ustasıydı, profesörüydü. Kürşat Şevki Korkmaz onun pehlivanlık genlerini aldığını görebiliyorum ama babasının o meziyetlerinin biraz daha sanki yarı yarıya aşağıda görüyorum. Bu benim kendi fikrim, çünkü babasıyla güreştiğim için söylüyorum. Kürşat Şevki Korkmaz bu fiziğiyle, bu gücüyle babasının o el becerilerini ve tekniğini kapmış olsaydı mutlaka bir kemer kuşanırdı. Bunu açık yürekle söylüyorum. Tabii siz daha iyi gözlemlemişsinizdir ama benim şöyle bir gözlemim var. Bu sene atılım yaptı Kürşat Şevki Korkmaz. Furkan Durmuş altında beraber. İkisi zaten bu yılın öne çıkan baş pehlivan. Evet. Özkan Yılmaz da dahil. Çok iyi atılım yaptılar bu sene. Doğru söylüyorsunuz. Özkan Yılmaz da öyle. Bu sene daha güzel güreşler çıkarıyor. Belki sizi yanıltır. Bu yılki bu çıkışı seneye daha güçlü bir yer edinebilmek için bir adım olabilir mi diyorsun? Olabilir. Bir de lig güreşlerinin de katkısını göz ardı etmemek lazım diye düşünüyorum. Hani orada kazandığı tecrübeyle seni ayrı bir... Bir de şu var, ligde 7 tane Kırkpınar gibi bir değil mi güreşler seyrettik. Dolayısıyla oraya hazırlanmak da ciddi manada değil mi? Bir aşama kaydettirdi güreşçilerimize. Peki omuzunda yaşamış olduğu Kürşat Şevki Korkmaz'ın bir sakatlığı söz konusuydu. Bunun bu yaşlarda yaşamış olduğu sıkıntı, ben burada yanılıyor da olabilirim. Şöyle, belki o sakatlık Kürşat Şevki Korkmaz'ın bu yılki çıkışını 2-3 sene engelledi. Olabilir. Bu sene baktığımızda Kürşat Şevki Korkmaz'ı kürsülerde görürdük değil mi? Yani diğer güreşlerde belki çeyrek finalde, belki 16'da hani müsabakaya veda ediyor ama netice itibariyle bir mücadele var. Bunu görüyorsunuz. Evet. Mustafa Taş özeline gelirsek, kış sezonu boyunca yaşamış olduğu o altın kemer gel git bu hengame onun kendini bir türlü güreşe verememesine neden olmuştu ama artık o da kendini bulmaya başladı. Bu bir gerçek. Bu da evet, onu da görüyoruz. Aslında gereksiz şey yaptı Mustafa. Yani yapmaması gereken şeyleri yaptı. Geçmişe takılıp kalmak. Yani bazı güreş severlerin de işte
böyle tahriklerine gelmiş olacağı çok gençler. Değerli Bilal abim, yani sen de takdir edersin ki daha manipüleye açıklar. Çok performans ortaya koyuyorlar. Daha olgunluğu henüz mental olarak yakalayamamış olabilir ama şimdi olsa herhalde aynı şekilde o direnci göstermezdi. Evet. Niye böyle yaptım diye kendi kendine hayıflanacaktı. Evet. Yani aslında lüzumsuz bir şey yapıyorlar. Yani. Evet, yani kendini çok erozyona uğrattı fiziksel ve mental olarak. Ama sanırım artık eski bir Mustafa Taş'ı, eski derken artık geçen yılki, önceki yılki performanslarını aratmayacak mücadele ortaya koyacak. Sanırım gözüne gelen bir parmak mı? Bakıyoruz. Yok, yüzünü silecekler. Mustafa'nın ilk çıktığı zamanki şeylerini görmeye başladık. Oyunlarını görmeye başladık. Yani yeni. Evet. Evet. Onu göstermeye başladı. Evet. Bu yıla çok tutuk başladı çünkü. Evet. Çok tutuk başladı. Özellikle Kırkpınar'daki yapılan şeyi de tasvip etmiyoruz. Hiç tasvip etmiyoruz. Hepsi bizim için aynı değerde. Tabii canım, şimdi burada Mustafa'nın bir kabahati yok. Yönetmenlik ne diyorsa, talimatname ne diyorsa, talimatname neyse onu yaptı. Yani Mustafa ekstradan gitmiş de bu benim hakkımdır deyip efendime söyleyeyim bir mahkemeye müracaat etmiş veya bununla ilgili bir dava açmış değil. Sayın Bilal Öz, şunu söylemek istiyorum. Mustafa da bizim, Kürşat da bizim, Cengiz Han da bizim, Ali Gürbüz de bizim. Bunlar bizim değerlerimiz, parlayan yıldızlarımız. Özkan Yılmaz da öyle, Furkan Durmuş Altın da öyle, Hüseyin Gümüşalan da öyle. Bunlar kaybederse güreş de kaybedecek, dolayısıyla biz de kaybedeceğiz. Kesinlikle, kesinlikle. Yani netice itibariyle bunlar bir level daha, bir değil mi, aşama daha üst kademede olan pehlivanlarımız. Yaptıkları güreşler de seyircimize zevk veriyor. Şimdi biz de zevkleniyoruz yani. Ve onların ayrı bir kitlesi var. Hayran kitlesi oluştururlar kendileri adına. Tabii ki. Onlar ne kadar iyi olursa güreşin kalitesi de bu kadar. Ne kadar daha çok olurlarsa o bölgede, üst segmentte. Yani şimdi bir de şu var. Kötü örnek oluyor bu tarz şeyler diğer pehlivanlarımıza. Bunları yapmamak lazım. Rakibe saygı duymak lazım. Güreşe saygı. Bunlar neticede sadece rakibi değil, güreşe de zarar veren şeyler. Kesinlikle. Bu arada Orhan Okulu özelinde birkaç cümle söylemek ister misiniz? CV Enerji Aldı Güreş Ligi'nin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Şöyle bir durum söz konusu. Futbolda birçok örneği var, basketbolda da. Şampiyonluğunu ilan eden takım bir hafta sonra müsabakası varsa onu rakip takım alkışlar. Kurtdere Er Meydanı'nda şöyle 70 baş pehlivanımız dizilse, ortalarından Orhan Okulu gidip onların alkışlarıyla Sayın Başkanımız İbrahim Türk işte ona bir boynuna madalya da eline güzel bir kısmetten hediye. Böyle bir ambiyans, koreografi söz konusu olabilir mi? Olabilir. Şu anda spontane sorduk. Spontane teklifinizi de spontane olarak Sayın Başkanımıza ileteceğim. Çünkü bunu hak ediyor. Çok emek verdi. Çok çaba sarf etti. Çok ter döktü şampiyon olabilmek için. CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nin ilk yılında ilk baş pehlivanlığa uzandı. 1964 yılında kurulan Futbol Federasyonu'nun ilk şampiyonu nasıl Fenerbahçe'si artık CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nin de ilk baş pehlivanı Orhan Okulu tarihe geçti. Dolayısıyla onun taşlandırma noktasında farklı bir koreografi aklıma spontane geldiği için. Ya bunlar güzel şeyler, başkalarını da teşvik eden şeyler. Şimdi güreşi güzelleştirecek, güreşin güzelleşmesine katkıda bulunacak, teşvik edecek şeyleri de teşvik etmemiz lazım. Evet. Güreş biraz karıştı. Biraz sertleşti, tansiyon yükseldi. Evet. Nabızlar yükseldi, adrenalin yükseldi. Şimdi kolay değil. Sanırım 3 yıl üst üste eğer baş pehlivan olursa 5 yılda 3 defa. 5 yıl içerisinde 3 defa. Önüm düzeltelim. Evet, tamam, 3 yıl üstte değil. 5 yılda değerli güreş severler. 3 kez şampiyon baş pehlivan olursanız 0 kilometre bir TOG'un sahibi olacaksınız. Yerli ve milli aracın artı kemer var. Sahibi onu ve o altın kemerin de şu anda 1 milyon üzerinde değeri. Evet. Üzerindeki saf külçe altın var. Dolayısıyla Mustafa Taş buraya çok yaklaşmak istiyor. Dolayısıyla bu bir istikbal aslında kazandığı ve yağlı güreşin kazanımlarını da göz önünde bulundurduğumuzda CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde Orhan Okulu bu yıl hatırı sayılır bir kazanç elde etmiş de olabiliyor. Öyle değil mi Sayın Başkan? 2 defa şey elde etti biliyorsunuz. Orhan. Baş pehlivanlık. Şu ana kadarki şeylerde 2 baş pehlivanlık var. Finalleri de var. Var tabii. De var, evet. Kürsüleri de var. Evet. Muhakkak bir kazancı yani oldu. bunu bu anda koltuk altından beline girdi Kürşat Şefki Korkmaz. Yani bu söylediğimiz rakamları bir
15-20 yıl önce eğer telaffuz etseydik bize hayal derlerdi. Hayaller gerçek oldu. Şimdi sadece baş kazanımları. pehlivanlar özelinde bakmayın. Küçük boylarda, değil mi? Küçük boylarda güreşen pehlivanlarımıza ciddi katkılarımız oldu lig güreşleriyle. Onlar ödül ve yollukları, evet. Tabii ki diğer güreşlerde bu ödülleri göremiyorlardı. Bu yollukları alamıyorlardı. Lig güreşleriyle özellikle küçük boylara çok ciddi desteklerimiz oldu bu anlamda. Evet. Bu arada Kürşat Şevki Korkmaz Mustafa Taş'ı bastırdı. Puanlamaya doğru evrilir mi? Daha biraz ben erken kanaatindeyim. Şöyle bir 10 dakika daha bekleyip görmek gerekir. Ahmet Aksu'yu bileklerini almak üzere her meydana davetimi arz ediyorum. Yalnız da Kürşat bugün dişli rakip hakikaten Mustafa Taş için. Yani hemen hemen aynı jenerasyonun temsilcileri, ikisi de aynı yaş aralıklarında. Bir ya da 2 yaş. Biri büyüktür, biri küçüktür. yağlı güreş enteresan bir spor. Hiçbir sporda hiçbir seyirci son ana kadar, bakın sabahtan beri değil mi? Ben azalacağını bekliyordum ama bakın, daha çok çoğalmaya başladı. Gece oldu, akşam oldu, ışıklar yandı. Kimse yerinden kalkıp evine gitmedi. Şöyle bir öngörüm var. Bilmiyorum katılacak mısın değerli Bilal Öz büyüğüm. Yağlı güreş öyle bir spor dalı ki sonucu belli olmayan, belki de dünyada tek bir spor dalı. Çünkü yenerken yeniliyorsunuz, yenilirken de yenebiliyorsunuz. Yani birçok denklemi içinde barındırıyor. İzlenilebilirliği, popülaritesi, heyecanı sürekli kılan belki de doku bu mu? Kesinlikle. Yani mesela Kırkpınar güreşlerinde değil mi, Orhan Okulu Mehmet Yeşil'i yenerken yenildi. Yenmeye gayret ederken değil mi bir anda ayağa kaydı, yenildi yani. Orhan Okulu bir yıl önce Cengiz Han Şimşek'ten süpleks yedi ki bana sorsalardı 50 tane oyun söyle, ben o süpleksi atabileceğini, Kırkpınar'da atabileceğini Yani, öngöremezdim. Değil mi? Favori kim deseler Orhan Okulu derdiniz. Ama olay tersine döndü dediğiniz gibi. Bu arada tek daldı Mustafa Taş. Kaçırdı. Güzel güreş oluyor. Evet, yağlı güreşin izlenilebilirliği belki de bu kadar büyük, geniş kitlelere ulaşmış olmasının en büyük nedeni sonucu belli olmayan tek bir spor dalı. 120 kilo olabiliyorsunuz, rakibiniz 80 kilo ama Serhat Gökmen kalkıp İsmail Koç'u 130 kilo rakibini yenebiliyor. Evet. Yani birçok burada denklem söz konusu. Çok güçlü olabiliyorsunuz ama çok kondisyonlu bir rakibiniz sizi yenebiliyor. Çok kondisyonlu olabiliyorsunuz ama çok teknik bir Ali Gürbüz sizi yenebiliyor. Yani birçok Çolak Mümin değil mi tarihte? Evet. Yani Çolak'mış. Çolak Mümin, evet. Kısa Çolak, boylu. evet. Çolak ama tarihe adını yazdırmış. Ne kadar meziyetliymiş. Enteresan bir spor. Hergeleci İbrahim. Değil mi? Şu anda İsmail Balaban kadar bir ölçüsü varmış ama o zaman 140-150 kilo baş pehlivanları sırt aşağı yenmiş. Değil mi? Evet. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Amin. Amin. Onların sayesinde bugünlere kadar geldi Atasporumuz yağlı güreş. Bu arada dış kasnakta Mustafa Taş dizledi. Her iki baş pehlivan da güreş sanırım puanlamaya doğru yavaş yavaş evriliyor. Ödül Bu benim büyük, öngörüm. Recep Evet. Bey, ödül Evet. büyük. Yani pehlivanlar ödül almak için de canla başla mücadele ediyorlar. Onu seyrediyoruz, görüyoruz. Bu arada CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nin ilk sezonunda Atasporumuz güreş adına öncelikle, daha sonra belki ticari anlamda şöyle düşünmüş olabilir. Evet, yağlı güreş çok popüler, çok geniş yelpazesi var ama bu anlamda da yine ciddi anlamda ismini lige veren CV Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tarık Sarvan'a, Elmalı Güreşlerin altın kemerli güreş ağımıza ben şahsım adına, camiam adına gönülden teşekkür ediyorum. Bizleri bu ilk yılda yalnız bırakmadığı için. Katkısı hakikaten yadsınamaz. Ne olacağı belli değil gibi bakabilirdi bazıları. Birçok soru işaretleri barındırırken. Tabii ki, ama ileriyi gördü. Risk aldı. Risk aldı, ileriyi gördü. Zaten tüccar da nedir? Risk alandır değil mi? Tarık Bey iyi bir tüccar. Ama Atasporumuza yatırım yaptı. Atasporumuza yatırım yaptı. Tabii ki hem Atasporumuza kendine de yatırım yapmış oldu böylece bakarsanız. Bugün bilmeyen yok, adını duymayan yok. Tabii ki, evet. tabii ki. Özellikle Anadolu'da, Akdeniz'de. Ama tabii ki Sayın
Türkiye Gençler Güreşler Federasyonu Başkanımız İbrahim Türkiş'in de o koltukta üst akıl olarak oturmuş olmasını vermiş olduğu bir güven özgüveni de herkes hissediyor. Tarık Sarvan da hissediyor, Pehlivan da hissediyor. Şimdi İbrahim Türkiş Başkanımızdan yanlış bir şey gelmeyeceğini herkes biliyor zaten. Yani bir öngörüsü varsa. Şu anki kaygıyı söyleyeyim mi güreş kamuoyu tarafından? Söyleyeyim mi? Buyurun. Ya benden buraya kadar der diye korkuyorlar. Yok, onu dedirtmeyiz. Dedirtmez misiniz, demez mi? Öyle bir yapısı mı var? Dedirtmeyiz diyebilir. İnsanoğludur bu. Zaman zaman diyebilirsiniz. Ya çok zorluklarla karşılaştık. Karşılaşmadık değil. Belki dışarıdan bunlar hissedilmiyordur ama kendi içimizde yaşamadık bunları. Yaşamadık değil, gördük, nelerle karşılaştık. Ama açtık çok şükür. Aşılmayacak şeyler değil bunlar. Bence en zor merdivenleri çok hızlı çıktı ve bence o zorluklar artık geride kaldı. İşin sonuna doğru geldik diye düşünüyorum ben. Çok şeyi inşallah hallettik diye düşünüyorum. Yani. Sanırım bu da benim şahsi fikrim, öngörüm. Bu yıl Çalıştay ya da Kurultay'da böyle bu sancılı geçen sürecin meyvelerini alacağız. İnşallah. Ben öyle bekliyorum. İnşallah. İnşallah. Şimdi Sayın Başkan fedakar birisi. CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'ne, yağlı güreşe vermiş olduğu katkıyı kendi işine vermiş olsaydı 5 kat büyürdü, onu söyleyeyim. Eminim ki şu anda ekranlar başındaki güreş severler ondan Allah razı olsun diyorlardır. Hakikaten beraber çalışıyoruz, birlikte çalışıyoruz. Kendi işimizden daha fazla buraya zaman ayırır hale geldik. Ama niye? Evet. Bir üzerimize görev almışız. Bir hakkın yerine getirmek istiyoruz. Ama ben şunu gözlemledim. 36 yıldır bu camiadayım. Ahmet Taşçı'nın yanına ilk çırak olarak 1987 yılında geldim. Bu atasporumuza kim rahmani ve samimi olarak hizmet ediyorsa Rabbim onu ödüllendiriyor. Bir söz vardır biliyorsunuz. Niyet hayır, akıbet hayır. Niyetimiz bizim buradan bir kazancımız yok. Maddi olarak bir kazancımız yok. Tam da zaman kaybınız var. Kaybımız da var. Yani zaman baktığınızda zaman anlamında. Zaman demek sizin gibi iş adamlarının para demek. Dolayısıyla hani niyet hayır, akıbet hayır. Tıkandığımız yerde bunu söylüyoruz. Niyet hayır, akıbet hayır. İlla ki bir yerden bir kapı açılıyor. Evet. Bu arada değerli güreş severler artık puanlama anonsu geldi. Evet, baş pehlivanlar şu anda su ve bez molasında bulunacaklar. Kürşat Şevki Korkmaz Salih Dorum ustasının yanına gidiyor. MCM Özparlar Spor Kulübü'nün baş pehlivanı. Bu arada MCM Özparlar da kulüpler anlamında çok büyük destek veriyor. Ama bu ilk kulüpler bazında desteği 2000 yılında Beşiktaş Kulübü As Başkanı çok değerli büyüğüm Levent Erdoğan ilk atılımı o yapmıştı 2020 yılında. Dolayısıyla 23 yıl önce. Evet. 23 yılı çeyrek asıra dayanıyor neredeyse. Bu öngörüde bulunmak takdir gerektirmez mi? Çok takdir gerektirir. Hakikaten yani şimdi ciddi maddi anlamda değil mi? Külfet bakarsanız. Ama manevi hazzını alıyorlar. Bu da işin ayrı bir tarafı. Bu katkılarından dolayı ben kendilerine hakikaten çok teşekkür ederim. Dünya yağlı güreşinde ilk kulüpleşmenin imzasını atan 2000 yılında Levent Erdoğan Yağlı Güreş ve Spor Kulübü. Tıpkı 1903 yılında kurulan Beşiktaş Jimnastik Kulübü gibi. Yani tam anlamıyla ifade etmek istedim. Yanlış anlaşılmasın değil, güreş zaten severlere. Sayın Erdoğan da şeyde değil miydi? Beşiktaş Yönetim Kurulu evet, evet. Ve ilklerin kulübünden ilklerin başkanı olarak da yağlı güreşe kulüpler anlamında çok büyük bir atılım yaptı. O yıllarda biz şunu çok bekledik şahsım olarak değerli üstadım. Diğer Antalya'da, Ankara'da, Samsun'da, Ordu'da yağlı güreş kulüpleri kurulsun ve oradaki pehlivanlarla kışın kulüpler arası bir yağlı güreş organizasyonu düzenlensin. Yani tamamen kopmasın, sezonluktan çıksın, tüm yıla yayılsın diye. Ama maalesef Levent Erdoğan Yağlı Güreş Spor Kulübü'nden sonra bir kulüpleşmenin devamı gelmedi. Bundan korkuldu mu, çekinildi mi bilmiyorum ama yine tek başına bunun bayraktarlığını ve mihmandarlığını yaptı Sayın Levent Erdoğan değerli büyüğüm. Bugün bakıyoruz MCM Özparlar Spor Kulübü Başkanı Kürşat Korkmaz finalde. Dolayısıyla bunun önünü açma noktasında. Şimdi lig güreşleriyle zaten biliyorsunuz isim sponsorluğu getirdik. CV Enerji Yağlı Güreş Ligi ve tuttu. Evet. Şimdi bunu görenler farklı alternatiflere gireceklerdir. İşte kulüpleşme artacaktır.
değil mi? Baktığımızda pehlivanların sponsorlukları artmaya başladı. Beraberinde kulüpleşme gelecek. Hem kazanım artıyor hem de saygınlık artıyor Tabii beraberinde. Ki, tabii ki. Yükseliyor. Tabii ki. Bileşik kaplar teorisi gibi değil mi? Bir taraftan bastıkça O terimleri siz daha iyi biliyorsunuz. Ben bir İmam Hatip okumuş, İmam Hatip 4 terk biri olarak bu arada tek de aldı. Kaçırdı ama yağlı güreşin işte inceliği burada. Tam yakalamışken kaçırıyorsunuz. Avucunuzdan kaçtığında, ki geçen hafta Manisa Yunus Emre Yurt Dair Meydanı'nda daha son 32'de, son 16'ya kalmada Ali Gürbüz Serhat Balcı'ya neredeyse puanı veriyordu. Evet, ama oradan geri dönüş yaptı ve bir gün sonra baş pehlivanlığına uzandı. Evet. Yani yağlı güreş bu kadar enteresan bir çok enteresan spor dalı. Dolayısıyla yiğitlerimiz bazen elinden kaçırdığı fırsatı tekrar yakalayamayabiliyor ya da olumsuz durumda olan bir pehlivan inanarak güreştiğinde lehine çevirebiliyor. Yağlı güreş bu kadar farklı bir spor dalı değerli güreş severler. Kim icat ettiyse, kim bir noktaya getirdiyse hakikaten Allah razı olsun. Pehlivanların piri üstadı Hazreti Hamza Tır belli. Belli, evet değil mi? Ya ben küçüklüğümde rahmetli Cazgır Osman vardı. Mekanı cennet olsun, Osman Filiz. Evet. Osman Koca Sakal. O böyle Sakaryalı, evet. Salavatlama yaparken Sürtülü. tüylerim diken diken olurdu. Avrupa'yı sarayını titretti. Koca Arap dediğinde böyle hakikaten Koca Arap gözlerimin önünde canlanırdı. Böyle tüylerim diken diken olurdu. Hakikaten bizim kanımızda var bu. Bugün değerli yönetmenim ekranlara seyircilerimizi getirdi. İnanın hep bayanlar ve çocuklar vardı. Bu inanılmaz derecede bizi mutlu ediyor. Çünkü bizim genç neslimiz bu yiğitlerimizi, kahramanlarımızı, bizim gerçek kahramanlarımız bunlar. Tabii Çünkü ki. bunların ve bizlerin güreştiğimiz yıllarda bizim pehlivanların, bugüne kadar getirdikleri pehlivanların belli anlamda bir geleceğimiz yoktu. Aslında tek bizim birikimimiz cesaretimiz ve beden gücümüzdü. Bunları harmanlayarak bir istikbal kazanma uğruna çaylara çıktık. Evet. Yani evet. pehlivanları bu gözle izlemelerini, yiğitlik anlamında pehlivanları bu gözle değerlendirmeleri arzu ediyorum. Şimdi Recep'ciğim, Sayın Başkanımızın bir çalışması daha var. PS4 gibi, PS4'te oynanacak. Bu arada tek de aldı Kürşat Şevki Korkmaz. Dış kasnağa yöneldi Mustafa Taş. Kürşat Şevki Korkmaz mı, Mustafa Taş mı? Her an puan çıkabilir. Künde riskini alacak mı? Mustafa Taş paçayı bırakmıyor. Kürşat Şevki Korkmaz. Her an iki baş pehlivanda puan çıkartabilir değerli güreş severler. Mustafa Taş iki elini kavuracak mı? Şu anda her an tam hakimiyet söz konusu olabilir. Toparlanmak istiyor. Ayağını bırakmadı. Ayağa kalkacak mı? Belinde avantajlı Mustafa Taş. Tam hakimiyeti arıyor. Bakıyoruz. Hayır, bırakmadı. Devam diyor çayır hakemi. Evet, bir kez daha Olgay İnce devam diyor. Tam hakimiyet söz konusu değil diyor. Beline girdi, kavradı, bastırdı, bloke etti ve Mustafa Taş 16.'sı düzenlenen İstanbul Şile Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin baş pehlivanı oluyor. Geçen yılda baş pehlivandı, 2 yıl üst üste baş pehlivanlığa uzandı Mustafa Taş. Bir kez daha tekrarını izliyorsunuz. Değerli güreş severler, bakın tam burada kaçırmışken bir anda kavramış ellerini Mustafa Taş. Az önceki pozisyonda da puanım var dedi. Birazdan evet, Mustafa Taş biraz daha geriden alabiliriz değerli yönetmenim. Biraz daha geriden. Daha bu noktaya gelmeden önce künde pozisyonundaydı. Biraz daha geriden alabiliriz. Birazdan madalya seremonisi ve kapanışta veda edeceğiz. Biraz daha geriden, bayağı geriden değerli yönetmenim. Tek daldığında başladı orada. Ve buraya kadar sürüklendiği mücadele. Bir tarafta Kürşat Şevki Korkmaz, diğer tarafta Mustafa Taş. İşte burada tam hakimiyet söz konusu değil. Kol bastı yapmak istedi. Beline girdi, kavradı. Tam hakimiyet söz konusu değil. Eskiden olmuş olsaydı 3 noktada zaten baş pehlivanlığı ilan ediliyordu ama Mustafa Taş burada bir hata yaptı. Tam hakimiyet
söz konusu değil. Hakem düdüğü çalması gerekiyordu. Ve devam ettirdi. İşte burada 2.50 kavradığında Kürşat Sepki Korkmaz artık mağlubiyeti kabul etti. Arka arkaya alınan puan ekranlara geliyor değerli güreş severler. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böceği pehlivanı. Yine bu numarada Şile Yağla Pehlivan Güreşi. Hocaş geçen yılda baş pehlivan olmuştu. Bu yıl Evet. baş pehlivan. Eğer önümüzdeki yıl ya da son Ama 3 işte yılda bu yıldan başlatıyorlar diye biliyorum. ben geçen yıl anonsunu yapılmıştı. Öyle mi? Evet, geçen yıl anonsu O zaman yapılmıştı. seneye alırsa Mustafa. Evet. Ya da bir dahaki seneye alırsa, seneye yenilirse yani böyle bir şans söz konusu. Evet, podyuma çıkıyorlar. Sayın İbrahim Türküş'ün farklı bir tarafından kalmıştık. Adresyonumuzu devam ederken buyurun. PlayStation oyunu tarzında bir oyun yazılım. Bu da çocuklarımıza ve gençlerimize aşılamak. Tabii ki yağlı güreş aşılamak. Ve pehlivanlarımız da buradan şey almasını sağlamak. Kazanç Bir feyiz elde alsınlar. etmesini. Tabii ki, Ha, kazanç maddi elde. noktada. Tabii Ha, ki, çocuklarımızın feyiz alma telif noktasında hakkı. bir de telif hakkı. hakkı var ya. Yani öyle bir projesi var. Gecesini gündüzüne güreşe veriyor Sayın Başkan. Vallahi camiamız adına bir kez daha teşekkür ederiz. İşte bakın son anda o elini bırakmış olmasını pahalı ödeyebilirdi Mustafa Taş. Çünkü mücadele düdükle başlar. Düdükle biter. Mücadeleyi yöneten çayır hakemine itaat etmesi gerekiyor. Müsabaka özelinde. Çayır hakemine tabi çünkü. İşte Ali Gürbüz'de, Hüseyin Gümüşalan'da üçüncüler. Şile Yağla Pehlivan Güreşleri Tertip Komite Başkanımız. Şile'yi sanatın, sporu ve sporcunun başkenti haline getiren İstanbul'un parlayan yıldızı, mega yıldızı, Şile'mizin devletli yeni mimarı, Şile Belediye Başkanımız Sayın İlhan Ocaklı. Yine Ataspor'u çok seven, çok kıymetli... Sen özellikle değerli Bilal Özbüyüm organizasyonları yakından takip ediyorsun. Bunu bugün sormadım. Bir kez daha sormak isterim. Nasıl buldun? Saha dizaynını, tribünleri, çimleri, sahada görevi olmayanların dışında, alan olmayanların dışında kimse yoktu. Şimdi saha düzeni çok güzel. Bir standart oturdu artık. Oturdu. Tribünlerde ilgi çok iyi. Sıkıntı yaşamadık. Gayet güzeldi organizasyon. Alanın dışındaki ihtiyaçları giderecek şeyler de hazırlanmış. Onlar çok hoş. Onlar önem arz ediyor. Evet. Yunt Dağı'nda muazzamdı değil mi? Yunt Dağı'nda bir kere yağlanma yerleri bile çok güzel yapılmıştı. Aşama hakikaten Pehlivanların dinlenme alanları çok güzeldi. Protokol alanının dışında localar vardı. Locaya çıkıp seyredebiliyorsunuz. Yani bu yağlı güreşte bir ilk. Evet. Hangi kanaldan izliyordunuz? Mehmetçiğim ben orada hangi kanala çıktı? VIP'de. Nasıl? VIP odasında hangi tek kanala çıktı televizyonda? Ona dikkat etmediniz mi? Evet. Gitmedim. Ben bir sefer dikkat ettim. Baktım Kozatı var. Kumandayı aldım sakladım kimsenin bulamayacağı yerde o kalsın dedi. Hakikaten çok Mehmet Çerçi Başkanımız çok büyük emek sarf etmiş. Çok güzel tesis yapmış. Etrafında mesire alanlarının olması çok hoş. Güzel bir tesis olmuş.